Numella, Biblia'nın kırmızı ipi. Ön söz. Dünyada hangi kağıdı en çok okuyorlar? En çok dile hangi kağıt çevrildi? İki soruşa da cevap 1. Biblia. Hangisine tadirler ayos yazılar. Biblia Allah'ın kağıdıdır, hem onun insanlara danışmasıdır. Ona girer 66 ayrı kağıt. Hangilerini 1000 yıldan ziyade boyunca yazmış türlü avtorlar. Biblia'nın ilk payına eski bağlantı denilir. Onu başladılar yazma 15. asırda Hristos'un doğmasından ileri. Biblia'nın ikinci payı yazıldı Hristos'un doğmasından sonra 1. asırda. Eski bağlantıya girer 39 kağıt. Onların ta çoğu yazılı evvelki çifit dilinde, bir kısmı da Aramey dilinde. Biblia'nın bu payı sayılır Yahudeylerin Ayos yazısı. Yeni bağlantı oluşur 27 kağıttan evvelki Urum dilinden. Hristiyanlara hem Mesiha'ya inanan çiftlere dini, bütün Biblia eski hem yeni bağlantı sayılır Ayoslu kağıt. Biblia'nın kırmızı ipi kağıdının niyeti, gösterme Biblia kağıtlarının şaştırıcı uygunluğunu hem Biblia'nın baş haberini bütün insan dünyasına. Biblia söyler her bir işi yaradan kudretli için, diveç Allah için. Hangisi her bir insanı sever. O anladır 300'de olan baba, oğul hem ayozduh üçlü Allah için. Eski bağlantı İsrail halkının istorisi aracılığından anladır insanları günahlardan kurtarma Allah'ın niyeti için. Eski bağlantının baş haberi Mesiha'nın gelmesine adamak. Hangisi insan dünyasının günahını üstüne alacak da Allah'ın hem insanların arasında bozulmuş bağlantıyı yeniden düzecek. Yeni bağlantı anladır nice bu adamaklar tamamlandı İsus Hristos'da. Fin nasalçısı hem Biblia yorumcusu Leif Numella bütün dünyada bilinir hem sevilir. Ayrıca Skandinavya memleketlerinde. İlk baştan Biblia'nın kırmızı ipi kağıdı yazıldı Fin dilinde. O çevrildi artık çok Gündoğusu Avrupa dillerine hem hazırlanırlar başka dillere çevirilerde. Rus dilinden Gagauzca'ya çevrilen tekste baştan başa yapıldı redaksiya. O karşılaştırıldı Fin orijinalından. Biblia'dan kullanılan sitatalar alındı Gagauz diline çevrilmiş yeni bağlantının kağıtlarından hem eski bağlantının yaratılış kağıdından. Biblia'nın başka kağıtlarından kaynaklar hazırlandılar hesaba alarak orijinal çifit tekstlerini. Umutlanırız, hani bu kağıt meraklı olacak Gagauz okuyucusuna da açacak ona Biblia'nın şaşılacak dünyasını. Giriş, Birleşik Biblia. On, 9, 8, 7, 6, motor. Telestudiyada operatör sayardı bana sekundaları canlı kol verime kadar. Birazdan sonra ben teolog olarak lazımdı deneyim koruma Biblia'da aile bakışını. Ben oturdum kendi yerime diskusyaya başka katılanların arasına. Kol verimin götürücüsü döndü bir başka teologa da sordu. Biblia aile için bize nasıl anlayış verir? Cevap şaşılacaktı. Orada ne olursa var. Çok karıyla evlenmek, hayırsızlık. Bu teolog bulmamış Biblia'da aile için bir görüş. O sadece görmüş türlü praktikaları. Açan diskusiya ilerledi. Ben nişanladım ona hani o Biblia'yı sorumsuz kullanır. Ne var ne yapma? Var mı Biblia'da ne soysa bir öğretmek? O sadece anlatmaların hem nasihatların sırasız toplumu mu? Kilisenin bütün historiası vakitinde teologlar hem Biblia'yı sıradan okuyanlar bulardılar bu çeşitlikte birlik, nice literatura öyle içindeki birliğini de. Bulmadığını onu lazım olacak çalışma ama ayın açık belli hani o var. Bu kağıtta biz Biblia'da gezi yapacağız, onun ilk bölümünden bitkisine adın. Biz göreceğiz nice Allah'ın kurtarmak niyeti hangisi sonda gerçeklendi İsus Hristos'da bütün Biblia'nın merkezidir hem kırmızı ipidir. Hristos bütün Biblia'nın merkezidir. Evangeliyada Luka'dan 24. bölümünde anlatılır meraklı hem önemli oluş için hangisi bağlı Biblia birliğine. Hristos'un Stavros'da ölümünden hem gömülmesinden sonra iki öğrenici bile giderdiler Emaus köyüne.
Yolca onlara yanlaşır dirilmiş Hristos. Niçinse bu insanlar tanımıyorlar Hristos'u. Laf ederken onlar şaşırlar, hani bu yabancı bilmiyor niye soy çirkin işler değil çoktan oldu Yerusalim'de. Öğreniciler kırık yürekli. Onlar sanardı hani İsus eski bağlantıda adanmış Mesih'ydi. Şimdi ise o Stavros'da öldü da gömüldü. Hem de vardı bir dolaşıklık öğrenicilerden, kimi karılar gittiler İsus'un mezarına da buldular onu boş. Şimdiye kadar Hristos sabırlı seslerdi bu insanlara. Şimdi o mana bulur. Ne fikirsizsiniz siz, cevap etti İsus. Ne zor inanırsınız prorokların söylediklerini. Düşmer mi Hristos böyle ziyetlensin, sonra metinine yetişsin. Sonra başladı Moisey'den hem hepsi proroklardan anlatma ne yazılı onun için Ayos yazılarda. Evangelya Luka'dan 24. baş 25-27. yer. İsus'un laflarında var nice dargınlık duyma. Öğreniciler lazımdı çoktan artık anlasınlar, hani bütün Biblia Hristos için anladır. Yazık. Bugün de onun öğrenicilerinden çoğu bunu anlamıyorlar. Biblia'nın merkezi İsus Hristos, hem de o neyi Allah onda hem onun aracılığıyla yaptı insanı kurtarmak için. Kilisenin babası Avgustin hep bu fikri gösterdi ölümsüz laflarda. Yeni bağlantı eskide saklı, eski bağlantı yeni de açık. Allah'ın adanmış hem gerçeklenmiş kurtarmak istoriyası başlar Biblia'nın ilk bölümünde. Onun son olayları ise yazdırılır Biblia'nın bitki kağıdında Apokalipsis'te. Bu ikisinin arasında hepsi kağıtlarda nasılsa hem neyse bakıştan açıklanır Allah'ın kurtarmak yaptığı. Allah'ın adanmış hem gerçeklenmiş kurtarmak istoriyası başlar Biblia'nın ilk bölümünde. Onun son olayları ise yazdırılır Biblia'nın bitki kağıdında Apokalipsis'te. Bu ikisinin arasında hepsi kağıtlarda nasılsa hem neyse bakıştan açıklanır Allah'ın kurtarmak yaptığı. İsus'un çok süreti. Hani yeni bağlantıda 4 evangelya var, rastgele değil. Ta sayı yeterli olmayacaktı. Gösterme bize Hristos'un birleşik ama her taraflı kimlik hem yaşamak resmini. 4 evangelyadan kare hep öyle lazım apostolların yaptıkları, apostolların kağıtları hem Apokalipsis. Sade o zaman biz kabul edeceğiz Hristos için o bilgiyi hem hakikati. Hangisini isterdi verme bize Allah. Ama ne var bizde eski bağlantıda? Orada sefte doğrudan gösterilir Mesih İsus'un gelmesi, kimliği hem yaptıkları. Allah adadı yollama bize Mesih'i. Halizden o gene adır hani kendi gelecek kurtarma dini kendi halkını. Eski bağlantıda da Hristos'un sayısız ilk suretleri var. Böyle diyelim şüphesiz sayılır Moisey, İsus Navin hem David. Simbol gibi Mesih'e gösterilen eski bağlantının da kimi oluşlarında. Diyelim çıkışta. Başka laflarla İsrail halkını Mısır'da esirlikten kurtarmakta. Açan susuz yanmış İsrailliler kabul ettiler çoğu yerde kayadan su. Hem açan onlar kabul ederdiler mannayı göklerden çöl yerde gezmek vakitinde. Bu hem çok başka oluşlar ileriden haberlerdiler Mesih'in gelmesini. Eski bağlantının kurbanları hep prorokluk olaylar. Eski bağlantıda yüzlerle bin hayvan kurbanı kuşkulandırırlar ona hani insanın günahlarını affetmek için lazım kurban. Açan İsus gelir, o getirir son kurbanı. Onun kurban vermesinden sonra hiç değil lazım başka kurban. Bundan kare, yeni bağlantıda Hristos kendi kendine kullanır böyle kaliteleri hem adları, angları eski bağlantıda sadece Allah'a kendisine verilir. Açan Allah eski bağlantıda söyler kendisi için, nice İsraillilerin çobanı için, Hristos yeni bağlantıda da söyler, ben cömert güdücüyüm. İstoryada Allah'ın adresi. Mesih için prorokluklar benzerler adrese. İnsanın adresi anladır nerede o yaşar da böyle ayırır bu yeri hepsi başka yerlerden. Memleket hem kasaba gösterirler konkret bir memleketi hem mutlak bu kasabayı
bakarak hepsi başka memleketlere hem kasabalara. Sokağın adı ayırır bu yeri hepsi başka sokaklardan. Evin numara da gösterir hangi ev için laf gider. Hesaba alarak hepsi başka evleri bu sokakta. Eklersek ta kableden insanın labını ya da kurumun adını, onlar ayrılacaklar hepsi başka kabledenlerden. Sonda biz var nice kabledenin adını yazalım, da ayrılım onu hepsi başka insanlardan. Hani yaşarlar bu adrese göre. Bu takım poçta yetişecek kime lazım? Hep bu takım Biblia'da Allah yazdı Mesiha'nın adresini hem adını. O Eva'nın evladı hem Avraam'ın evladı. Da bu onu ayırır hepsi başka evlatlardan. David soyundan ayırır onu başka soylardan. Vifleyem ayırır onun doğma yerini hepsi başka önemli kasabalardan. Hep böyle İstoryada yaşardı sadece bir insan, hani tamamladı eski bağlantının Mesih için hepsi prorokluklarını. Biz gidersek bu adrese göre, hani yazılı bütün eski bağlantıda, biz geleceğiz sadece bir kimle? İsus Hristos'a. Eski bağlantıda hep öyle var adamaklar, hani daha tamamlanmadılar. Çok böyle var yeni bağlantıda da. Açan biz inanırız Hristos'a nice dünya kurtarıcısına, biz inanırız, hani o tamamladı hepsi adamakları, bağlı onun ilk gelmesine. Ama biz hep öyle inanırız, hani o da tamamlayacak hepsi adamakları, bağlı onun ikinci gelmesine. Şimdi biz uçarız, daha sonra sen gezebileceksin. Bu kağıtta biz yapacağız hızlı gezi Biblia'da. Biz sansın uçacağız yaratılış kağıdından Apokalipsis'e kadar. Yolca biz durgunacağız öğrenme deni örnekleri nice Biblia kendi türlü kağıtlarında Hristos için söyler. Bu takım biz deneyeceğiz çözme ne için Yesus anladardı kendi öğrenicilerine Emmaus'a giderken. Biz araştırmayacağız Hristos'un kimliği hem yaptıkları için, biz hiç bakmayacağız hepsi böyle ayrıntıları bir ayrı kağıttan. Burada toplu kimi örnekler, nice biz okuyabiliriz, Biblia'yı hem arayabiliriz onda teonu, ne açıklar Yesus Hristos'un kimliğini hem onun yaptıklarını. Bu kağıtta biz uçacağız, Biblia'nın içinden geçerek ama birazdan sonra sen mutlak lazım olacak yavaş geçersin ondan durgunarak yolda. Toplama deni ne kadar daha çok o çiçeklerden, angılarına biz şimdi yetiştiremeyeceğiz durgunma, hani ki mayıl olma onlara. Bu kağıt sana ihlam verebilirse, kendin arayarsın da bularsın Hristos'u Biblia'nın her bir sayfasında, o kendi davasını tamamlayacak. Kurtarmak istoryasının planı. Biz isterken araştırma eski bağlantının Mesih için prorokluklarını, önemli kurtarmak istoryasının gidimini genelden bilelim. Ne kadar daha iyi okuyucu bilecek bu istoryayı, o kadar daha çok o eski bağlantının oluşlarından öğrenebilecek. Okuyucu lazım bilsin hangi vakit için anladır okuduğu kağıt. Laf giderse prorok kağıdı için önemli bilme hangi istorya ortamında bu prorok çalışardı, hem kime o nasihat ederdi. Biblia'nın kağıtları yerleştirilmemiş kronolojiyaya göre. Bu kağıtlardan da değil hepsi oluşlar her zaman kronolojiyaya göre açıklanırlar. Ama onlar yerleştirildi önem sırasında. Kurtarmak istoryası sıkı bağlı İsrail halkı istoryasının. Gene de biz lazım bilelim İsrail'in istoryasını bütünden. Eski bağlantıyı okuma hem anlama dini. Adetçe yeter Biblia okuyucusu bilsin eski bağlantının istoryasından baş yerleri. Ben açıklayacağım onları sonraki bölümde. Yaratılıştan çıkışa kadar. Biblia çekilir anlatmadan nice Allah bütün dünyayı, insanları hem hepsi olanı kurdu. Tezde bundan sonra istoryada günah oldu. O insanları değiştirdi de bütün yaratılmışı günah etkisine attı. Bundan sonra birden Allah Mesih için ilk adamasını söyledi. İnsanlar hep daha ileri uzaklaşmak yolundan giderdi. O zaman Allah kararladı onları potopla yok etsin. Ondan kurtarıldı sadece Noy hem onun yakınları. Kurtarmak istoryasında başka bir önemli adımdı yaklaşık 2000 yılda
Hristos'un doğmasından ileri Avram'ın çağrılması. Avram kabilette 3 adamak. O lazımdı büyük halk olsun, lazımdı toprak kabul etsin, hem toprağın hepsi soylarına iyilik çöşmesi olsun. İlk adamak tamamlandı pek zor şartlarda Mısır'da esirlik vakitinde. İsrailoğulları 400 yıldan ziyade Mısır'da bulunarken onlar halk oldu. Sonra Allah kurtarmak historiasında büyük şaşılacak iş yaptı. Kurtarıp halkı esirlikten. Bu baş oluşa kurtarmak historiasında çıkış denilir. Allah'ın kuvvetinden İsrail Mısır'dan çıktı. Bunun için anladılar çıkış kağıdında. Hangisi Rumca hem Latince adlanır Exodus. Çöl yerden padişahlığa kadar. Mısır'dan kurtulmaktan sonra İsrail'in çölde uzun yolu başladı. Bunun için çıkış kağıdından 2. zakonluk kağıdına kadar anladılar. Gezi zamanında Allah verdi kendi halkına, kendi zakonunu da öğretti onları Allah'a hizmetin doğru sırasına. Hangisinde en önemli yer kaplardı kurban getirmekler. Niyet ondadı, hani Mısır'dan kurtulan evlat boyu görsün Allah'ın Avram'a 2. adamasının tamamlanmasını. Onlar lazımdı kabul etsinler adanmış toprağa, ama halk seslemerdiğini, bu olmadı. Mısır'dan çıkan evlat boyu girmedi adanılmış toprağa. Halk zorla gezerdi çöl yerde 40 yıl boyunca. Sadece bundan sonra İsus Navin önderliğinin halk çorbacı oldu adanmış toprağa. Bunun için anladır İsus Navin'in kağıdı. Devleti zapt etmekten sonra insanlar çok vakit yaşardılar davacıların rahatsız zamanında. Hangisini yazdırır sudyalar kağıdı. Sonraki bir büyük adımdı İsrail'in padişahını ayırmak. İlk padişahın adıydı Saul. Ondan sonra geldiler David hem Salomon. David kabul etti Allah'tan adamak, hani İsrail'in tronunda her zaman onun evladları olacaklar. David'in hem Salomon'un vakitlerinde İsrail'in halkı çok bereketli yaşamaya yetişti. Bitkiye İsrail halk oldu. Kendi toprağı vardı. Salomon'un vakitinde da Ayos binada düzüldü. Bu oldu yakın 1000. yılda Hristos'un doğmasından ileri. Halkı bölmekten esirliğe alınca. Salomon'un padişahlığından sonra iç kavgalar beterine 931. yılda Hristos'un doğmasından ileri İsrail'in halkı bölündü Poyraz padişahlığına İsrail'e ön sensele, hem Ülen padişahlığına Yahudiye'ye 2. sensele. Bu bir büyük katastrofaydı. Şimdi halk kesinlikle ayrıldıydı. Poyraz'da o saat başladı Allah'tan uzaklaşmak hem idollara baş eğiltmek. Bu betere 200 yıldan sonra İsrail yok oldu. Açan 722. yılda Hristos'un doğmasından ileri devleti Asiryalı cenk maşinası zapt etti. Yahudiye kabul etti yakın 150 yıla kadar yek vakit. Ama Poyraz padişahlığın yeceli hiçbir şeye insanları öğretmedi. 586. yılda Hristos'un doğmasından ileri Ülen padişahlığını da zapt etti Vavilonlular. Böylece gitti esirlik vakiti. Bu zaman İsrail'in halkında ne kendi toprağı, ne Ayos binası vardı. İnsanlar da dağınık kovulmuş gibi yaşardılar yabancı devlet kuvveti altında. Biblia'da bu oluşlar için anladılar padişahların kağıtlarında hem kronikalar kağıtlarında. Kronikalar kağıtları adamdan Kir padişahına kadar historianın kısadan anlatmasıdır. Onlar ayrı açıklarlar David padişahından Kir padişahına kadar vakiti hem 538. yılda Hristos'un doğmasından ileri verilen Ayos binayı yeniden düzmek için izinini. Halkın yabancı memleketten geri dönmesi hem İsus'un doğması. Halkı esirliğe götürmekten biraz ileri başladı proroklar zamanı. Allah yollardı kendi halkına habercileri, onun sözünü anlatsınlar deyini. Diyelim, esirliğe kadar nasihat ederdi proroklar Oziya, Poyraz padişahlığında İsrail'de, hem de İsaiya, hem Yeremya, Ülen padişahlığında Yahudiye'de. Yeremya kendisi esirliğe düşmedi ama o kendi dübüdüz İkık memleketinde kalan küçük bir insan bölüğü arasındaydı. Esirlikte insan arasında çalışardı Allah'ın prorokları Yezekil hem Daniel. Angıların nasihatını okuyabiliriz onların kağıtlarında eski bağlantıda. Persiya padişahı Kir
kurtardı İsrail'in halkını esirlikten da 538. yılda Hristos'un doğmasından ileri izin verdi insanlara dönsünler eve, kendi memleketine. Yıkılmış Ayos binayı kaldırmadığını. Dönmekten sonra bu işi önderlerdi Yudea'nın vekili Zorovavel hem başpapaz İsus. Bu çalışmaya Agey hem Zaharya prorokların nasihatları yardım ederdi. Gelen yüzyıla Yezdra hem Nehemya önderliğinden Yerusalim hem onun taş duvarları yeniden kaldırıldıydı. Bunlar için anladır onların kağıtları Biblia'da. Hep o vakit çalışardı prorok Malahya, kimin kağıdı eski bağlantıda bitki bulunur. Açan eski bağlantının bitki proroku sustu, İsrail'in historiasında 400 yıllık sessizlik zamanı oldu. Kurtarmak historiası bakışından dünya sansın suskunlukta hazırlanardı Mesiha'nın İsus'un doğmasına. Onda çok taraflı hem türlü biçimde tamamlandı eski bağlantının Mesih için proroklukları. İsus'tan bizim vakitimize kadar. İsus Hristos'un yaşamasından, ölümünden hem dirilmesinden sonra doğdu Hristiyan Kilisesi. Yeni bağlantının Allah halkı, hangisi yaşar dünyada artık yakın 2000 yıl. İnancı olarak biz de bu halkın payı olduk. Bugünkü kilise bekler Allah'ın kurtarmak historiasının son büyük oluşunu, İsus Mesih'in göklerden ikinci gelmesini, dirilere hem ölülere dava kesmediğini, nice biz her pazar inan simvolunda açık söyleriz. Haliz mi, olsa masal mı? Biblia historiasına var nice iki türlü bakma. Bir bakış, historiada doğru hem aslı sayma sadece Biblia'dan kara başka kaynaklarda da söylenildiği oluşları. Elbet ki Biblia'da var çok böyle oluş. Bu bakışa göre daha ileri sayardılar hani Biblia'da andırılma hediyeler hiçbir zamanda yokmuşlar. Çünkü onlar için söylenilmeyen başka historia kaynaklarında. Sonra arkeologlar kazı yaparken ansızdan buldular hediyeler bibliotekası yıkıklarını. Bundan sonra da insanlar hep o temelde ta söyleyebilirler böyle bir şey Biblia'nın başka oluşları için. Biblia'dan kara bunun için söylenilmeyen hiçbir başka kaynakta. Böyle çıkışlar yapılır, Biblia'ya inan yoksa. Bu problemaya başka bakış bu takımdır. Başka kaynaklarda Biblia'da yazılmışların halizli kar görünmese de biz inanırız bunlara çünkü böyle söyler Biblia. Biblia'ya böyle inan bakışı daha bir zaman ayıp olmadı. Başka laflarla makar ki çok yerlerde cevap bulunmadığı soruşlarımız kalır. Ta hiçbir zaman bitkiyadan inandırılmadığı Biblia'nın yanlışlığı bir belli historia oluşunda. Hepsi yaratılıştan başladı. Çünkü var Allah, hani bütün yaşamanın yaratıcısıdır. Biz var nice düşünelim, hani o kendi yarattığı insanlarına ister neyse açıklama kendisi için fasıl olacaktı. Allah istemeydi bağlı olma kendi yarattığı insanlarından. Dahalizden Allah türlü açardı kendisini insanlara. İlk o açtı kendisini yaratılışta. Ayrı bir kletkanın görünülmez yapısından kosmosunun bilinmez enginliklerine kadar bütün yaratılmış kendi yaratıcısı için söyler. Nice de ince zanaat yaratması resimcisiz olmaz ya da yapı düzücüsüz olmaz. Yaratım yaratıcısız olmaz. Dünya yoktu nice yaratsın kendi kendisini da düşsün onun böyle özel tertipini. Yaratıcılığı anlayabilir hem başka insanlarla sözleşen insanı hiç de. Böyle yazır psalmacı da. Gökler Allah'ın şanını haberlerler. Hem onun yerlerinin işleri için gök kübeyi anladır. Gün güne söz verir hem gece geceye bilgi açır. Onların sesi işitilmediği değil, hem anlaşılmaz konuşma yoktur. Bütün dünyada işitilir onların sesi, hem dünyanın sınırlarına kadar onların lafları. Her yerde dünyada biz natura kağıdını okuyabiliriz. O dünyanın hepsi insanlarına anlatır, hani var kudretli yaratıcı. Yaratım kendi yaratıcısı için anlatır.
Biblia büyük laflardan başlar. İlk baştan Allah yarattı gökü hem yeri. Biblia'nın çeketmesinde bu fikri inandırma denemekler yok. Bize bunun için sadece haber verilir. Allah sadece söyler insanlara hani o dünya yaratıcısıdır. Onun var olmasının sebebi odur. Gene de Biblia'ya göre Allah'ın var olması belli bir gerçektir. Apostol Pavle yazarken Roma'da Hristiyanlara angılarından o yoktur buluştu, şaşılıcı gerginlikle söyler hani gökten Allah'ın öfkesi açılır insanların her bir Allahsızlığına hem haksızlığına. Angıları kendi kötülüklerinden aslılığı bastırırlar. Çünkü ne var nice bilme Allah için onlara açık. Zira kendi Allah onlara açtı. Allah'ın görümsüzlüğü, onun sonsuz kuvveti hem Allah'lığı. Açık görünür dünyanın kurulmasından, zira bunlar açılır onun yaratılmış işlerinden. Öyle ki onlar cevapsız kalır. Onlar Allah'ı tanıyırlar. Ama nice düşer metinlemediler hem şükür etmediler ona. Verildiler boş düşünmeklere da onun için onların anlama süreklerine karanlık bastı. Sayarak kendilerini arif, akılsız oldular. Dünya yaratışlığından var nice görme de anlama hani Allah var. Biblia başlar anlatmadan hani Allah bütün dünyayı kurdu. Onu öğrenirken anlarız hani Allah var. Bu bilgi Allah'ın var olması için var insanda. O yok edilmez bulunur onun canının dibinde. İnsan var nice denesin inkar etme Allah için kendi bilgisini. Ama bu getirecek sadece ona hani aslılık yerine miflere hem legendalara inanacak. Pavle ilerleder şimdi hemen anılmış Romalılara kağıdında. Ölümsüz Allah'ı metinlemek yerine idollara döndüler. Angıları benzerler ölümlü insanlara, kuşlara, dört bacıklı hayvanlara hem sürünenlere. Onuştan Allah onları bıraktı, yüreklerinin havezlerinden mındarlansınlar ki birbirlerinin güydelerini aşağılatsınlar. Onlar Allah'ın aslılığını yalana değiştirdiler. Yaratıcının yerine yaratılmış işlere hizmet ettiler hem bağış ettiler. Allah'a metinlik devecek kadar. Amin. Yaratılış nedir? Bundan hani Allah kurdu dünyayı çok önemli sonuç çıkışır. İlk, biliriz kime şükür edebiliriz yaşamamızda olan hepsi iyilikler için. Değil lazım çalalım, sağ ol yaşamak adressiz. Biz var nice şükür edelim Allah'a. Yaşamak Allah'ın bağışışıdır. İkinci, her bir insanın yaşamasında mana var. Kimseyi doğmadı rastgele ya da yanlış. Bir 16 yaşında kız anlattı hani bir kere açan 8 yaşındaymış anası kızmış ona. Anası bağırmış. Yok ol sen yanlışlıksın seni baştan hiçbiri istemerdi. Oturduğumuz grupada ağır susuntu oldu. O zaman ben söyledim. Gene de var ki o kim isterdi sen olasın. Buna kız doğrudan cevap etti. Ne de olsa değil benim babam çünkü o da anam gibi düşünerdi. Ben ilerlettim. Ben baban için düşünmedim. Allah için düşündüm. Allah isterdi sen duasın. Senin var olman buna inandırmaktır. Her biri var nice şüphesiz bilsin. Hani Allah ister o olsun çünkü başka türlü o doğmayıcıydı. Yaratım olarak bizim gibi yok biri. Hem biz önemliyiz. Yaşamak bağışıştır. Hem onun var manası. Çünkü Allah onu yarattı da verdi bize. Hepsini ne yarattı Allah? Aslıdan iyidir. O insanı kendisine benzer yarattı sevmek için hem kendisinden bağlantıda bulunmak için. Günaha girmekten sonra bizde hep o kadar var Allah'ın sureti. Niçin ki biz insanız. Biz insan olmaya vazgeçmedik. Ama bizim günahlarımız beterine bizde yok Allah'ın sureti. Bu bakıştan suret bozulmuş. O yenilenir sadece o zaman açan biz inan aracılığıyla Hristos'da bulunuruz. Adam hem karı. Allah yarattı insanı kendisine benzer. Kendi simasına göre o yarattı adamı hem karıyı. Yaratılış 1. baş 27. yer. Seksuallık iyiliktir. Makar ki dolayımızda görürüz o kadar çok bozuk seksuallık, hayırsızlık hem sevgi kıtlığını. Seksuallık Allah'ın bize bağışışıdır.
Bize verildiği karı koca arasında sevinme bu bağışışa. Bunu olmaz unutalım. Ta günaha girince yapılan çalışmak hep Allah'tan bağışıştır. Nice de araştırmak, bilim, çıkartmak, hep böyle bizim dünyamız yaratılmış onu araştırmaya da zevk almağından. Allah yerleştirdiği insanı Eden bahçesine işlesin hem korusun onu diyeni. Değil lazım unutalım bitkincisini. Natura bozmak için yaratılmadı. Böyle asketlik, hangısına göre insanlar zap ederler yemekten zevk almasını, hem hangisi seksualliği ayıp sayır ya da yaşamaktan zevk almaya hepten mana bulur. Biblia'ya hem yaratılışa karşı giden bir bakıştır. Hepsi yaratılıştan başlar. Yaratılış o ilk neye üretir bizi Biblia. Bundan sonra yaratılış nişanlanır Biblia'da her yerde. Bütün kiyatta sonuna kadar. Diyelim, yaratılış için söylerler Biblia'nın şu fragmentleri. 8. 18. 28. 103. 138. hem 148. psalmalar. Yov'un kağıdı 12. baş 7. hem 10. yerler, 38. başı Yov'un kağıdında, apostolların yaptıkları kağıdında 17. baş 24. yer, Çıfıtlara kağıt 1. baş, Apokalipsis kağıdı 4. baş 11. yer hem başka yerler. Biblia'da anlatılan Allah'ın dünyada çalışması için hepsi başka işler temelinde yaratılıştır. Çünkü Allah dünyanın yaratıcısı, o şaşılacak işleri yapabilir. Hem insan historiasının gidimine karışabilir, ne o gene hem gene yapardı kurtarmak historiasında. İsus, Biblia'nın çekitmesinde, Biblia'nın ilk lafları ilk baştan. Biblia çiftçasında, Bereşit, bu eski çift lafı iki paydan düzüldü. B. Neyandasa, ne içinse, hem reşit, başlantı, ilk uşak, baş. Apostol Pavel görür, hani Hristos Biblia'nın ilk peyetin bu ilk lafında artık açık var. Kolosululara kiyatta Pavle yazır Hristos için. Odur görünmeyen Allah'ın görünmesi, ilk doğulmuş. O üstündür hepsi yaratılanlardan. Zira onun aracılığıyla yaratıldı hepsi. Ne gökte hem ne yerde var. Hepsi ne görünür hem ne görünmür. Zaplıklar, çorbacılıklar, kullanıcılar hem zabit edenler. O önce hepsinden hem hepsi ondan tutunur. Odur güğdenin kilisenin başı. Odur kiliseyi başlayan ölülerden ilkinkisi. Ki her bir işte ilk yeri alsın. Yaratılışta pay aldı bütün üçlü. Baba, Oğul hem Ayozduh. Dünya kuruldu Hristos'un aracılığıyla Hristos'da hem Hristos'a dini. Biz de Hristos'a dini yaratıldık. Biz onda yaşayalım niyettir. Biblia'ya göre İsus vardı ta ileri, Maria kızdan doğmadığına. Teologiyada söylenilir İsus Hristos'un hepsinden önce olması için, ileriden var olması için. İsus vardı ta hepsi kalanı yaratılınca. Nikey inan simvoluna göre, hakikat Allah'tan hakikat Allah'tır, doğmuş ama değil yaratılmış. Eski kilise tarafından Biblia temelinde düzülmüş başka inan simvolu Afanasiy'i söyler. Oğul sade babadan gelir. O kurulmadı hem yaratılmadı ama doğduruldu. İsus, üçlüğün ikinci yüzü. O oğul. Hep öyle Allah'lı, nice de babası. Babası gibi oğlu da hep öyle şaşılacak yaratıcıdır. Bu İsus var Biblia'nın ilk peytinden. Biz baş eğiliriz ona, hem her gün şükür ederiz ona yaratılış bağışışı için. Yeni bağlantıda yaratılış. Apostol Pavle'nin laflarına göre biz Hristos'da yeni yaratmakız. Öyle ki kim Hristos'da, o bir yeni adam. Eski işler geçti. Şimdi hepsi yeni oldu. 2. Korinfyanlara 5. baş 17. yer. Nice Allah kendi sözünle yarattığı dünyayı, öyle biz de Allah'ın sözü yaratımıyla yeni yaratım Hristos'da yaratılıyız. Nice Allah yaratılış kağıdında kendi sözünle yaradardı, öyle onun sözü yaratır bizde yeni yaşamak. Nice Allah kendi sözünle boşluğa söylerdi, da şaşılacak işleri yaradardı.
Şaşılacak işler olarlar açan o sözüyle insanların boş, kuru hem umutsuz yaşamalarına girer. Nice Allah'ın yaratımında baştan hepsi iyiydi hem düzgündü, öyle o Hristos'da iyi hem yaşamaları yerleştirilmiş insanları yaradır. Makar ki gelince Hristos'a, onların yaşaması karma karışık durumdaydı. Ne kadar iyi bilme, hani Allah var nice yapsın bir şeyden iyini yaratılış. Bir kere Allah hep öyle yaratacak iyini gökü, hem yeni yeri. Bu takımdır bizim dünyamızın son geleceği. Gelecek yeni yaratılışta İsus Hristos, başka hiçbiri, gene olacak hepsinin merkezi. O yeni yaratılışın, Apokalipsis kağıdın söylediğine göre, kasabının şafkı hem Ayos binası. Nice söyleniler Biblia'nın son sayfalarında, Ayos bina orada görmedim. Zira sahibi Allah çok kudretli. Hem kuzu Ayos bina orada. Kasabının yok lazımlığı gün için, ya ki ay için. Orada şaf gitsin erdini. Zira Allah'ın metnini aydınladır kasabayı, hem kuzu şaf orada. Apokalipsis 21. baş, 22. 23. yerler. İsus bulunardı dünyayı yaratmakta. Da o olacak yeni yaratılışın merkezi, açan bu vakit bitecek. Günaha girdiğiyle hepsi değişildi. Dünya büyüğünde hep öyle olaydı nice o baştan yaratılıydı. Hiçbiri günah yapmayacaktı. Hiçbir şekilde ne yalan ne de doğrusuzluk olmayacaktı. İnsanlar angıları sayırlar, hani Allah değildi lazım yaratsın böyle dünyayı, onu derler Biblia'nın baş nasatlarından birini. Bu dünya düşmüş dünyadır. Gimnaziyanın bir öğrenicisi sordu. Niçin Allah yarattı dünyayı, nerede insanları çirkin hastalıklara ulaştıran virüsler var? O işitmemiş. Hani dünya her zaman böyle değildi. İnsanın günaha girmesi bütün dünyayı etkiledi. Apostol Pavle açıklar. Zira hepsi ne yaratılmış, umutla beklerler ne zaman Allah'ın oğulları açılacak. Zira hepsi ne yaratılmış, zorlandı, boşunalığa düşsün. Dil kendi istediğinden, ama ondan kim zorladı, bu umutla ki hepsine yaratılmış boşanacak çürüklükten, angısına çırak oldu. Da yedenecek Allah'ın uşaklarının metnini serbestliğini. Zira biliriz, hani hepsine yaratılmış, büyüne kadar barabar oflar hem zeytlenir, nice doğuduran karı. Romalılara 8. baş, 19. 22. yerler. Hristiyan teologiyasında problemlerin çoğu olardı ondan, hani insanlar şimdi de Allah'ın yerlerinden çıktığı halde insan hem dünya olduğunu düşünerdi. Biblia böyle bir şey öğretmir. O öğretir, hani zamanda hem alanda günah oldu. Angısı değiştirdi hepsini, insanı, dünyayı, hakkına, hepsini var olanı. Hristiyan bakışı insana ondadır, hani o yaratıldı da günaha girdi. Ama Hristos kendi uzlaştıran ölümünle insanın günahlarını ödedi. Bu takım biz lazım bakalım kendi kendimize hem başkalarına. Hem böyle biz lazım bakalım bütün yaşamaya. Günaha girmenin sonuçları. Açan insan dünyası historiasının çekitmesinde insan Allah'a döndü arkasını da daha çok sesledi yılanı ne kadar Allah'ın sözünü, sonuçlar belalıydı hem uzun vakadaydı. İlk, günaha girmek etkiledi kendisini insanı. Ondan sonra doğmadı hiçbir de insan anita dölenmesinde kalmasın ilk günahın kuvveti altında. Her bir insan Allah'a yabancı duyar. Bizde var olan bütün halis ruhluğumuzu Allah'ın sözü yardımından kabul ettik dışından. İkinci, günaha girdikten sonra insan ölümlü oldu. Onsuz insan yaşayıcıydı diveç. Apostol Pavle öğretir bize. Nice bir adamdan günah bütün dünyaya girdi. Günahla da öyle ölüm girdi. Bu türlü ölüm hepsi insana geçti. Zira hepsi günaha düştü. Günaha girmenin üçüncü sonucu ondadır. Hani bozuldu ilişkiler bizim insanların aramızda. Günaha girince insanların arasında uygunluk kuvvetteydi. Büyünkar en iyi ilişkilerde de çekiş hem gerginlik var. Günaha girdikten sonra birden insanların arasında ilk kardeş öldürmesi oldu. Biblia'da anladır onun için
Hani günaha girdiğine bütün dünya zorbalıkla doldu. Günah nedir? Söyleyerek günah için Biblia birkaç çeşitli laf kullanır. O laflardan biri gösterir ki izlememe ya da yanlış yolu alma. İnsanda gibi var olan niyetini günah beterine tam anlayamadığına bunlar iyi yazdırmaklardır. Başka lafın kalkıntı manası var. Günah değil sadece onda hani biz ölçülere uymayırız ya da niyetimizi gerçekleyemeyiz. Ama günah hep öyle bizim kendi kalkıntımız özel Allah'a karşı. Biblia'da günahı yazdıran üçüncü lafın bükülü ya da bozuk manası var. Biz hepsimiz kendi görgümüzden biliriz hani insan doğru, namuslu hem açık yürekli her kere değil. Bundan kare Biblia günaha yazdırılır nice bize ayrılmaz yapışmış bir şey. Neden biz kurtulamayız? Günah bizi daima yenseyen bir kuvvettir. Biblia'da günah anlayışı dar ya da üstün körü değil, hepten tersine. İnsanın duyguları hem istediği nice de onun aklı hep öyle günah etkisinde bulunurlar. O değil sadece günah yapar ama günahkardır. İnsan günahlı olur değil ondan hani günah yapar. O günah yapar zira o günahkardır. Yer hiçbir günah bile yapmayıp insan bir hafta yaşayabileydi ya da bir gün günahlı fikirsiz yaşayabileydi. O azaltıcıydı kendi günahlarını yaklaşık o kadar ne kadar Atlantik okeanda su azalacak ondan alarsalar bir kaşıcak su. Elbet ki kamil olacağıydı biz doğru yaşayabileydik. Dış tarafından ya da içimizde. Ama nice gerçek söyledi İsus, kendi yüz halımızda biz günah eserleriyiz. İnsana gerçek bakış. Şimdi hemen insana gösterilmiş bakış umutsuz eskimiştir mi ya da kara mı? O eskidi o kadar ne kadar insan beslenen hem soluyan bir can olduğu için anlayış hem gerçekten ta kara değildir. İnsana Biblia bakışı daha çok gerçektir. Biblia'nın günah için anlayışı nişanlar kimi detayları. İlk, insan yok nice kendi kendisini kurtarsın. Çünkü biz yok nice az buçuk belli edilir derecede değiştirelim kendi kendimizi. Biblia söyler, Efyopiyalı kendi tenini, Bars beneklerini değiştirebilir mi? Fenalık yapmasına aşık olan siz iyilik yapamazsınız. Yeremia 13. baş 23. yer. İkinci, Biblia'da bakış göstererek insanın günahkarlığını nişanlar ne kadar bize lazım Allah'ın hayırı hem kurtarması. Günah etkisinde bulunan bizim aklımıza Allah'ın sözü şafkı lazım ki biz ruhluyu anlayabilelim hem görelim yaşamayı gerçek. İnsan bir zamanda tarafsız ya da yan tutmaz olmayır Allah'ın sözü açtığına. Doğmamızdan biz Allah'ın düşmanlarıyız. Bizim günahlı istediğimizi lazım işlesin ayızduh biz çekidince iyilik işleme. Bizim günahlı duygularımız da bizi pek acıdırlar hem kuşkulandırırlar. İnsan aklından istedikten hem duygularından daha çok bir şeydir. Ama hepsi bu alanlar hem insan bütünden bulunurlar teofaktın yetkisinde hani insan düşmüş hem günahkar. Günahları ödemeye lazım. Günaha girmek historiada halis olaydır. O olduğu insan dünyası historiasında belli bir yerde, belli bir zaman anında da yetkiledi hepsini. Geçmişte günaha girmek ister gelecekte ödeşmeyi. Apostol Pavle söyler ilk hem bitki adam için. İlk insanlar Adam hem Eva, İsus gibi konkret historia kişileridir. Açan historiada İsus Hristos öldü Stavroz'da, o ödedi o günahın kabıtını. Hangisini Adam hem Eva üstüne çektiler günaha girdiğinden. O günaha girmekten bozulmuşu düzdü da Allah'la kaybedilmiş bağlantıyı çevirdi. Hristos'un bu ödeşmek yaptığı için çekiderler söyleme ilkin saklı ama yavaş yavaş ta belli. Birden günaha girmekten sonra Mesih için ani insanı çeken da onu günaha sokan fenalığı yenseyecek ilk adamak verilir o saat günaha girmekten sonra. Açan Allah sefte laf eder insanla ona karşı kalkıntıdan da anlamaz olduktan sonra. O hemen kendi yardımını yollama adır. Öte doğru biz laf edeceğiz Biblia'da Mesih'i bu ilk adamak için. İlk Evangeli.
Birden belalı günaha girmekten sonra insana sevte açıklandı Evangeliya. Onu açıklar kendisi Allah söyleyerek ne o düşüner yapma, kurtarma dini günahlı insanı. Kendisi Allah umut şafkını tutuşturur düşmüş dünyanın karanlığında. O zaman sahibi Allah dedi yılana, bunu yaptın diyeni, sen dünyadaki hepsi hayvanlardan daha betvalı olacaksın. İşkembenin üstünde sürüneceksin, ömür boyu toprak yiyeceksin. Seni hem karıyı, senin hem onun evladını birbirinize düşman yapacağım. Onun evladı senin başını ezecek, sen de onun tabanını dalayacaksın. Yaratılış 3. baş 14. 15. yer. Bir kere gelecek karı evladı olan adam, Eva'nın soyundan da o yılanın başını ezecek. Açan o yılanın kafasını dağıtacak, onun tabanını dalayacaklar. Çift dilinde evlat lafı durur birlik sayısında. Onun yerine kullanılır erkek cinsinde aderlik. İsus'un doğmasından 300 yıl ileri evvelki bilimci ravinler sorardılar, kim olabilir bu evlat? Da açıkladılar Biblia'nın bu yerini Mesih için adama gibi. Açan Hristos bizim vakitimizin başlantısında Stavroz'da öldü, o ezdi yılanın, şeytanın kafasını. Hep o vakit o söylediklere göre tabanına dalanmıştı. Arkeologiya araştırması gösterdi, hani açan bir kimseyi girermişler, bir yensiri kakarmışlar tabandan. Biblia'nın ilk bölümleri yaratılış hem günaha girmek için düzerler bize dini lazımlı temel. Anlayalım ödeşmeyi. Bu yerden, yaratılış 3. baştan 15. yerden var nice söyleme ki çekilir Biblia'nın kırmızı ipi. Mesih için bu ilk adamaktan sonra ilerledi yüzlerle başka. Allah yazınca historiaya Mesih'in o kadar kesin nişanlarını, hani yoktu nice yanılma onun kendiliği için. Eva o saat Mesih'i beklerdi. Doğdurduğundan ilk oğlunu Eva anladı. Hani yılanın kafasını ezecek olan için adamak bağlı Mesih'e. Eva oğluna Kain adını koydu da dedi, ben bir oğul kazandım, sahibidir. Yaratılış 4. baş 1. yer. Eva anladı, hani gelecek erkek evladı beraber olacak Allah'lı sahibi de. Bu takım gelecek Mesih için fikri o doğru anlardı. Sade vakitle çok yanıldı. Geçecek daha pek çok yıl. Başka karı, Maria. Doğdurunca oğlunu hangisinin adını koyacak Emanuel, Allah bizimle. Yaratılış kitabının 3. bölümünden 15. peyit boşuna adlanmır Proto-Evangeliya. Başka laflarla ilk Evangeliya. Onda artık var tohum, hangisinden büyüyecek Evangeliya ağacı Biblia sayfalarında. Başlayıp eski bağlantıdan kabul edecek son şekilli yeni bağlantıda. Bizim gezimizin ilk adımları bu takımdır. Yaratılış, günaha girmek, ödeşmek. Biblia'nın kalan payı anladır nice bize dini affedilmek açılır. Allah'ın insanlara dini hazırladığı affetmesi bütün Biblia'nın konusudur. Onun kırmızı ipidir. Noy hayırlı kabul etti. Biblia nişanlar, hani Noy'u ayırdı kendisi Allah'a. Günaha girdikten sonra historianın gidimi getirdi ona, hani yeryüzünde insanın fenalığı çok oldu. Yaratılış 6. baş 5. peyit. Bu kötü fikir çıkmıyor bir pesimist insandan ama kendisinden Allah'tan. Allah'ın görüşü insanın ilerlemesi için her kere baştır. İnsanın da kendi düşünmesi daima bozuktur. Allah'ın davası bu takımdı. Ben sileceğim yeryüzünden yarattığım insanları. Yaratılış 6. baş 7. yer. Bir telefilmada potopta yağmuru yarıştırdılar Allah'ın gözyaşlarından. Biblia gösterir Allah'ı insanı seven gibi. Onun için o istemiyor ki bir kimseyi kaybetsin. Ama hepsi günahlarından Allah'a dönsün. Noya Evangeliya nasihat edildi. Potop vakitinde Evangeliya gene açıklandı. Başka işlerin arasında biz görürüz bunu şu laflarda. Sadece Noya sahibi hoşlukla baktı. Yaratılış 6. baş 8. peyit. Kendi özel kıymeti olmadan, geçmişte iyilikleri olmadan değil hani hepsinden daha iyiydi. Ama anlaşılmaz hayırlıkla Noy hem onun ailesi seçildiler da kurtarıldılar.
Allah anlattı onlara kurtulmak yolunu. Ankısında potopta kaybetmekten var nice kurtulma. Kurtulmak kolaylığı gemiydi. Yeni bağlantıda Apostol Petre açıklar o vaatizlik simvoluydu. Bir vakit seslememiştiler onlar, angılarını Allah'a dayanmakla bekledi. Gemi yapılarken Noy'un günlerinde. O gemide pek azlık sudan kurtuldu. Salt 8 kişi. Bu oluş vaatizle benzer. Şimdi sizi kurtarır İsus Hristos'un dirilmesinden. Vaatizlik güdenin yıkanması kirden değildir. Ama Allah'ın önünde temiz yürekten bir adamak. İlk yazı Petr'ye 30. yer 20-21. peyitler. Niceden Noy dübüdüz umutlanardı potopta kaybetmekten Allah onu gemide kurtaracak. Bugün Hristiyanlar mukayyet olurlar Hristos'un kurtarmak yaptığına. Angısı bize verir vaatizlik. Geminin planları Allah Noy'a verdi olmayaydı. O hiç yapamayacaktı kurtarma gemisini. Kurtarmak kolaylıkları verdi Allah, söz, vaatizlik hem komka. Onlar olmaydı biz bilmeyecektik nice bulma rahatlık, açan günah, dünne hem özel güydemizin dalgaları bizi kaplayırlar. Kurtulmaktan sonra Noy'da uyandı yeni yaşamak. O zamanki insanların arasında sadece bir Noy kendi soyunda doğru hem kusursuz adamdı. O giderdi Allah'ın yolundan. Yaratılış 6. yer 9. peyit. Tekste bir detaylı söyler bize. Son dava Allah'ındır. Açan hepsi insanlar. Angıları Noy'la bile kurtuluşa birleşik olma istediler. Gemiye girdiler. Sahabi Noy'un ardına geminin kapısını kapadı. Açan laf gider kurtarmak için. İnancılar kendileri kapıyı iç yandan ya da dış yandan kapamırlar. Büyünde sadece Allah'a kapır kurtarmak kapısını sahabeye karşı sert yürekli insanlara. Allah'ın yanımızda olması için adamak. Potoptan sonra Noy sarhoş oldu. Doğunun Hamoğlu günah yaptı. Yaratılış 9. baş 18. peyitten 24. peyde kadar. Sonuç olarak Ham'ın oğlu Hanaan bedva edilmiş da Biblia'nın kırmızı ipi başka laflarla kurtarmak historiası ilerlesin diye onun için verilmiş şu önemli adamak. Ko Allah Yafet'e bolluk versin. Ko Yafet yaşasın Şem'in çadırlarında. Hanaan da kardeşinin çırağı olsun. Yaratılış 9. baş 27. peyit. Tekstin kimi dil hem struktura ayrıntılarından biz anlarız. 27. peyit açık söyler Allah'ın gelmesi için Şem'in soyundan insanlara. Biblia'nın bu kadar evvelki fragmentlerinde bizde artık var adamaklar sahabi doğacak karı evladından. Hem onun için Allah Şem'in soyundan insanların arasına yaşayacak. Avraham hepsi inancıların dedesidir. Sahabi dedi Avraham'a, bırak ana tarafını. Sen seleni, baba evini da git o toprağa, angısını sana göstereceğim. Ben senden yapacağım bir büyük halk, iyi sözleyeceğim seni. Hem saygılı yapacağım senin adını. Sen olacaksın iyilik çöşmesi. Yaratılış 12. baş 1. 3. peyitler. Bu adamak angısını kabul etti Avraham, Biblia'da en önemlilerin biridir. Biblia bu adamanın tamamlanmasını izler, başlayarak adamak verildiği yerde ta yeni bağlantıya kadar. Yılanın kafasını ezecek adam için adamak, angısını Allah ilkin adama hem Yeva'ya verdi, burada yaptığı güçlü bir ilerlemek gerçeklenmesine. Avraham'ın aracılığıyla Allah başlar hazırlamaya Şem'in halkını, angısında Mesih'e lazım doğsun. Avraham'ın vakidi ilk dönemdir. Angısının zaman sınırlarını historia bakışından biz var nice daha doğru belli edelim. Biblia'da ilerideki oluşlar diyelim günaha girmek, potop hem Vavilon kulesini kaldırmak hep öyle halizden oldular historiada bir belli yerde, belli zamanda. Ama gene de bu oluşların zamanını biz yok nice belli edelim. Hep öyle kesin nice Avraham'dan başlanılan historia dönemini. Avraham yaklaşık 4000 yıldan ziyade geri yaşardı. Biz laf ederiz bizim vakitimizden yakın 2000 yıldan ileri vakit için. Adamak,
Hangisini kabul etti Avram? 3 paydan düzülü. Toprak için adamak. Allah adadı gösterme Avram'a toprağı. Açan Avram yola çıktı. Adanmış topraklara uzun yolculuk çeketti. Halezden sadece yakın 1000 yıldan sonra İsrail kendi adanmış toprağında yaşamaya başladı. Yaklaşık 1500 yıldan sonra İsrail zorlandı, 70 yıla gene kendi toprağından atılma. Açan insanları esirle aldılar. Memleketi geri aldıktan sonra hem yaklaşık 500 yıl süresinde orada zapt etmekten sonra İsrail gene uzun zamanlara kendi toprağını kaybetti. Da geri dönebildi yeniden yerleşmeye deni toprakta sadece 1948. yılda. Halk için adamak. Allah adadı, hani bu biricik göçücü büyük halk olacak. Bu adamanın gerçeklenmesi hiç olamaz sanılardı. Çünkü Avram da Sara da 90 dolayında yaşındaydılar. Yerli poliklinikada onlara olmalı söyleyiciydiler, hani başka değil lazım deneme. Avram Allah'a inandı da karı koca şaşılacak iş geçirdiler. Sara bitkiye ağır kaldı da İshak'ı doğurdu. Ama gelecekte inan gene çok zor denemekten geçti. Zor denemeklerden biri oldu, açan Allah izin verdi Avram'a kendi biricik İshak oğlunu kurban versin. Yeni bağlantı açıklar, hani o inanardı, hani Allah'ta kuvvet var, onu ölülerden bile diriltme. Biblia'nın kağıdı çıfıtlara 11. baş 19. peyit. Biblia inandırır, hani Allah adamayı ona tekrarladığından Avram sahabeye inandı, bunun için sahabe onu saydı doğru. Şaşılacak okuma böyle inanan doğru saymak için Apostol Pavle'nin öğretmesinden artık 2000 yıl ileri, hem Luther'in reformasyasından 3000 yıldan ziyade ileri. İsus Hristos'a inanan hepsi insanlar dünyada şimdi inanına göre Avram'ın soyu sayılırlar. Bu bakıştan Avram'da o kadar evlat oldu, ne kadar yıldız gökte, nice de Allah adadıydı. Bu var yazılı yaratılışta 15. başta 5. peytte. Bütün dünyaya iyi sözlemek için adamak. Allah'ın 3. adaması Avram'a böyleydi. Sende iyi sözlenecek hepsi milletler. Apostol Pavle'nin laflarına göre burada Avram işitti iyi haberi. Bu takım iyi haber değil sadece yeni bağlantıda var. Ama o haberlenir ta eski bağlantıda. Bu bakış, hani eski bağlantı zakonu haberler. Yeni de iyi haberi Hristiyanların arasında pek yaygındı. Ama bu değil doğru. Nice eski öyle yeni bağlantı da haberlerler hem zakonu hem iyi haberi. Onun torunları Allah'ın verdiği toprağında yaşayan bir büyük halk olacağı için hem Avram'ın evladlarından biri Mesih olacağı için Avram adamak kabul etti. Apostol Pavle bu takım yorumlar bu peyti. Adamaklar verildi Avram'a hem onun senselesine. Allah demer senselelerine, sansın çok insan için ama açan der senin senseline, laf eder bir adam için, hangisi Hristos. Böyle Avram Mesih Hristos için adamak kabul etti. O Avram'ın torunu gibi bütün dünyaya iyi sözlemek lazım da olsun. Şimdi biz de Hristos'a inanarken bu iyi sözlemenin paydaşlarıyız. Öyle ki onlar kim inanır, iyi sözlenirler inancı Avram'la beraber. Temeller Pavle Galatalılara 3. başta 9. peytte. Açan Allah yemin etti. Allah kendi adamasını Avram'a birkaç kere temelledi. Böyle pek meraklı oluşlardan birisi için anladılar yaratılış kağıdının 15. bölümünde. Sahabe Allah'ım, dedi Avram, nasıl ben bileyim hani bu toprağın çorbacısı olacağım? Sahabe dedi ona, getir bana bir düve, bir keçi, bir de koç, hepsi 3'er yaşında olsun. Bir de guguş, hem bir güvercin yavrusu getir. Avram hepsini getirdi, hayvanları ortadan kesip parçaları birbirine karşı dizdi. Sadece kuşları kesmedi. Kesilmiş hayvanların üstüne kondular yırtıcı kuşlar ama Avram kovaladı onları. Gün kavuşardı. Avram derin bir uykuya daldı. Onu sardı bir tetsi koyu karanlık. Sahabe Avram'a böyle dedi. Bilesin,
Hani senin soyun 400 yıl yabancı bir memlekette yaşayacak zorbalıkta çıraklar gibi. Ama senin soyuna zorbalık yapan halkı ben cezalayacağım. Ondan sonra senin soyun oradan çıkacak bir büyük varlıkla. Sen de uzun ömür yaşayıp gömüleceksin, selametle dedelerin yanına gideceksin. Soyunun 4. evlat boyu dönecek burayı, çünkü Amaleklerin günah ölçüsü daha dolmadı. Gün kavuştuktan sonra karanlık çöktü. O zaman göründü bir tütünlü fırın, hem yalınlı ateş de geçti kesilmiş hayvan parçaları arasından. O günü sahibi yaptı Avraam'la bir anlaşma. Ben veririm senin soyuna bu toprağı, Egipet deresinden Büyük Fırat deresine kadar. Keneylerin, Kenizeylerin, Kadmoneylerin, Heteylerin, Perizeylerin, Refalıların, hem Yevuseylerin bütün toprağını. Bu yazılı Yaratılış'ta 15. başta 8. 21. peyitlerde. Nice anlayabilirim. Yukarıda anlatılmış tekst Allah'ın adamakları için görünür hepten anlaşılmaz. Ama hep o kadar onlarda var eski bağlantının önemli nasihatlarından biri. Bu oluştan biraz ileri Allah tekrarladı adamakları, anglarını o ileri Avraam'a verdi. Kendi tarafından Avraam sahabeye inandı, bunun için sahabe onu saydı doğru. Burada bizim önümüzde birebir doğru saymak için Pavli'nin öğretmesi, Pavli'den 2000 yıl ileri. Allah'a inandıktan sonra Avraam birkaç vakit geçti inan. Hep o kadar onun kendi kıyışıksızlığı hem onun kendi şüphesi beterine çıkışan kasavetli soruş verir. Sahabe Allah'ım, nasıl ben bileyim hani bu toprağın çorbacısı olacağım? Cevap yerine Allah izin verir Avraam'a belli hayvanları kurban verme da parçaları birbirine karşı dizme. Avraam bunu yapar. Sonra Allah danışır ona. Karanlık çöker da Avraam kesilmiş hayvan parçalarının arasından geçen ateş görür. Bu takım tekste göre Allah Avraam'la yaptığı anlaşma. Daha iyi anlamadığını burada olanları biz lazım bilelim bir iş. Avraam'ın vakitinde insanlar bir anlaşma ya da birlik kurarken böyle olardı. Hani taraflar geçerdiler parçalanmış kurban hayvanların arasından. Bakın ta Yeremya'da 34. yerde 18. 20. peyitlerde. Bu işle onlar sansın söylerdiler birbirine. Bugün seninle yaptığı anlaşmayı tamamlamarsam, ko beni ortadan kessinler bu kurban hayvanları gibi. Ama açan Allah Avraam'la bağlantı kurar, anlaşmayı yapmak sırasında özel bir ayrıntı var. Bir taraflı anlaşma. Avraam gördü ateşi, Allah'ın var olması simvolunu. Angısı geçti kesilmiş parçaların arasından. Ama kendisi Avraam geçmedi kurban parçaları arasında. Avraam sadece seyrederdi oldukları. Tekste göre onun katılması hepsine derin uykuydu, titsi koyu karanlık. O vakitlerde adetçe anlaşmanın ya da birleşmenin iki tarafı da geçerdiler kurbanların arasından. Niçin bu kere böyle yapar sadece bir Allah? Niçin ki bu anlaşma bir taraflı anlaşmadır. Allah sansın söyler Avraam'a, o benimle olsun öyle, nice bu hayvanlarla ben tamamlamarsam anlaşmayı, angısını ben bugün seninle yaparım. Açan İsus Stavroz'da öler, Allah kendi bağlantısını bitkiye kadar tamamlar. Biz var nice dübüdüz emin olalım bunda. Kurtarmak baştan sonuna kadar Allah'ın işidir. Sade o bıraktı gökler şanını, insan olmadığını da kurtarmadığını bizi. Sade o giyerili Stavroz'da hepsinden bırakılmış bizim için. Sade o var nice bizi uyandırsın, bize inan versin, inanda bizi korusun da cennete bizi getirsin. Nerede biz bir ona şükür edeceğiz bizim kurtuluşumuz için. Biz var nice inanalım, hem umutlanalım Allah'ın Kaya gibi çetin adamaklarına. Allah ayırdı ta iyi cennet şanını bırakma da ziyetle Stavroz'da ölme, ne kadar kendi anlaşmasını Avraam'la bozma. Hep o yemin hem inanç Allah adı getirme cennete hepsini Hristos'a inancıları. Lav gider değil onun için, ne biz yapabileceğiz ya da beceririz yapma. Ama sadece onun için kim yalnız geçer kurbanlar parçaları arasından. Avraam'ın inanını en büyük denemek.
Avram Allah'tan bu geniş adamakları kabul ettikten hem onları son temellemekten sonra onun inanı daha çok kere denemeklerden geçti. En zor denemek elbet ki oydu. Açan Allah izin verdi Avram kendi İshak oğlunu kurban versin. Şüphesiz Biblia'da bu izini en zor anlama. Hep o vakit o kaplar ilk radikal sureti nice Allah kendisi bizim için kendi biricik oğlunu kurban verdi. Yaratılış kitabında bu anlatılan oluş İsus Hristos için birkaç prorokluk kapsar. İlki bağlı kurban vermek yerinin adından. İkinci peyette Allah söyler Avram'a, al senin biricik sevgili oğlunu İshak'ı da git onunla Moria toprağına. Orada bir bayırda hangisini sana göstereceğim, yak onu kurban gibi. Moria bayırı hep o bayır hangisinde Salomon daha sonra düzdü Yerusalim'in Ayuz binasını. Bu takım İshak'ı kurban vermek bağlanır Yerusalim'in Ayuz binasında kurban kultuna. Sayılır Golgofa'da Hristos'un son kurbanına da. Profesör Robert Raymond'un dil analizine göre Moria lafının manası olabilir yer nerede sahabe buldu hem kurban verdi. İsus'la ikinci bağlantı bu takım. Açan Avram hem İshak yola çıktılar. İshak elbet may ölüydü. Da onlara ikisine de bütün yol sansın ölümde gezişti. 4. peyette anladılar. 3. günü Avram kaldırıp başını uzaktan gördü o yeri. 3. günü burada pek önemli deyimdir. Açan onlar yerine yetişerler. Avram dedi çıraklarına, siz burada yaşayan yanında kalın. Biz de çocukla gideceğiz. Allah'a baş eğilip döneceğiz yanınıza. Dil bakışından döneceğiz yanınıza gösterir hani kesin niyet anlaşıldı. Bu yardım eder bize anlama. Hani Avram düşünerdi bu izin için hangisi o kadar fasıl gelerdi. Bu deyim gösterir hani Avram düşünerdi iki olabilen sonuç için. Ya Allah dirilecek İshak'ı ölüden? Yer Avram yen sonunda öldürerse genç olayı ya da Allah verecek onun yerine kurban. Yeni bağlantıda çıfıtlara kıyat 11. baş 17. 19. yerler söyler. İnanan Avram denenmiş olup İshak'ı kurban getirdi. O kim kabul ettiydi adamakları getirerdi kurban biricik oğlunu hangisi için Allah dedi. İshak'tan doğacak onlar kimsenin senselen adlanacak. Çünkü Avram hesaplardı ki Allah dirildebilir ölüyü da. Onuştan simvolik laf ederek ölümden İshak'ı geri aldı. Bırakıp hizmetçilerini Avram hem İshak bile gittiler. İshak odun götürerdi, Avram ateş hem bıçak. O zaman İshak sordu, nerede kurban? Avram'ın cevabı prorokluktu. Oğlum dedi Avram, Allah bulacak kendisine kurbanlık hayvan. Prorokluk cevabı temellendi. Açan daha sonra sahabenin angeli göklerden çağırdı da Avram oğluna dokunsun bırakmadı. Avram bakınıp gördü bir koç hangisinin boynuzları ilişmişti çıtranlığa. O gitti, aldı koçu da oğlunun yerine verdi onu kurban. O yere nerede oldu bu iş Avram verdi ad Yahve iri, sahabe bulacak. Buradan çekilir söz, sahabenin bayırında bulunacak ne lazım? Profesör Raymond o adı hangisine Avram bu yere verdi, eski çıfıt dilinden yorumla çevirir. Sahabe bulacak, ne bize lazım da verecek kurbanlık kuzuyu. Bu bağlı ta ileri anılmış Moria adından. Yer nerede sahabe buldu, ne bize lazım da kurban verdi. Bu oluşun bizim için manası nedir? Kyle hem Delitzsch, Moise'nin 5 kağıdında kendi Biblia komentariyanda emin olarlar, söyleyerek, hani bütün bu dramatik oluş gösterir geleceği. Açan bizim gökteki babamız diveç sevgisi yaptı onu, neyi o isterdi Avram'dan. Sayılır, açan Allah acımadı kendi biricik oğlunu ama haliz ölüme onu verdi. Hangisini İshak yaşadı sade ruhunda, biz de ruhumuzda Hristos'la ölelim da diveç yaşamak için onunla dirilelim. Bizim kurtulmamız Allah'a bağlıdır. Biblia'yı okuyarken biz gene deneriz. Hani Allah'ın bütün kurtarmak niyeti boşuna olacaktı. Yer o İsrail halkı inancına bağlı olaydı. Kısmetimize bir Allah sayede geçti kurban parçalarının arasından. Kısmetimize
O bağlantı angısını Allah kurdu İsrail'le hem bizimle Allah'ın tarafından bir taraflı anlaşmadır. Kurtulmak Allah'ın bir taraflı yaptığı ama değil bizim. Başka türlü birimiz aramızdan kurtulamayacağıydı. Bu bana anlaşıldı bir kere açan bizim uşaklarımızın biri daha küçüktü. Onu yatıracağı zaman biz okuyardık uşaklara dini Biblia'yı. Akşam doğasından ileri o koydu başını yastığa ama sonra ansızdan oturdu yatakta da sordu. Babam, sen yemin misin hani biz cennete düşeceğiz? Fikirlerimde birkaç sekunda süresinde geçti onun bütün gelecek yaşaması. Ben düşündüm onun gelecek gençliği için, olabilen evliliği için, yaşamak havesi için, bu yolda hepsi olabilen için. Da ben böyle başladım cevap etmeye ona. Yer biz korunarsak inanda Hristos'un yanında da bırakmayacağız onu. Ben gördüm onun rahatsız bakışını da işittim soruşu. Ne manaya gelir yer? Ben anladım. Hani benim cevabım pek dolaşıktı hem anlaşılmazdı. Ben ilerlettim. Hadi unutalım ne ben şimdi hemen söyledim. Şimdi baban yeniden cevap edecek. Biz kesin cennete düşeceğiz. Niçin ki İsus bizi oraya götürecek. O gene yattı, yerleşip başını yastığa koydu da söyledi bu unutulmaz lafları. Ben öyle de düşündüm. Tezde o uyudu. Bense hep oturardım da dua ederdim. İsus, sen götürmersen beni cennete hem düşünmersen beni geleyim oraya, ben hiçbir zaman oraya düşemeyeceğim. Mısır'dan kaçmak. Yolculuk başlar. Avraam'la kurduğu da İshak'la hem Yakov'la iğnelediği anlaşmanın yardımıyla Allah yarattı yeni halkı da sonra bu halk İsrail'in padişahlığı oldu. İsrail'in aracılığıyla iyi sözlemek lazım da yayılsın bütün dünyaya. Ama adanmış toprağa o saat girmek yerine İsrailliler ilkin Mısır'da esirliğe düştüler. Kurtarmak historiasının bu adımında gösterilir Yusuf için pek duygulu anlatma. Allah ileriden onu Mısır'a yollamış ki sonra Allah'ın silahı gibi o olsun orada da korusun İsraillilerin ömrünü kıtlık vakitinde. İsus Hristos'un yaşaması hem Yusuf'un yaşaması arasında çok benzerlik var. Onlar gösterili aşağıdaki tablicada. Yusuf hem İsus başka insanlara açılırlar. Kilisenin historiasında en anılmış nasihatçıların biri Charles Spurgeon, Yusuf'un kendi kardeşlerine açıldığını yarıştırır İsus'un günahkar insana açıldığından. Öyle oldu hani Yusuf'un kardeşleri Anglılar geldiler Mısır'a, alma satın ağaçlık hakkında biraz buğday, tanımadılar Yusuf'u. Angısı şimdi yükseldi de Mısır'da ikinci adam oldu. Çok yıl ileri onlar sattılar kendi kardeşini esirliğe Mısır'a. Ama Yusuf tanıdı onları. Charles Spurgeon görür üç önemli benzerlik Yusuf'un kendi kardeşlerine açıldığına hem Hristos'un kendini bütün günahkarlara açtığında. İlk, Yusuf onlara kişi olarak gelir, değil sadece ofisyal. Yusuf yalvarır kalanı çıksınlar odadan, açan ister anlatma kardeşlerine kim o. Hep öyle söyler Spurgeon. Sen kendin vakit ayırmarsın düşünmediğini kendi sahibin için, hem mahsus senin hatırına onun büyük uzlaştırmak yaptığı için İsus sana açamayacak kendisini, nice o kimsenin günahlarını çekti de kabahatını kaldırdı. Buna göre Spurgeon daha verir iyi nasihat. Ne türlü lazım olsun davranış, açan seslersin Allah'ın sözünün nasihatını. Bekim sen beğenirsin nasihatçıyı da ondan çok beklersin. Ta iyi sen unutasın onu da beklemeyesin ondan bir şey. Dön ondan da çevir bakışını senin sahibine. Bekim sen hiç beğenmedin nasihatçının sesini. Bekim o kendini pek ıslah tutmayır. Unut onu da dene görme onun sahibisini. Unut nasihatçının kavi hem yufka taraflarını da düşün sadece işitme ne sahibi kendisi söyler sana kendi sözünde. Biz işittiğine Biblia nasihatını Allah kendisi danışır bize individ olana gibi hem topluluk olana gibi. Nice nasihatın yardımından, öyle de kendi okunulan sözü yardımından. İlkin kahır, sonra sevinmelik. İkinci, sayır Spurgeon, Yusuf'un kendini bildirmesi ilkin kahır yarattı. Açan İsus bize kendini açır, biz de ilkin kahırlanırız kendi günahlarımızın beterine.
Çünkü ne kadar daha açık Hristos'un halizinden olduğunu göreriz, o kadar daha açık kendi günahlarımızın sayısını göreriz. Bu üzere Spurgeon gene verir bize can alıştıran arif nasihat. Kimi kere rahatsız hem zor Isus'un yanında bulunma, ama hep o kadar daha da rahatsız hem zor olma ondan hem onun kuvveti açıklığından uzak. Üçüncü benzerlik angısını görer Spurgeon bu takımdır. Nice Yosif'i tanıdığına kardeşleri sonsuz sevinçle hem rahatlıkla doldular. Açan kıyıştılar inanma ona karşı kabahatini onlara affettiğine. Hem kıyıştılar inanma onlara karşı onun iyi niyetine. Öyle biz de bitkiye buluruz sonsuz sevinç İsus'un sevgisini hem affetmesini edindiğine. Açan Hristos bildirir kendisini bize kendi bütün hayırlığında. Burada biz kabul ederiz 150 yıl ileri yaşayan Spurgeon'dan can alıştıran uygulamalı nasihat. Açan biz okuyarız Yosif'in yaşamasından şaşılacak oluşlar için. Biz var nice görelim tekste kendi Hristos'un suretini. Bu manasıdır. Biz ilerlederiz bizim gezimizi. Allah tutar aklısında kendi adamaklarını. Sade açan İsrailliler Mısır'da esirlikte 400 yıl yaşadılar. Allah ayırdı da hazırladı Moise'yi angısının önderliğinden o çıkardı insanları esirlikten. Çıkış adında bu oluş Biblia'nın en önemli oluşlarından biridir. O derin hem uzun vakıda etkiledi İsrail'in kendi kendini anlamasını da yardım etti halk anlasın ne halizden olduğu onun historiasında. Bu oluş hep öyle yardım etti anlama Hristos'un yaşamasını hem yaptıklarını yeni bağlantıda. Çıkış vakıdından Allah'ın Avraam'a adamaklarından çoğu artık tamamlandılar. Diyelim Avraam'ın evladlarından oluştu İsrail'in halkı. Hep o kadar Mısır'da halkın esirliği hatalıydı. İlk, İsrail ta kabul etmedi kendi öz adanmış toprağını. İkinci de Faraon savaşardı yok etmeye seçilmiş halkı. Üçüncü, Faraon İsrail halkının çorbacısı gibiydi. Bu vardı nice şüphelendirsin Allah'ın inanç olmasını. Ama çıkış gösteriler Avraam'a Allah'ın adamaklarını tamamlama gibi de. Açan Allah karşı geldi Moise ile yanar gümede de çağırdı onu hizmete, o açık belli etti. Hani ta tamamlar adamakları, angılarını o Avraam'a verdi. Allah'ın adı hem kuvveti. Açan Moise'yi sorar Allah'a adı için, o kabul eder cevap. Benim. Çıkış bakışından bu cevap gösterir. Hani Allah divece bağlar kendi hatırlı adını onunla, hani o kendi halkını Mısır'dan kurtaran Allah'dır. Başka böyle bir Allah yoktur. Danışarak Faraon'a Allah söyler hani o yapar hepsini bunu onun için. Ki sen bilesin hani ben sahibiyim. Faraon'un dünyada kuvveti yoktu. Çünkü kuvvet Allah'ındır. Bu üzere Allah vardı nice söylesin Faraon'a. Benim halkımı kol ver. Affetmek hem kan koruntusu. O gece açan İsrailliler lazımdı bıraksınlar Mısır'ı. Allah izin verdi onlara insinler temiz paskelle kuzusunu. İnsanlar da kabul ettiler izin yağlama kapı sövelerine kuzu kanının. O gece Mısır'da öldü hepsi ilk kuşaklar. Hepsi. Allah'ın izinini yapan da kapı süvelerine kan süren İsraillerin ailelerinde ilk kuşaklardan kare. Ölüm geçerdi kan koruntusunda ailenin kapısı yanından. Burada parlak prototip göreriz kanın kurtulmamız için ne kadar önemli olduğunu. Biz daha deneriz hani İsraillilere de lazımdı koruntu. Onlar başka insanlardan daha iyi değildi. Nice de inancılar hiçbir zaman değildi daha iyi başkalarından. Ama onlar umutlanardılar Allah'ın verdiği kurtarmasına. Da bugün bizde sadece İsus Hristos'un adından hem kanıyla günahlarımızı ödemek hem affetmek var. Proroklar hem çıkış. Bir önemli açım yardım eder daha iyi anlayalım Biblia'nın bütünlüğünü. Biblia yazıcıları hiçbir zaman çıkarmırlar bir merkez haberi birden hem ansızdan, nice fokusçu paralelden. Bu üzere İsrail Mısır'dan kurtulduğuna 500'den ziyade yıl sonra memlekette çalışan proroklar kendi nasihatlarında daima temellenirler çıkışın dolayında oluşlara. Onlar söyler Mısır'dan yeni dönmek için hem denizi geçmek için. Çölü yarıştırırlar yerle, nerede insan kurtulmasına kadar kabahatlı.
Nişanlanmak yerinden nerede halk paklanır hem nerede o yeniden tertipler kendini girince adanmış toprağa. Proroklar da söylerler Sinay'da anlaşmaya ilgili yeni bağlantı için. Proroklardan kimisi kim yaşardı esirlikten ileri değilim İsa'ya hem Yeremye görerdiler esirli bir yeni Mısır kulluğu gibi. Esirlikten dönmeyi de yeni çıkış gibi. Onlar kendicesine bağlardılar nasatını kurtarmak historiasında Allah'ın ileri yaptıklarından hem söylediklerinden. Çıkış hem iyi haber. Matvey'den iyi haber çok sıra bağlar Hristos'un yaşamasını, Mısır'dan İsrail'in kurtulmasından, demek çıkış konusundan. Nice de Faraon savaşardı öldürme hepsi İsrailli uşaklarını, İrad savaşardı İsus'u öldürme. İsus döndü Mısır'dan yeni çıkışı gerçeklemediğini. İsus Yordan'dan geçti. Çıkışa kadar Allah kendi halkını kendi oğlu olarak adladığı gibi İsus da adlandı Allah'ın oğlu. İsus topladı kendi dolayınında yeni Allah halkını hep öyle nice Allah toplardı İsrail'i. İsus bayırda yeni kanon verdi. Matvey'den kara başka evangelistler çıkışı yardım gibi kullandılar açıklama dini İsus'un yaşamasını hem ölümünü. Hep bu yeni bağlantının kağıtları içinde geçerli. Çünkü Hristos kendi anladardı kendi yaşamasını, kendi ölümünü hem kendi dirilmesini çıkış bakışından. İsus görerdi kendisini yeni Paskella kuzusu gibi. Hangisi kurban verildi kendi halkı üzerine, halkını kurtarmak için. Kurtulmaktan sonra yolculuk başlar. Halk Mısır'dan çıktığından çölden adanılmış toprağa doğru yolculuk başladı. Apostol Pavli birkaç kere kullanır çölde yolculuğu Hristiyan yaşamasına. Kardeşler, istemerim habersiz kalasınız hani hepsi babalarımız bulut altında bulundular. Da hepsi deniz içinden geçtiler. Hepsi bulutta hem denizde vaatiz oldular. Ki bağlaşsınlar Moise'yle. Hepsi idi bir yemekten, verili ayazduhtan. Hepsi içti bir sudan verili ayazduhtan. Zere içtiler bir duhça kanaradan. Ani ardlarından gelerdi. O kanara Hristos. Hep o kadar taç oyunu onlardan Allah'a beğenmedi. Çünkü çölde kaybettiler. Onlarla bunlar hepsi oldu ki bize örnek olsunlar. Ki istemeyelim kötülük yapma onlar gibi. Baş eğiltmeyelim idollara. Onlardan kimi gibi nice yazılı. İnsan oturdu yemeye hem içmeye, sonra kalkıp oynayıp sefalanmaya başladı. Orospuluğa düşmeyelim, nice onlardan kimi düştü, da bir günde 23.000'i yere serildi. Denemeyelim sahabeyi, nice onlardan kimisi denedi, da yılanlardan öldürüldüler. Mırıldamayın, nice onlardan kimi mırıldadı da telef oldular ölüm angelinden. Bunlar onlarla oldu ki bize örnek olsun. Bizim için yazıldı ki akıl öğrenelim biz, kim yetişti bitki vakitlara. Bu takım kim sanır hani ayakça durur, baksın düşmesin. Size geldi denemekler, hep öyle, nice herkesine gelir. Allah'a inanç, da kol vermez ki kuvvetinizden ziyade denenmiş olasınız. O denemek vakiti hazırlayacak size bir çıkış yolu ki dayanabilirsiniz. Hristos'la sözde kökleşeriz. Hristos hep öyle bizimle yanaşı gelir. Biz onunla bile yiyebiliriz hem içebiliriz. Ayoskomka'da da sesleyebiliriz onu Allah'ın sözünde. Apostol Pavli özellikle nişanır bizim için denemek olan 4 iş. İlk, türlü fenalıklara istedik içimizde yaşar. Onuştan her zaman sözü işitmek sınırlarında hem inancılar topluluğunda lazım yaşayalım. Ki yüz istediklerimiz bizi yanıltmasın da kötülüğe getirmesin. Sadece Allah'ın sözünden çalışan ayozduh. Başka hiçbir şey etkileyebilir canımızı öyle ki biz iyilik isteyelim hem yapalım. Bu üzere Hristiyan için pek önemlidir Allah'ın sözünden her vakit kalma. Başka türlü o unutacak ne iyi, sağlam hem doğru da her türlü kötülüğe düşecek. İkinci, Apostol Pavli idollara baş eğiltmekten korunma yazardı. Neyi biz hepsinden çok severiz, ne bize dini en önemli hem kıymetli bizim Allah'ımızdır. Üçlü Allah'a yaşamamızda ilk yeri kaplama kolaylık vermesek, başka bir şey oraya gelir. Hakkına bir İsrailliye zordu ayrılma kalabalıktan açan insan oturdu yemeğe hem içmeye, sonra kalkıp oynayıp sefalanmaya başladı. Gene de, kâr insanı eski bakışta inat, kısa görüşlü hem buna benzer olarak yaparsalar,
Değil lazım baş eğiltme idollara. 3. Pavli hayırsızlıktan korunma yazır. Zor yaşama Allah'ın istediğine göre bugünkü günlerde nerede seksüel temizliğinden az etmiyorlar. Da seksüelliği göstermek hepsini doldurur da teleekranlardan evlerimize girer. Bizi koruma dini Allah gene de yaşamamızda yardım verir. Sağlam öğrenmek, özel ispiyada kolaylığı, inancıların sözleşmesi hem en ilkin Hristos'da teklif edilen Allah'ın tamam affetmesi. 4. Pavli ağlaşmaktan korunma yazır. Ne kadar kolay canımız kabul eder sade olumsuz hem acınacak işleri. Makar ki yaşamamızda kimi oluşlar için Allah'a şükür etmeyiz. Ona her zaman şükür edebiliriz. Kim doğru görür Allah'ı, her zaman ona çok iş için şükür edebilir. Romalılara kağıdın ilk bölümünde Apostol Pavli söyler, "Hani şükür etmemek, Allah'ı methetmemekle bile gösterir adamın Allah'tan uzaklaşmasını." Hristos denenmişlere yardım eder. Apostol Pavli denemeklerle karşılaştığımızda yalnız olmadığımızı getirir aklımıza. Hristos her zaman bizimle, makar ki o kadar günahkariz. O her bir denemekten çıkış hazırladı. Düştüğümüz zaman o kendi tarafından artık hazırladı günahlarımızdan hem kabahatımızdan kurtulmak yolunu. Çıfıtlara kağıtta var güzel nasihat. Öyle ki çünkü bizde var bir şanlı başpapaz, hani geçti göklerden İsus, Allah'ın oğlu, kavi tutunalım inandan, angısını şahitlik ederiz. Bizde var öyle başpapaz. Angısı yok nasıl acımasın bizi zayıflıklarımızda. Zira o denenmiş oldu her bir iş üzere bizim gibi. Salt günah yapmadı. Onuştan kıyışmakla Allah'ın hayırlı çorbacılık skemnesine yaklaşalım ki kabul edelim acıyanlık hem hayır, yardım bulalım lazımlıklı vakitte. İsus bilir ne o denenmiş olma. O bizi zayıflığımızda anlar. Makar ki o kendisi günahsızdı, hem pampaktı, o denenmiş olmasını kendi görgüsünden bilir. Böyle kurtarıcının önüne gelme iyidir. Sen halis bir anlayanla buluşma istersen Hristos'a gel. O günaha verilmer ama günahkar insanları anlar hem onları sever. Bakır ilan Hristos'u gösterir. Çölde yolculuk vakitinde İsrail halkı daima ağlaşardı Allah'a, hani o pek iyi bakmıyor onları. Onuştan anladılar onun için hani Allah yollamış zehirli yılanları İsraillilerin lagerine. Çoğu dalanmış da ölmüş. Deri kalanlar açık söylerdiler. Günaha girdik, hani Allah'a karşı söyledik. İlanları çıkarmak için Allah'a dua etsin Moise'ye yalvarardılar. Moise Allah'a dua ettiğine, Allah izin verdi yapsın bir yılan da değnekte onu kaldırsın. Her bir dalanmış bakır yılana bakıp alışardı. Yohan'dan iyi habere İsus'un boğuluşa danışmasını okuyabiliriz. Bir bakış Hristos'a yeter. İsus dedi, Moise yılanı çölde kaldırdığı gibi adam oğlu da lazım kaldırılsın ki ona inanan herkesi ölmesin. Ama diveç yaşaması olsun. Çünkü o kadar Allah dünyayı sevdi, hani kendi biricik oğlunu verdi ki ona inanan herkesi ölmesin. Ama diveç yaşaması olsun. Çünkü Allah kendi oğlunu dünyaya yollamadı ona dava kessin. Ama onun aracılığıyla dünya kurtulsun. Ona inanan insana dava kesilmir. Günahı nice yenseme. Hristos'a inandığımızda en ilkin o günahlarımızı düpedüz affeder. Günah kabahatı bütünden çıkarılır. Öyle ki Allah onları şimdi dava etmer kim yaşar İsus Hristos'da onları, kim yaşamır tene göre ama duha göre. Romalılara 8. baş 1. yer. Biz ta kabahatımızı duyabiliriz ama objektif söyleyerek İsus Hristos'un bir sıra her zaman için kurbanı üzerine Allah'ın önünde kabahat alındı. Biz buna inanabiliriz. 2. İsus'a inan ettiğimizde yaşamamızda günahın kuvveti kesilir. Ama günah gücünden kurtulmak her kere kusurlu, kısa vakıda, hem yetersiz. Günah her zaman içimizde yaşar. Da biz fikirlerimizde, laflarımızda, işlerimizde, hem yanlışlıklarımızda ileri doğru günah yaparız. Allah'ın sözü hem ayızduğun kuvveti hatırına bu yaşamakta insan türlü kusurlardan hem kösteklerden kurtulabilir. Ama makar ki o artık çoktan inanda gezer, hep öyle onlara yeniden düşebilir.
Bu yaşamakta biz inancılar hiçbir zaman yetişmeyeceğiz o hala açan lazım olmayacak günahlarımızı açıklayalım da inanalım ki onlar affedildi İsus Hristos'un adına. 3. Günah düpedüz bizden çıkarılacak cennette geldiğimizde. Orada içimizde artık günah olmayacak. Günahsız olacağız. İyi haber kurtarır, değil şımarlamaklar. Laf giderken yeni hem eski bağlantıların arasında ilişki için bir dil doğru anlamak var. Hangisine göre eski bağlantıda insanlar kurtulardı zakona uyup, yeni bağlantıda da sadece hayırlığa göre. Ama bu hiç değil öyle. Allah'ın kurtarmak yaptığı nişanlar kâr Moise'in 5 kağıdı yüzünde de, Çıkış kağıdın 20. bölümünde de açan zakon verilir. On şımarlamak verince Allah dedi İsrail'in halkına, seni Mısır'dan, yesirlik memleketinden çıkaran sahibi Allah'ın benim. Öyle ki Allah İsraillilerin aklısına getirdi. Hani o onların kurtarıcısıydı ta on şımarlamak onlara vermediğinden. Şımarlamakların niyeti birisini kurtarma hiçbir zaman değildi. Şımarlamakları verdikten sonra başka kirada o saat Allah kurban için izin verdi. Bu gösterirdi hani kurban hem de beraber Allah'ın ona bağladığı adamaklarına umut hep daha mutlak şart olardı Allah'ın önüne gelmediğini. Nice kaldı Avelin vakitlarından. Kanonun 3 niyeti var. O cümleye ölçü olur fenalı iyilikten ayırma. 2. Gösterir insana onun günahkarlığını. 3. Gösterir Hristiyanlara nerede geçer Allah'ın istediği yolu. Kanonun yardımından bir zaman hiçbiri gelmedi Allah'la birleşmeye. Kanon daha çok gösterir hani insan uymar Allah'la birleşmeye. Bizi iyi haber kurtarır. Eski bağlantıda da insanları iyi haber kurtarardı. Sade inan yeter mi? Kimisi sayır hani sade inanma Hristos'a yeterli değil. Bir tartışmakta Müslüman hem Yahudi temsilcileri kabahatlardılar Hristiyan katılımcısını sorumluluktan kaçmakta o söylediğine hani inanır ki bizim yerimize günahımızı hem kabahatımızı Hristos çekti. Hep o kadar yok nice söyleme hani Hristiyan İsus'un arkası ardında saklanır günahkarlığı için sorumluluktan kaçma dini. Hepten tersine bizim yerimize ödeşen olan Hristos'da rahatlık buluruz. Aslıdan o yüzden ki günahkarlığımız için bütün sorumluluğu üstümüze alırız. İnsan kendi günahlarına seriyoz davrandığına anlar hani kendini günahından kurtarma bir küçük kolaylık daha yok. O anlar hani hep öyle mutlak ölebilir. Nice de İsrailliler yılan zehirinden çölde ölerdi. Bu üzere sonsuz sevimli haber odur. Hani bir bakış Stavroza gerili kurtarıcıya yeter. İnsanın kendi kıymeti olmadan sadece Hristos'a inan için Allah Hristos'a bakan insanı kurtarır. Halizden inan doğar Hristos'a baktığımız üzerine. Bu şaşılacak. Apostol Pavli sorar Galatya inancılara. Ey fikirsiz Galatyalılar! Kim büyüledi sizi ki seslemezsiniz aslılığı? Gözlerinizin yönünde açık gösterildi nice İsus Hristos Tavroz'da gerilmiş oldu. Galatyalılara 3. baş 1. yer. Allah'ın sözü aracılığıyla gerilmiş Hristos'un insanların karşısına çıkması yeter. İnsanda uyandırma dini kurtaran inanı. Biz lazım bakalım biri bizi büyülemesin ki biz uzaklaşmayalım bu inandan. Allah çadırını bizim aramızda koydu. Çıkış kağıdının bitki bölümlerinde yazdırılır, nice Allah izin verdi İsraillilere düşsünler ayöz yer. Sayılır buluşma çadırını. Allah kendisi emir verdi hem yapının ölçüsünü verdi. Sonra o emir verdi papazların giyimleri için hem ayöz yerin tertipleri için. Çıkış kağıdı biter bu laflarla. O zaman buluşma çadırını bulut kapladı da Allah'ın metnini orasını doldurdu. Moisey buluşma çadırına giremedi çünkü bulut herkesini kaplamıştı. Allah'ın metnini buluşmak çadırını doldurmuştu. Bulut buluşma çadırın üstünden kalktığıyla İsrailliler yola çıkardı. Bulut durgunduğundan yola çıkamazdılar. Kalkacak günü beklerdiler. Böyle İsraillilere onların yolculuğu gündüz buluşma çadırın üstünde Sabi'nin buludu, gece de ateş yol gösterirdi.
Allah'ın metni buluşma çadırını doldurdu. Buluşma çadırı Allah'ın bulunduğu yeriydi. Allah orada yaşardı, da öyle giderdi halkından bile. Allah'ın yaşadığı için, sayılır kendi halkı arasında çadırını koyduğu için fikir bütün Biblia'dan geçer. Biblia'nın başlantısından bitki kağıdına kadar izlenen temalardan biridir. Nice hem nerede insan buluşabilir Allah'la usulün hemirin dolayında hepsi merkezlenir onun halkı arasında. Biblia'da buna çok örnek var. Padişahların 2. kağıdının 7. bölümünde anlatılır, nice padişah David isterdi Allah'a ayöz bina düzme. Allah cevap eder ona. İsrail halkını Mısır'dan çıkardıktan beri bugüne kadar ben binada yaşamadım. Bir çadırda hem buluşma çadırda gezdim. David'e izin yok düşsün ayöz bina. Ama onu düzer oğlu Salomon. Ayöz binayı bitirdiğine onu Allah'ın şanı doldurduydu. Açan göreriz nice prorok İsa'ya Yuhan apostolun laflarına göre görmüş sahabinin İsus'un şanını daha eski bağlantı vakitinde bizim önümüzde meraklı perspektife açılır. Açan Allah'ın metni eski bağlantıda açılır, laf gider hem baba Allah'ın hem de Hristos'un metni için. Bu olur Biblia Allah'ın üçlüğü üzerine. Allah'ın yanımızda bulunması esirlik vakitinde. Açan İsrail'in halkı daha sonra esirle alındı, ayöz binayı yıktılar. Nerede acaba şimdi yaşar Allah? Allah iyilendirir kendi halkını prorokun yardımından. Sahabi Allah böyle der, onları uzak halkların arasına yolladım. Memleketler arasına dağıttım. Gittiği memleketlerde kısa vakit için ben ayöz bina onlara oldum. Ezekil 11. baş 16. yer. Kar esirlik vakitinde da açan İsrail'in topraktan ayöz binası yıkıldı, Allah kendisi halkına ayöz bina oldu. Kovsalar da ayöz binayı hem kiliseleri yıksalar da bu engel yetmer Allah'a halkından olma. Ben ayöz bina onlara oldum dedi sahabe. Bu her bir durumda olabilir. Bu hep olardı Allah'ın halkı historiasında en zor durumlarında, nice eski öyle de yeni bağlantı vakitinde. Hem çok kere kilisenin 2000 yıllık historiasında. Hiçbir olay, bir zaman engel yetmer Allah'a yaşama kendi halkı arasında. İsus çadırını bizim aramızda koydu. Açan geliriz yeni bağlantıya hem Hristos'un doğmasına apostol Yuhan yazar onun için. Söz adam oldu, bizim aramızda yaşadı. Onun metinliğini gördük nice babadan biricik oğlun metinliğini. Biblia'nın bu fragmentinde kullanılır urum lafı burada çevirili yaşadı. İsus kendi çadırını koydu bizim aramızda anlamasında. Bu dünyada Allah'ın bulunduğu yeri Hristos'dur. Zira onda güydecesine bulunur Allah'ın bütün tamamlığı. Nerede odur, orada Allah'ı karşılarız. Allah'la bizim istediğimiz yerde karşılaşamayız. Sadece onun karşı çıkma hem bulunma istediği yerde, başka laflarla Allah'ın sözünde. Şimdi hakkına tamamlandı ne Allah adıdı halkına esirlikte. Söyleyip hani kısa vakit için ayöz bina onlara oldum. Biz inana geldiğimizde İsus ayöz duhun yardımıyla girer içimize yaşama dini. Da onuştan apostol Pavli sorar. Bilmersiniz mi ani güydeleriniz sizde yaşayan ayöz duhun ayöz binasıdır. Hristos inancı insanlarda bulunur da ayöz duhunla onların içinde yaşar. O kendi kanununu onların yüreklerine yazdı. Nice de Yeremia prorokun aracılığıyla adadı. Ama o günlerden sonra İsrail halkıyla yapacağım anlaşma budur der sahabe. Zakonumu onların içine yerleştireceğim, yüreklerine yazacağım. Ben onların Allah'ı olacağım, onlar da benim halkım olacak. Yeremia 31. baş 33. yer. Açan yetişirsin Biblia'nın son kağıdına, Apokalipsis kağıdına. Allah'ın adamakları bütünden tamamlanırlar. Ayöz binaya hem Allah'ın yanımızda bulunmasına bağlı adamaklar da. Yuhan yeni gök hem yeni yer için yazır. Ayöz bina orada görmedim. Zira sahibi Allah çok kudretli hem kuzu ayöz bina orada. Apokalipsis 21. baş 22. yer. Buluşma çadırı, ayöz yer, ayöz bina, Hristos kendisi. Allah her kere insanların arasında yaşardı.
ileriden haber vermeklerin tamamlanması İsus Hristos kendisidir. Ta eski bağlantıda buluşma çadırını hem ayöz binayı kendi metinliğiyle dolduran O'dur. Esirlik vakitinde İsrail'in halkından bile olan O'dur. Aramızda adam olan O'dur. Allah'ın sözü aracılığıyla aramızda yaşar, kendi duhundan da inancılarda. Allah'ın gelen dünnesinde cennette başka lazım olmayacak insanın elinden yapılmış ayöz bina. Çünkü Allah hem Hristos kendileri belirli hem görünerek buluncuklar kendi inancıları arasında diveç. Büyük Ödeşme Günü. Biblia'nın kararlı okuyucularından çoğu angları ne zamansa niyetlendiler okuma bütün Biblia'yı çek etmeden bitkiye kadar, daha sonra Levitler kağıdında ya da Sayılar kağıdında battılar. Türlü zakonların hem kurbanların uzun listesi anglarını ilk okumaktan değil o kadar kolay anlama, bıraktırırlar kimi okuyuculara bu işi, da Biblia'yı okumak başarısız olur. Bu acınacak iştir, en az iki sebepten. İlk, Biblia'yı okuyan olmalı öteye doğru gidebileceğiydi, sonra dönüp zor tekstlere. İkinci, Levitler kağıdında hem Sayılar kağıdında çok sedef tenesi var. Angıları Biblia'nın kuşku okuyucusuna gerçek açılabilirler en az bir küçük yardımla. Diyelim bu kağıtlarda var çok çeşitli adet, angıları ileriden açık yazdırırlar Hristos'da var olan günahlarımızdan son temizlenmemizi. Böyle kamil adetlerden biri yapılardı Büyük Ödeşme Günü'nde. Büyük Ödeşme Günü ilgilenir ona neye üretti Allah halkını, İsrail'i, çölde yolculuk vakitinde. Günahlar yok oldular. Ayöz yeri, buluşma çadırını hem kurbanını temizlemekten sonra Aaron diri tekeyi getirecek. Aaron iki elini tekenin başına koyacak. İsrail halkının hepsi zakonsuzluklarını, suçlarını hem günahlarını açıklayıp onları tekenin başına geçirecek. Sonra bu iş için mahsus insanla yollayacak tekeyi çöle. Teke İsrail halkının hepsi günahlarını yüklenip onları ulu bir toprağa götürecek. Adam sal verecek tekeyi çöle. Levit 16. baş 20. yer. Tekste andırılan diri teke halkın hepsi günahlarını götürerdi. Bu oluş sadeydi hem apaçıktı. Bunu gören hepsi insanlar, büyükler, ihtiyarlar hem uşaklar anlayabilirdiler haberi. İlkin tekeyi çıkarardılar hepsinin önüne, görebilsinler onu deyini. Sonra papaz Aaron koyardı ellerini tekenin kafasına da böyle geçirerdi ona hepsi İsraillerin günahlarını. Hayvan götürsün deyini onları. Var nice söyleme ana Aaron çekip toplardı bütün halkının günahlarını geçirip onları hayvana. Bu geçirmek insanların günahlarını açıklamak yardımından olardı. Tekst nişanlar bu kurbanın hepsini kapsayan karakterini. Aaron açıklar onun üstünde İsrail halkın hepsi zakonsuzluklarını, suçlarını hem günahlarını. Hepsi günahlar, zakonsuzluklar hem suçlar hepsi alınır da götürülür. Bu oluşta güçlü hem açık iyi haber var. İnsanın kıymeti bir kendi işi olmadan da sadece baktığına hem inandığına ona ne Allah izin verdi papaz yapsın hepsi günahları Irak'a götürürlerdi. Biz var nice düşünelim bir küçük uşağı anne sıkı tutunur babasının elinden de sorar. Baba, acaba teke şimdi bizim hepsi günahlarımızı mı götürür? Öyle yavrum, o götürür hepsini. O götürür bizim kavgalarımızı da mı? Öyle, bunu da. Baba, götürür mü ona hani yalan söyledim? Öyle, bunu da götürür. O götürür dübüdüz hepsini. Kalmır hiçbir de günah bile. Te Allah'ın kuzusu. Büyük Ödeşme Günü'nü girdirmekten sonra 1000 yıldan ziyade geçtiğine Yuhan vatiz edici çölde bağırdı. Te Allah'ın kuzusu hangisi alır dünyanın günahını? Yuhan gösterdi İsus'u, hangisi kesin alıp götürdü dünya günahını, böyle ki dünyanın hepsi günahlarını hem hepsi insanların günahlarını, uşakların, gençlerin, büyüklerin hem ihtiyarların, artık değil sadece gelecek bir şeyin simvolu gibi ama halizden hem kesin. Hristos eski bağlantının kurban hizmetinin
Onun hepsi kurban vermeklerinin kesin sonu. Şimdi kurban ya da simbol gibi teke ya da bir başka hayvan artık değil lazım. Herkesin kim günahlarını açıklar da inanır, hani onlar Hristos'un adına affedildi. İsus Hristos'un adında hem kanında tamam affetmek var. Büyük ödeşme gününün oluşları pek isla yazdırırlar prinsipi. Sade Hristos'un hatırına. Sade hayırlığa göre hem sade inanın. İsrailliler çölde gezdiğine, Yuhan vatiz edici vakitinde, şimdi de günahları affetmenin temeli hep o. Günahlar affedilir. Ne çünkü Allah kendisi onlar için ödeşmek hazırlar. Allah Hristos'un aracılığıyla barıştırdı dünyayı kendisinden. Tek kurtulmamızın temeli. Eğer günahların affedilmesi kar biraz bize bağlı olaydı, hepsimiz söyleyecektik. Ama bizim davamız sade görme hem işitme Hristos'a bize dini Allah'ın yaptığını. O kim günahkar kendisini sayır da sade Hristos'a umutlanır, kendi çalışmaları hem kıymetleri olmadan kurtulur. Allah büyüğünde affeder günahlarımızı hep öyle nice adamın hem Yeva'nın vakitinde. O zaman Allah deriden giyim yaptı da giydirdi adamı hem Yeva'yı. Büyük ödeşme gününde teke götürür günahları. Bu hem binlerle başka örneklerin yardımıyla Allah ürederdi kendi halkını binlerce yıl. Kendi hatırıma suçlarınızı silen benim, elbet benim. Günahlarınızı anmayacağım. İsaiah 43. baş 25. yer. Bu haber şimdi de aslıdır. Şimdi o artık değil sade ilerden haber, süret ya da simbol ama Hristos'da gerçeklik. Moise'ye benzer prorok. Nice söylediydim bu kağıdın çekitmesinde, biz Biblia'dan yürümeriz ama uçarız. Bu üzere biz çok İsus simvolundan Mesih için proroklukların hem anlatmaların yanından geçeriz. Moise'in 5 kağıdında Hristos'un onlarca sureti hem onun yaptıkları var. Kaya angısına vurdu Moise İsraillilere su çıkarmadığını, bizim için Stavroz'a kakılı Hristos'un suretiydi. Hep öyle değnekte kaldırılmış bakır yılan Stavroz'da Hristos'un ilk suretidir. Ona bakan herkesi kurtarırlardı ölümden, hani zehirli yılanlar getirerdi. Açan İsrailliler geçtiler kırmızı denizden, onlar Moise'nin adına vaatiz oldular. Sayılır onlar vaatiz olardı, Moise'nin izleyicileri olmadığını. Nice de biz Hristos'un izleyicileri vaatiz olduk. Onların çoğu niyetine yetişmedi. Nice de büyük batı memleketinde vaatiz olan insanların çoğu may bilmiyorlar Hristos'u da gitmiyorlar onun ardına. Mesih için 6 doğrudan prorokluk. Moise'nin 5 kağıdında Hristos'un çok sureti hem onun için nasihat var. Ama onların arasında hep o kadar İsus için 6 dolaysız prorokluk var. Biraz ileri biz baktık onlardan ilkini. Yaratılışta 3. başta 15. yerde. O kim yiyecek yılanın başını. İkincisini yaratılışta 9. başta 27. yerde. Mesih Şem'in soyundan çıkacak. Hem de üçüncüsünü yaratılışta 12. başta 1. hem 3. yerlerde. Toprak, halk hem iyi sözlemek için üçlü adamak angısını kabul etti Avraham. 4. prorokluk yaratılışta 49. başta 10. yerde söyler. Yahuda'nın elinden padişahlık bastonu düşmez, o hem onun evlatları önderici olacak. Yabancı halklar ona bağışış getirecek, halklar onun sözünü sesleyecek. Bu prorokluğa temellenir Yezekil eski bağlantıda. Yezekil'de 21. başta. Evangeliye Matvey 2. başta 6. yer. Matvey anladır. Hani kâr halkın ilk papazları hem kağıtçıları anlardı ki bu prorokluk Mesih'i gösterir. 5 kağıdın 5. doğrudan prorokluğunda Yakov'dan doğacak padişah için hem İsrail halkından önderici için söylenir. Yüzlerle yıl geçtiğine bu prorokluk için söylerdi Yeremia. Koyup onun gerçekleşmesini geleceği. Yahudi kağıtçıların çoğu sayardı hani bu adınmış zapçı Mesih'dir. 5 kağıttan Mesih için 6. hem son haber bulunur 2. zakonluk kağıdında 18. başta. Orada Moise'ye benzer gelecek prorok için doğrudan söylenilir birlik sayısında. Senin İsrail'in arandan, senin kardeşlerinden, çıfıtlardan
Sahabe Allah'ın sana prorok benim gibi kaldıracak. Onu sesleyin. Öyle ki şimdiyadan laf ettik. Karının soyundan biri için, Şem'in soyundan olan için, Avraham'ın evladı için, İuda'nın senselesinden hem Yakov'un oğullarından biri için. Şimdi açık söylenenler Moise'ye benzer İsrailli bir insan için. Hangisi hatırlı nasihat eder Allah'ın sözünü, hangisinde Allah'la yüz yüze laf eden Moise'de gibi hep öyle Allah'la yakın ilişki var. Bundan kare gelecek prorok lazım da Moise gibi şaşılacak iş yapsın. Moise gibi onlara zakon versin, hem İsrail için dua etsin. Böyle adamaklara hem prorokluklara temellenek İsrailliler beklerdi Mesiha'nın Moise'ye benzer prorok olmasını. Da böyleydi İsus açan tamamlandı hepsi bu proroklukları. Kurban vermekler. İsrailliler günahları affedilsin hem Allah'la kopmuş bağlantı yeniden kurulsun dini 5 türlü kurban vererdiler. İsus Hristos'un ölümü bu kurbanları gereksiz yaptı. Hristos'un kurbanı hatırına günahlarımız bütünden affedildi. Da Allah'la bağlantı yeniden kuruldu. Kurban, kurban, kurban. Bir kere ben stüdyodaydım. Da hazırlardım birkaç dua programması. Açan kolverim hazırdı, her kere susar teknik başladı laf etme. Eski bağlantı kanlı kağıttır. Çünkü orada o kadar çok hayvan kurban vererdiler. Bir akşam karımla laf ettik, niçin orada o kadar çok kurbandı? Tamam öyle, cevap ettim ben. Halizden onlar pek çok, her bir sayfada var türlü kurbanlar. Öyle, adam dirildi. Çünkü karşılıklı ilişki peydalandı. Çıkışır böyle bir fikir, hani kimse savaşır bir şey söylemeye bize. İlerlettim ben. Olur mu böyle? Sordum ben. Hani Allah yıllar boyunca savaşardı kurbanların yardımıyla üretmeye bir şeye İsraillileri. Bana, ayöz Allah'a, siz günaha girdikten sonra yaklaşamazsınız kurbansız. Sonra da İsus geldiğiyle o getirir son kurban, hangisi hepsi ileriki kurbanların tamamlanması olur da ondan sonra başka değil lazım hayvan kurbanı. Yüzlerle yıl getirilen hepsi hayvan kurbanları ilk örnektiler da göstererdiler ileri gelecek son kurbanı. Bizim günahlarımız için Hristos'un kurban ölümünü. Ne düşünersin bu takım yorum için? Yov'un kağıdında iyi haber. Belli kultura historia gösterimleri koyarlar Yov'un kağıdını patriarhlar Avraham, İshak hem Yakov dönemine. Solomon'dan hem başka ariflik literatürasından ileri. Yov'un kağıdında Mesih temasına bağlı birkaç bölüm var. Başka işlerden kare, onda Allah'ın hem ölümlü insanın arasında ortak bulmayı istedik için 4 kere söylenir. Yov'un kağıdında bu ortak türlü adlanır. Ortak. Sefte bu istedik görünür Yov'un kağıdında 9. başta 33. 35. yerlerde. Nerede söylenilir? Keşke aramızda Allah'ın hem Yov'un arasında bir ortak olsa da elini ikimizin üstüne koysa. Allah sopasını üstümden alsın, ondan büyük korku beni korkutmasın. O zaman laf ederim da ondan korkmarım. Ama bu durumda bir şey yapamam. Biblia'nın Fin çevirilerinden birinde son cümle ta iyi çevirili. Şimdi ben bunu yapamam. Çünkü Haliz'den ben yalnızım. Burada Yov kendisinin hem Allah'ın arasında ortak ister. İki tarafı da göstersin, hem onları ilişkilerinde uzlaş. Biblia'nın Fin çevirilerinden birinde son cümle ta iyi çevirili. Şimdi ben bunu yapamam. Çünkü Haliz'den ben yalnızım. O, kim bizim için cezayı dayanacak. Yov'un kağıdında, nice Biblia'nın başka evvelki kağıtlarında da hep tohum şeklinde görünür böyle ortağın lazımlığı. Şahat, iyilendirici. Böyle istediği gösteren ikinci fragment Yov'un kağıdı 16. baş 19. 21. yerler. Ta şimdiden göklerde şahatım hem yükseklerde koruyucum. Dostlarım benimle çok laf ederler. Gözlerim Allah'a yaş döker. Allah'ın hem insanın arasında, insanın hem komşusunun arasında olsaydı biri dava kessin. Kimse lazım da Allah'ın önünde insanı haklı göstersin. Hep o kadar. O kimse kendisi lazım da Allah olsun. Sadece Allah insanı
Allah'ın önünde doğru gösterebilir. Başka laflarla sadece Allah uzlaştırabilir Allah'ı. Yov göklerde şahattı. İyilendirici var olduğuna emin. Da o halizden var. İsus Hristos'dur. Hangisi Allah'ın sağ tarafında şimdi bulunur da dua eder bizim için, da Allah'la yüz yüze gelir bizim için. Nice yüredir çıfıtlara kıyat. Yov'un kıyadında ileriden samarlamak. Yov'un kıyadında 3. pay hangisinde şılır Mesih'i beklemek, Yov'un kıyadı 19. baş 25-27. yer. Tekste ta geçmediğinden onun yönünde olan 2 peyit bakacağız. Çünkü burada saklı halis hedef. Burada Yov Allah'a gelir şaşılacak istediklen. Keşke şimdi laflarım yazılsaydı, kıyada geçseydi, demir kalemle kurşunla diveç vakıda taşta çizili olsaydı. Yov'un olmalı hiç haberinde yoktu ne suyu samarlamak için kendi kağıdında o ilerden söyler. Ta az o düşünebileceğiydi nice onun istediği bu kadar bol tamamlanacak. Dünyaya yüzlerle milyon tane Yov'un kağıdı gösterir, hani Allah duayı işidir. Açan Yov ziye çekerdi. Yalnız hem bırakılmış, onun göklerde dostu Haliz'den vardı. Doğrudan daha çok dost. Angları onun için düşünerdi. Hem anglarında kuvvet vardı kıyat için onun umudunu gerçekleme. Her bir beklemekten daha üstün. Ödeşen. Dönelim bu peyitlere. Ben kurtarıcımın yaşadığını, sonunda yeryüzünde olacağını bilirim. Tenim çürüdükten sonra güydem olmadığından Allah'ı göreceğim. Onu tanıdığım olarak kendim göreceğim, kendi gözlerimle. Onu benim yüreğim yüzler. Burada yönümüzde ölümden sonra ömür. İnsanca ben ölümden sonra ayrılan candır. Bunlar için yüzlerle yıl sonra Biblia'nın başka yerinde söylenilecek. Allah'ı dil yabancı hem tanımadığı gibi ama nice yürekten istediği birini görme. Yov'un kağıdı nice de Biblia'nın başka tekstleri açıklamaktır. Burada Yova hem bize açılır hani Hristos ölümün kuvvetini yensedi. Ona inanan hem kendi yüreklerinde onu görme isteyen insanlar bu Allah'ı dil yabancı hem tanımadığı gibi duyarlar. Hristos da o yakın bize. Anlardı mı Yov bunları? Zor söylemeye ne kadar o anlardı. Çok iş o bizbilli anlardı bizden ta isla. Ama ne de olsa o açıklamanın derin gerçeklerine ortak olarak çalışardı. Yüdek hem doğru göstermek. Yov'un kağıdında Mesih'i beklemekle bağlı 4. hem en şaşılacak pay. Yov'un kağıdı 33. baş 22-30. yerler. Canı mezar kuyusuna, ömrü ölüm atenine yaklaşır. İnsana doğru yolu göstermek için yanında aracı bir angel. 1000 angelden biri bulunarsa, Allah insanı acısın yalvararsa, onu mezardan kurtar ben yedek buldum derse, güdesi çocuk güdesi gibi yenilenecek, gençlik günlerine dönecek. Allah'a dua edecek, Allah onu acıyacak, o da Allah'ın yüzünü görüp sevinecek. Allah onun durumunu doğrultacak. Sonra insanların önünde söyleyecek, günaha girdim, doğruyu kötüye çevirdim. Ama Allah kazandığım cezayı vermedi bana. Canımı mezardan o kurtardı, şafkı görmek için yaşayacağım. Bunları hepsini Allah 2, kimi kere 3 sıra yapar, çevirmediğini insanın canını mezardan hem aydınlatma ömür şafkından. Burada önümüzde Yov'un kağıdında gösterili küçük şekilde kurtarmak için öğretmek. Çünkü insan günahkardır da ölümler karşılaşır, ona lazım bir ortak hangisi ödeşecek onun günahları için. Temellenerek bu ödeşmek yaptığına Allah çevirebilir insana onun doğruluğunu hem gösterebilir hayrını. Bu haklı olmaktan sonra gelir yeni ömür, hangisinde insan kurtarmak için başka insanlara çalır. Bu kurtarmanın hatırına dirilmekte insan kabul edecek yeni güğde, hangisi zayıf olmayacak hem hastalanmayacak, şimdiki güğdemiz gibi. Yov'un beklediği hem onda avutmak bulma istediği ortak, iyilendirici hem ödeşen İsus Hristos'du. Bir kimlikte %100 Allah hem insan. Yova ileriden açıklandığı yaldızlı gelecek kurtarıcı hem kurtulmak, hangisi lazım da olsun Hristos'un aracılığından. Şimdi İsus geldi de bütünden ödeşti bizim için.
Onuştan bizde de var temel çalma onun için. Kim geri verdi bize doğruluğumuzu, hem kin tutmadı bize, makar ki günah yaptık da aslıyı bozduk. Adanmış toprağa doğru. Adamaklar tamamlanmaya başlarlar. Allah adada Avraam'a, hani o büyük halk olacak, hangisi kendi toprağını kabul edecek, hem bitkiye hepsi soylara ondan iyilik olacak. Daha sonra Allah bu adamayı çok kere tekrarladı. O anlattı Avraam'a onu, hani İsrail halkı 400 yıl boyunca esirlikte yaşayacak, sonra da kurtulacak. Öyle de oldu. Mısır'da esirlik denedi İsraillilerin güyüde hem ruh dayanıklılığını, hem şüphesiz onların inancılığını da. Senin dolayında insanlar sadece esirlik hem kahır görerken 400 yıl Allah'tan adamakları tamamlansın uzun beklemek zamandır. Bitkiye kurtulmak için adamak hep o kadar çıkışta tamamlandı. İsrail bırakabildi Mısır'ı. İsrailliler Kırmızı Denizi geçtiğiyle başladılar çölde uzun yolculuğu. Hangisinin vakitinde Allah başka işlerden gayrı kendi zakonunu verdi hem çok işlere öğretti onları. O zaman İsrail kabul ettiği eski bağlantının hepsi kurban kanunlarını, papazlarla hem adetlerle Allah'a hizmetinin sırasını. Şimdi İsrail halktı. Avraam'a adamakların ilk payı tamamlandı. Ama adanmış toprak onlarda ta yoktu. Öndürecilerin hem halkın seslemediği beterine geziyi başlayan evlat boyundan sadece ikisi İsus Navin hem Halef girebildiler adanmış toprağa. İsus Navin'in önderliğinden niyete doğru. Sadece yeni evlat boyu İsus Navin'in önderliğinden hazırdı çorbacı olma adanmış toprağa. Bunun için anladır İsus Navin'in kağıdı. Toprağı zapt ederken en büyük bela değildi düşmanların sayısı hem onların kuvveti, sayılır dış direşmek. Ama günah, iç düşman. İsus Navin yaşamasının sonunda gene de vardı nice sevinsin, hani Allah'ın hepsi adamakları tamamlandı. Makar ki hep o zaman o insanları tembihlerdi, düşünerek gelecek için. De her bir insan gibi ben de bu dünyayı bırakırım. Bütün yüreğinizle hem canınızla bilirsiniz ki sahibi Allah'ınızın size verdiği adamaklarından hiçbiri boş çıkmadı. Hepsi tamamlandı. Hiçbiri boş çıkan olmadı. Da nice sahibi Allah'ınızın size verdiği adamaklarından hepsi tamamlandı. Öyle sahibi Allah'ınızın verdiği bu iyi topraklarından sizi yok edince betvaları da tamamlayacak. Sahibi Allah'ınızın size buyurduğu anlaşmasını bozarsanız, gidip başka Allah'lara hizmet edersiniz, hem baş edersiniz. Sahibinin öfkesi size tutuşacak da Allah'ın size verdiği bu güzel topraktan tez yok olacaksınız. Navin 23. baş 14. 16. yer. Bu tembihlenmek ne kadar aktualmış göreriz İsus Navin'in ölümünden sonra İsrail'in geçirdiklerinden. Sudyalar zamanı. Açan halk çıkıştan hem çölde yolculuktan sonra şimdi bitkiye geldi adanmış toprağa, vardı nice inanma hani insanlar yetiştiler pek güzel, enseyiş hem barış vakıda. Hiç değil öyle. İsus Navin'in ölümünden sonra sudyalar zamanında İsrail halkının yaşaması benzer oluşlar değişilmez sırasıydı. Uzaklaşmak, yardım çağrısı, kurtarmak, yenilenmek, uzaklaşmak. Biblia bu takım yazdırır bu zamanı. O günlerde İsrail'de padişah yoktu. Herkesi kendi icesine doğru saydığını yapardı. İsrail'in sudyaları. Bu cümle bizim vakitimizi de doğrudan yazdırır, hem gösterir ne kadar aktual sudyalar kağıdı. Hem de kurtarmak historiası bakışından gösterir hani o laf edilen hem sahabeden adanmış rahatlık daha tamamlanmadı. Kurtarmak historiasının bu tipik nişanıdır. Allah rahatlık adır. İnsan da düşünür Allah adamasının bir türlü tamamlanmasını. Açan insanın düşündükleri olmuyor, inan kaybeder. Ama Allah ta çeketmeden bir şey daha büyük niyetledi. Bir şey öyle, neyi olmaz tez yelden yapma. Büyün de öyle. Çıfıtlarda kağıdın 4. bölümüne göre eski bağlantıda söylenilir şimdi bize Hristos'da buyurulan rahatlık için.
Ama bununla beraber bugün de Allah'tan bize adanmış o son rahatlık gelecekte bulunur. Avraam'ın 3 kabul edilmiş adamasından ikisi şimdi tamamlandı. Halk oluştu, hem halkın toprakları vardı. Ama ta görünmezdi biri, kim yiyecek ilanın kafasını. Ya da Moise'ye benzen prorok, hangisi hem Avraam'ın torunu olacaktı, hem onun aracılığıyla bütün dünya iyi sözlenecekti. İsus Sabi'nin angeli gibi eski bağlantıda. Ta ileri gitmediğinden bakacağız nice buluşabiliriz İsus'la eski bağlantıda Sabi'nin angeli görünüşünde. Eski bağlantıda Sabi'nin angeli için anladan fragmentleri ufaktan incelediğiyle söyleyebiliriz hani Sabi'nin angelini Allah kendinden ayrı gösterir. Bu çıkışır tituldan da. Allah'ın söylediğinden Sabi'nin angeli için 3. hem 2. yüzde padişahların 2. kağıdında gibi. Makar ki Sabi'nin angeli Allah'tan ayrı olur, o hep o kadar Allah'lı kalitelerle gösterilir de kendisi için söyler hani o da halizden Allah'tır. Sabi'nin angeli Allah'tan ayrı. Diyelim bu fragmentlerde Allah Sabi bizbilli ayrılı Sabi'nin angelinden. Yaratılış kağıdında 24. başta 7. yerde Avraam kendi hizmetçisine der, Sabi gökün Allah'ı, o kendisi yollayacak kendi angelini senin önüne. Daha sonra hizmetçi Avraam'ın laflarını bu takım söyler. Sabi kendi angelini seninle yollayacak. Çıkış kağıdında 23. başta 23. yerde Sabi söyler. Te yolda seni korusun hem hazırladığım yere seni götürsün. Önünde bir angel ben yollayırım. Hem öteye doğru çıkış kağıdında 32. başta 34. yerde. Te benim angelim önünde gidecek. Sabi'nin angeli Allah'tır. Başka taraftan eski bağlantının türlü fragmentlerinde Sabi'nin angeli Allah gibi açık görünür. Yaratılış kağıdında 16. başta 7. hem 13. yerlerde angel bulur Hagar'ı da izin verir. Dön geri çorbacı kana da aşağı kal. Sonra o der, ben senin evlat boylarını o kadar zedeleyeceğim. Ani sayısı bilinmeyecek. Bundan sonra Sabi'nin angeli Hagar'a daha da çok haber laflarını söyler. Onunla laf eden Sabi'ye Hagar koyduğu ad El Roi. Sen beni gören Allah'sın. Çünkü o dediydi, halizden mi ben gördüm onu, kim beni görür. Yaratılış kağıdında 22. başta 11. 18. yerde Sabi'nin angeli sesidir Avraam'a. Avraam, Avraam. Ben buradayım dedi o. Dokunma uşağa dedi angel. Bir şey yapma ona. Şimdi ben anladım. Hani sen korkarsın Allah'tan. Canın acımadı verme bana biricik oğlunu. O yere nerede oldu bu iş Avraam verdi ad Yahve-Yire. Allah bulacak. Buradan çekilir söz. Sabi'nin bayırında bulunacak ne lazım. Sonra Allah'ın angeli göklerden gene dedi Avraam'a. Kendi kendimden yemin ederim. Sabi haberler. Bunu yaptığın için, biricik oğlunu acımadığı için. Yaratılış kağıdı 31. başta 11. 13. yerde. Burada gene fragment hangisinde Sabi'nin angeli hem Allah birbirine denk olurlar. Yakov için anladılar. Yakov dedi bana düşümde Allah'ın angeli. Buradayım dedim ben. Ben Allah'ım, hani sana göründüğüm Bet-El'de, nerede bana yemin ettiğin döküp taş üstüne zeytin oluyor. Kalk da git bu topraktan ana tarafına. Bet-El'de Yakov'a görünen Allah'tı. Yaratılış kağıdında 32. başta 24. 30. yerde Yakov güreşer bir adamla hangisi onu iyi sözlerde söyler. Bundan beri senin adın olacak değil Yakov ama İsrail. Allah'la güreşen. Çünkü sen güreştin Allah'la hem insanlarla da üstün çıktın. O yerin adını Yakov koydu Peniel, Allah'ın yüzü. Deyip ben burada Allah'ı yüz yüze gördüm da sağ selam kaldım. Osya prorokun kağıdına göre 12. başta 4. 5. yerde o Allah'la güreşti, o angelle güreşti da yensedi. Sabi da Savaof Allah'ıdır. Yaratılış kağıdı 48. bölüm 15. 16. yer. Yakov kendi uşaklarına iyi sözlerken beraber gösterir hani Sabi'nin angeli hem Allah bir yüzdür.
Sonra o iyi sözledi Yosif'i böyle laflarla. Allah, ona hizmet ettiler benim büyük babam Avram hem babam İshak. Allah benim ömür boyunca hem bugüne kadar güdücüm. Beni kötülükten kurtaran angel, hayırlasın bu çocukları. Çıkış kıyada 3. baş 2. 6. yeradan. Allah'ın angeli Moise'ye güven gümesinden çıkan ateş yalınında görünür. Moise yaklaştığına gümeye bakma, angel onunla laf etmeye başladı da kendini tanıttı. Ben babanın Allah'ıyım, Avraam'ın Allah'ıyım, İshak'ın Allah'ıyım, hem Yakov'un Allah'ıyım. Çıkış kıyadı 23. bölüm 21. 22. yerler. Eski bağlantıda sahabenin angeli için anladan bu en iyi fragmentlerinden biri. Allah söyler angel için. Ona uy, hem onun sözünü sesle. Ona karşı direşme, çünkü onda adım olduğu için günahınızı affetmeyecek. Onun sözünü seslersen, hem hepsi söylediklerimi tamamlarsan. Burada anlarız hani sahabenin angeli Hanaan topraklarında Allah'ın halkını getirir. Allah kendi danışır halka angeli seslesin, izinlerini yapsın hem ona karşı gitmesin. Yeni bağlantıda Allah kendi oğlu için razgele söylemir. Bu benim sevgili oğlumdur, kimde benim hayırlıyım. Onu sesleyin. Hem davamız Allah'ın ayızduhunu gücendirmeyelim. Eski bağlantıda da yeni bağlantıda da Allah birdir ama 3 yüzde. Allah'lıkta 3 kendi başına Allah'lı yüz var. Hepsi bu yüzler bir türlü Allah'lı. Gerhardus Voss dopdoğru açıklar hani bu Allah'lı hem kendi başına olmayı anlama biricik yol var. Temellenme ona hani bu ikili anlamakta bulunur Allah'ın iç yaşamasının çeşitliği. Yollanılmış angel Allah'ın payısaydı, o yollandıranı gibi Allah'ı gösterebileceğiydi. Hem beraber Allah gibi laf edebileceğiydi. Da iki durumda da bunu gerçek temelleyiciydi. Kendi angel aracılığıyla Allah halkından bileydi onun zayıflığında, yardım ederek hem kahveleyerek insanları. Biblia bize sahabenin angelinin diveç hem yaratılmaz olduğunu açık anlatır. Eski bağlantı döneminde türlü şekillerde onun görünmesi bezbelli yaratılmış gerçeğin payı olur. Bu takım ta baştan Allah'ın dünyada bulunduğu ayözluydu. Demek materyada ayözlü vardı. Bu bakıştan Hristos hem sahabenin angeli sade bir işle başkalaşır. Eski bağlantıda yaratılmış şekil geçiciydi. Şimdi ise Hristos adam olduğuna o diveç oldu. Ta baştan, yaratılıştan Biblia'da Allah gösterilir bize birlikte çeşitli gibi. Hep bir Allah gibi eski hem yeni bağlantıda. 3 yüzde Allah'ı açıklamakta üst noktaya yetiştik. Açan Allah'ın oğlu insan oldu. Apostol Yuhan yazır, baştan söz vardı, söz Allah'taydı, söz Allah'tı. Baştan o Allah'taydı. Söz adam oldu, bizim aramızda yaşadı. Yuhanna 1. baş 1. yer. Yeni bağlantıda Allah değil sadece sahabenin angeli gibi dolaşır bizi. Ama aramızda Allah'ın oğlu yaşar. Birleşik padişahlık zamanı. İsrail halkı historiasında başka bir kararlı devir başladı, insanlar prorok Samuel'dan padişah istediğinden. Başka halklarda gibi dava kessin, bize padişah koy. Allah prorokuna izin verdi insanın istediğini yapsın, makar ki insan onların bir padişah olacağına Allah'a saygı göstermezdi. Gene de Allah padişahlığın cümleye getireceği önemli sonuçları için insanı tembihledi. İnsanlar istediğini kabul ettiler. Saul padişah oldu. Hep o kadar. O Allah'ı seslemedi, hem padişahlığı yapamadı. Da onun yerine David kaldırıldı. David'in vaktinde İsrail halkı historiada büyük başarılı gelişmek dönemine yetişti. Sade bu historia zamanında İsrail büyük bir padişahlıktı. Onu dağıttığı Asirya ya da Vavilon gibi devlet hiçbir zaman güç değildi. Ama ne de olsa o büyük devletti. O yensidi dolayında düşmanları da barış kurdu. Şimdi var da nice düşünme ki Avraam'ın kabul ettiği 3. adaması onun soyu aracılığıyla bütün dünyanın iyi sözlenmesi için başladı tamamlanma. Öyle de oldu.
David Mesih padişahın ilk suretiydi. İnsan olarak o tamamlıktan uzaktı ama hep o kadar. Kendi hizmeti üzerine o ne zamansa gelen Halis Önderici'nin hem İsrail padişahın ilk suretiydi. Onun padişahlığı üst noktaya yetiştiği an eski bağlantıda Allah'tan Mesih için önemli adamaklardan birini kabul etti. Diveç padişah, yıkılmaz padişahlık. David'den ileri olanların arasında Anna'ydı hem onun oğlu Samuel'dı. Padişahların ilk adı Anna için Anna'dır. Kahırlı yürekle o Allah'a dua ederdi. İlkten Anna'nın anlayamadığı Allah'ın cevabı daha sonra prorok Samuel'a büyüyecek oğlu oldu. Kendi hizmetinden o yol hazırlayacak David'e kimin soyundan sonra Mesih gelecek. Geri bakarsak Anna'nın durumunu Sara'nın durumundan yarıştırabiliriz. İleri bakarsak Maria'nın durumundan. Karılar üçü de olamaz görünen durumda uşak doğurdurdular. Karıların üçünün de uşakları kurtarmak historiasında önemli kişiler oldular. Anna özellikle niçin dua ederdi? Duası onun dolayında merkezlenemir. O yoksullar için, baskı altında olanlar için dua ederdi. Allahsızlar dualarından hodul olurlar. Ama Anna'nın dualarında bu insanlar değildiler baş. Duanın başı Allah'tı. Sahabi en uzak yerlerde bulunanlara dava keser, hem kendi padişahına Allah'a kuvvet verir. Padişah için söylenilir Allah'a yağlanmışın boynuzunu yüceltecek. Bu Allah Mesih'in kuvvetini temelleyecek anlamasında kullanılır. İkinci, hem 109. psalmalarda da söylenilir taife halklara Allah'ın dava kesmesi için, hem Mesih'e padişaha verilecek padişahlık için, Allah'ın düşmanlarına gelecek dava için, hem beklenilen Mesih için Anna'nın lafları söylenildi Silom'un yıkılacağı zaman, hem Allah'ın sandığı düşmanların eline düşeceği zaman. Tamam bu oluşlar debriştirdi insanı padişah istesin. Hangisinden kalıcı dinastiye çıkacak? Gelecek padişah Mesih. Anna'nın prorokluk duasında söylenildiği gelecek padişah ya da Allah'ın yağlanmışı belirli anlamada padişah David, kimin soyundan bitkiye Mesih doğacak. David'in yenseyişleri hem padişahlığı genişletmek üzerine Allah'ın yağlanmışı kuvveti onun vaktinde başladı kaldırılmaya. David'in evladlarının Allah'ın düşmanlarını hepsi yenseyişlerinde hem Hristos'un padişahlığı yayınlanmasında ilerler. Son tamamlanmak Hristos'un ikinci gelmesinde olacak. O zaman onun hepsi düşmanları baş eğilecek. Da Allah'ın padişahlığı son metinliğine yetişecek. Apostol Petri şüphesiz Anna'nın şu prorokluk laflarını kullanır, diyerek prorok Samuel'dan beri hepsi proroklar bu vakit için söylerler. Mesih padişahı beklemenin 4 dönemi. Nice Avraham öyle Yakov da onlardan padişahlar olacağı için adamak kabul etti. Bu Biblia'nın Mesih padişah için ipinde ilk dönemiydi. İkinci dönemde Yahuda'ya kuvvet hem önderlemek simvolları verildi. Da bu padişahlık için halkların seslemesi adanıldı. Üçüncü dönemde söylenilir bu padişah Valam'ın prorokluğuna göre düşmanları yıkacak. Yakov'un soyundan bir yıldız çıkacak. İsrail'den bir önder yükselecek. Burada Anna'nın duasında Mesih padişah için proroklukların 4. dönemine yaklaşırız. Mesih yükseltilmiş padişah gibi bütün yere davacı olacak. Popaz Mesih'i beklemenin ilerlemesi. Çölde yolculuk bittikten beri Allah Araon'la Diveç popazlık için bağlantı kurduğundan İsrail'de popaz vardı. Ama hepsi popazlar Allah'tan kabul edilmiş izinlere inanç değildi. İki inançsız popaz, baş popazın İlya'nın Ofni hem Finees oğullarıydı. Bilinmez prorok baş popaza İlya'ya hem onun oğullarına davayı haberlerken, Allah'ın istediğini yapacak inanç baş popazın koyacağını ileriden gördü. Bu popaz Mesih'in beklenmesini uyandırır. Bundan kara 31. peyte göre prorok gelecek için söyler. Gelecekte bu inanç popaz kimdir? Kimliğini anlamak verilir 35. peyte, hangisinde söylenilir onun evinin sağlam şekilde düzülmesi için. Bu ev hep Allah'ın yağlanmışı yolundan gidecek. Allah'ın yağlanmışı hem gelecek inanç popaz
burada hep bir kişidir. Mesiha'nın evinin azaları. Biz de Allah'ın yağlanmışı yolundan giden bu evin azalarıyız. Böyle bu soruşa çıfıtlara kağıdın avtoru bakır. Allah'ın Mesih için ilerden verdiği hepsi ipleri İsus'ta gerçeklendiler. Hristosa inananlar popaz Mesiha'nın İsus padişahın bize dini edindiğine mirasçı olurlar. Bu mirası anlamak hem benimsemek için bütün yaşamak yetmeyecek, sonsuzluk lazım. Diveç çorbacı padişah. Şimdi geçeceğiz padişah Mesih için büyük prorokla hangisini kabul etti David. Padişahların 2. kağıdının 7. bölümü eski bağlantının Mesih için en önemli bölümlerinden biri. Şimdi onu peyit peyit bakacağız. Padişah kendi sarayına yerleşti. Sahabe de onu dolayından hepsi düşmanlarından kurtarıp rahatlandırdı. O zaman padişah prorok Nafan'a dedi: "Bak, ben çam ağacından yapılmış sarayda yaşarım. Allah'ın sandığı da çadırda durur. Git da her bir düşündüğünü yap, çünkü sahibi seninle," dedi Nafan. O gece sahibi ses etti Nafan'a: "Git, hizmetkarime David'a böyle de. Sahibi söyler ki yaşamam için bana sen mi ev yapacaksın? İsrail halkını Mısır'dan çıkardıktan beri bugüne kadar ev içinde yaşamadım. Bir çadırda orada burada durgunarak gezdim. İsraillilerle bile gezdiğim yerlerde İsrail halkımı güçsün sımırladığım önderlerinden birine hiç sordum mu? Niçin bana çam ağacından bir ev yapmadınız?" Şimdi David hizmetkarime böyle de: "Kuvvetler sahibi söyler ki İsrail halkımın öndericisi olasın diye ben seni koyun gütmekten aldım. Nereye de gitsen seninlendim. Önünden hepsi düşmanlarını yok ettim. Adını dünyada büyük adamların adı gibi büyük yapacağım. İsrail halkım için bir yurt düzüp onu orada yerleştireceğim, kendi yurtunda yaşasın da başka rahatsız edilmesin. Kötü insanlar da İsrail'e stüdyalar koyduğum günden beri bugüne kadar yaptıkları gibi İsrail halkıma baskı yapmasınlar. Seni hepsi düşmanlarından kurtarıp rahatlandıracağım. Sahibi senin için bir soy yetiştireceğini haberler. Günlerin tamamlandığıyla dedelerin gibi rahmetli olduğuna senden sonra soyundan birini ortaya çıkarıp padişahlığını pekleştireceğim. Adıma bir ev düzecek, ben de onun padişahlığın tahtasını diveç yapacağım. Ben ona baba olacağım, o da bana oğul olacak. Günah yaparsa onu insanların sopalarından, insanların uruşlarından cezalayacağım. Ama senin önünde reddettim, Saul'dan gibi hayırımı almayacağım. Soyun hem padişahlığın diveç yönümde duracak, hem tahttan sonsuzadan sürtecek." Nafan hepsi bu sözleri hem bu görümü David'e anlattı. İnsanlar yaşardı İsrail'in altın asrinde. Allah'ın Avraham'a adamaklarından ikisi halk hem toprak için gerçeklendi. Hem peydalandı umut üçüncüsünün gerçeklenmesine. İyi sözlemek bütün dünyaya gelecek. David padişah oldu, düşmanları yenildi. Şimdi David bir fikir, ona göre kamil bir fikir düşündü. Allah'a ev yapmayı istedi. Demek Allah'ın sandığına, Allah'ın bulunmak yerine hem simvoluna. David'in tahtı proroku Nafan bu fikri hep kamil sayardı. Ama David'in fikri Allah'a uygun değildi. Allah'ın cevabında David'e güzel yerler vardı. David, bezbelli hiç düşünmezdi ki o büyük padişah Allah'a ev düzmek için uygun kişi değil. Allah'ın ilk söylediği lafları şuydur: "Yaşamam için bana sen mi ev yapacaksın?" David bezbelli anlamardı, hani Allah'a bir şey düzmediğini hiçbir insan yakışmıyor. Allah hiçbir zaman güzel evde yaşamadı. Ama halkından bileydi. Allah hiçbir zaman ona ev düzsünler kimseye izin vermedi. Allah hiçbir zaman sımırlamadığı ruhluk çok var. Ruh bakışından kıymetleri olmayan insanların kuralları hem adetleri için laf gider. Ruhluk merkezi değil de sahabe için David'in yaptığı. Ama David için Allah'ın yaptığı hem yapacağı. Şimdi Allah David'e ev düzeceğini haberleyecek. David'in düşünmeklerine hepten tersine. David'in Allah'a hizmet için bütün anlaması bütünden değişilir. Allah'ın David'e düzeceği ev lazımdı hepten başka olsun. Bakarak David'in sahabeye düşündüğü düzme eve.
O lazım da olsun padişah soyu. David'in tronunda David'in soyundan evlatlar olacak diveç. David'in bu padişah soyu lazımdı düşsün Allah'a ev, diveç sürten padişahlık. Allah gelecek padişahın babası olacak. O da Allah'ın oğlu olacak. Oğlu kötülük yaparsa o cezalanacak. Ama Allah'ın hayrından o kötülük yapmayacak. Burada hep görebiliriz genel bir prorokluk. O gösterir hani prorokluklar birbirine girerler. Hesaba alırlar değil doğru yapan padişahları da. Allah'ın hayrına göre bu silsile hep ilerler. David'in tronunda diveç Mesih padişahı da. İsus şartları gerçekler. 14. peyiti böyle de anlayabiliriz. Allah adadı hani David'in tronuna diveç çorbacı olan padişah gelecek. Bu padişahın Allah'la özel ilişkileri olacak. Oğullan babada gibi. Ama bir şart var. Hani bu oğul hiç yanlışlık yapmayacak. Başka laflarla o günahsız olacak. David'in evlatlarından hiçbiri bu şartlara uymazdı Hristos gelince. İsus günahsızdı. Bu üzere İsus, David'in evlatlarından bu diveç önderici padişah kriteriyalarına uyan biriciktir. İnsanın kısmeti. İşidip Allah'ın haberini David dua eder hem şükür eder. Padişah David gelip sahabenin önüne oturdu da böyle dedi. Ben kimim ey sahabe Allah'ım, nedir ailem benim ki beni buraya kadar getirdin? Sanki bu da mı az geldi ey sahabe Allah'ım, hizmetkarının soyunun geleceği için de söz verdin. Ey sahabe Allah'ım, insanlarla hep böyle mi laf edersin? Ben sana başka ne diyebilirim? Hizmetkarını ey sahabe tanıyırsın. Sözünün hatırı için hem istediğine uygun bu büyüklüğü gösterdin, hem hizmetkarına bildirdin. Büyüksün ey sahabe Allah'ım. Sana benzer yok, senden başka Allah da yok. Bunu kendi kulaklarımızla işittik. İsrail halkına benzer bir halk yok dünyada. Kendi halkın olsun diye onları kurtarmaya gittin. Çünkü onlar içinde, padişahlığın içinde büyük hem korkunç işler yapmanla metinlendin. Mısır'dan kendin için kurtardığın halkın önünden insanları hem Allah'larını kovdun. İsrail'i sonsuza kadar kendi halkın olarak benimsedin, hem sen de sahabe onun Allah'ı oldun. Şimdi sahabe Allah'ım hizmetkarına hem onun soyuna söylediği sözünü sonsuza kadar tut. Sözünü tam anla. Öyle ki insanlar da söyleyerek kuvvetler sahabesi İsrail'in Allah'ıdır, adını sonsuza kadar yükseltsinler. David hizmetkarının soyu da yönünde kavi dursun. Ey kuvvetler sahabesi İsrail'in Allah'ı, senin için bir soy yaratacağım hizmetkarına deyip açıkladın. Bunun için hizmetkarın sana bu duayı yapmaya girginlik buldu. Ey sahabe Allah'ım, sen Allah'sın. Sözlerin gerçektir. Hizmetkarına bu iyilikleri söz verdin. Şimdi de yönünde sonsuza kadar sürtmesi için hizmetkarının soyunu iyi sözle. Çünkü ey sahabe Allah'ım, sen böyle söz verdin da hizmetkarının soyu iyi sözlemenden sonsuza kadar iyi sözlü olacak. 2. Padişahlar 7. bölüm 18-29. yerler. Kendi şükür duasında David gösterdi hani o İslamlar ne soy büyük adamaklar o şimdi hemen kabul etti. 18. peyite göre şimdi o işleri halizden görerdi. 19. peyit bütün bölümünün baş peyiti. İlk, David anladı ki Allah'ın adamakları gelecekte tamamlanacaklar. Burada son vakitleri gösteren mahsus termin kullanılır. Bundan kare, bu takım eski çift dilinden 19. peyitin yorumlamak için zor son payını çevirebiliriz. Böyledir insan dünyasının kısmeti. Öyle ki Mesih padişah insan dünyasının kısmeti. O insanlara verilen büyük mirastır. Başka olabilen çeviri bu takımdır. Sahibim, insan dünyasına haber mi bu? Mesih padişah için haber Allah'ın haberi insan dünyasına. Yeni bağlantıya göre İsus'ta bizim mirasımız, günahlarımızın affedilmesi hem diveç yaşamamız. O diveç kuvveti altında yaşadığımız Mesih padişahtır.
Onun padişahlığında, hayırlık padişahlığında yaşarız. Ani David, dünya historiasında en büyük psalmacı, söyleyince kamil metinliğini ilkin susardı. Dil fasıl. Adamakların gerçeklenmesi Allah'ın yerlerinde. David Allah'ı metinlerken umutlanmazdı kendi kuvvetine. O anlardı hani Allah'ın padişahlığı işi değil onun ama bütünden Allah'ın yerlerinde bulunur. Hristiyanlıktan gayrı dünyanın hepsi dinlerinde kurtulmak bitkiye insanın kuvvetinden çıkışır. Biblia'ya göre kurtulmak bütünden Allah'ın yerlerindedir. Allah açır ne insana yapmayı ister, sonra da yapar bunu. Bizim işimiz Allah'ın adamaklarına şaşma, umutlanma onlara, şükür etme onlar için hem yaşama onlarla. Bundan sonra Biblia, thriller gibi izler nice Allah'ın adamakları David'e gerçeklenir. Kimi kere değilim esirlik vakitinde görünür, sansın adamaklar kayboldu, yok oldu. Ama değil öyle. Ne de olsa Allah sözünü tutar. Kurtarmak historiası ilerler, ta çok açılır, hem bitkiye tamamlanır Hristos'un ilk hem ikinci gelmesine. İsus artık geldi ilk kere de bütünden ödedi insanların günahlarını kendi uzlaştıran ölümünün stavrozda. Şimdi onun ikinci gelmesini bekleriz. O zaman Allah'ın hepsi ta gerçeklenmemiş adamakları tamamlanacak da Allah'ın padişahlığı bütün metinliğinde gelecek. Psalmalık Mesih için türkü toplumu. David'in Allah'tan kabul ettiği adamakları psalmalarda hem prorokların haberlerinde merkez rol oynarlar. Açan zor vakitlerdi da gelerdi hani Allah halkını bıraktı, onlardan tutunardılar hem onlarda rahatlık arardılar. David'e Mesih için adamaklar ayrıca 88. hem 131. psalmalarda merkez yer kaplarlar. Çekideci 88. psalmadan. Mesih, Allah'ın hepsi dünya padişahlarından üstün ilk kuşağı. Mesih ile bağlantı diveçtir, hem tronu sonsuza kadar. David'in evladlarından biri Sabi'yi izlemerse, hem kendi tarafından anlaşmayı bozarsa, Allah anlaşmaya hep o kadar inanç kalacak. Kâr David'in evladlarından biri onu bırakarsa, o niyetini tamamlayacak. Bu takım belli ki Mesih padişah David'in soyundan doğacak, hem onun padişahlığının sonu olmayacak. Kâr David evlatların historia zincirinde bir kimseye adamaklara kendi bağlantısını kaybederse. 31-38. peyit. 88. psalma Ezrahit Efam'ın türküsüdür. Efam Solomon'un Ayos binasında çalgıcıların biriydi. Psalma olmalı peydalandı David'in dinastiyası pek belalı bir durumda bulunarken. Mesih için bir öğretmek 18-38. peyitlerde ayrıca var. Kimsey hem hiçbir şey bir zaman Allah'ın kurtarmak niyetini bozamaz. Allah her zaman kendi istediğini hem niyetini gerçekler, bir kişinin ya da halkın ne yapma kararını hesaba almayarak. Allah kendi ayozluğundan emin etti de halkına yalan söylemir. Bu manada Allah'ın adamakları her zaman değişilmez. Elbet kendi tarafından insan onun için Allah'ın niyetini bozabilir, da adamaklarla bağlantısını kaybedebilir. Ama Allah'ın istediği hep o kadar bütünden hem bitkiyadan gerçeklenecek. Allah'ın kendi adamaklarına mahsus bu inanç gösterilir psalmanın sonunda. Sanarken hani Allah anlaşmasından vazgeçti, Efam dua eder. Sahabi, senin ileriki hayırların nerede? Kendi doğruluğundan David'e yemin ettin. Efam avudur kendisini. Hani Allah kendi adamaklarını unutamaz. Biz de buna umutlanabiliriz. Hizmetkerin David için. 131. psalma 2 paydan düzülür. İlk payı, hangisi binayı ayozlarken duaların biri olmalıydı, 3 parçaya bölebiliriz. O 10. peyitle biter. 1. hem 5. peyitler yazdırırlar Sabi'ye ayoz bina düzmeye David'in düşündüğünü. 6. hem 7. peyitlerde yazdırılır ayoz binayı bitirdikten sonra insanların davranışı. 8. 10. peyitte gene kullanılır binayı ayozlamak dualarından Solomon'un, David'in oğlunun duasından bir payı.
Angısında Davide Sabi'nin yağlanmışı denilir. Psalmanın son payını ikiye bölebiliriz. 11. 12. beyitler Sabi'nin Davide verdiği anlaşmayı belli eder. 13. 18. beyitler anlatırlar niçin David'in Siyon'u kendi Ayos binası duracağı yer gibi ayrıldı. 13. 18. beyitler anlatırlar niçin David Siyon'u kendi Ayos binası duracağı yer gibi ayırdı. Kendi vakitinde David'e Allah'ın verdiği adamaklarına temellenerek psalmacı Allah'a umutlanır. Allah hiçbir zaman kendi adamaklarını bozmayacak ama bütün dünyayı iyi sözleyecek David'in evladı Mesih'in aracılığından. Siyon gösterir Allah'ın diveç evini halkının, İsraillilerin hem onlardan sonra hepsi inancıların arasında. Popazları kurtarmakla Allah giydirir da onlar Allah'a hem insanlara var nice hizmet etsinler değil kendi doğruluğundan ama Allah'tan verilmiş doğrulukla. Buynuz, şafk hem fenet. Psalmanın sonunda Mesih için 3 simbol var. 1. Allah David'in soyundan kavi padişah çıkaracak. 2. O kendi yağlanmışını şafk olarak sürttürecek. Hem 3. Mesih'in başında fenet çalacak. Bu takım Mesih için 3 nişan yeniden David'e bağlanır. Büyültme dini onunla bağlı Mesih'e beklemeklerini. Fenet gösterir gelecek David Mesih'in padişah gibi zap etmesini. Şafk gösterir şıla, angısını Mesih'e dünyada yaygınlayacak. Padişah soyu eski çift dilinde boynuz kaldırma, güç hem kuvvet simvoluydu. Boynuz kaldırma, kavil etmek gösterir. Belli hem açık adamaklardan kare bütün eski bağlantı Mesih için simvollarla dolu. Yok nice anlama Biblia'yı ayrı onun gerçek hem belirli birliğini almadığından hesaba Allah'ın adamaklarını, angıların bağışlamasını, gelişmesini hem tamamlanmasını çekitmeden bitkiye adam bu kadar ufaktan izler Biblia. Eski bağlantının psalmalarında Mesih için prorokluk hem nasat var daha çok ne kadar bakabiliriz bu kiyatta. Şimdi bakacağız 2. hem 109. psalmaları. 109. psalma Allah'ın iki söylediğine düzüler. İlk gösterili 1. beytte Allah sahibime der, ben düşmanlarını ayaklarının altına getirince sağ tarafımda otur. 2. Allah'lı söyledik 4. beytte bulunur. Allah yemin etti da kararından dönmez. Divece popazsın sen Melkisedek sırasına göre. Yazdırmaların ikisi de ilkin padişah gibi sonra popaz gibi hep bir kişi için söylerler. İki deyimi de Allah söyledi David için. İkisi de gösterirler onu kime David sahibi der. Başka laflarla bu psalmada 3 kişi için söylenilir. Söyleyen Allah, haber kableden David için hem onun için kime David sahibi der. David anlar, hani bitkide anılmış sahibi onu zap edecek, David de ona baş eğilecek. Bu sahibi Allah'lı kimliktir. Çünkü Allah'ın sağ tarafında oturmaya çağrılmış. Zapçının sağ tarafında yer her zaman verirlerdi ona, kimi padişah hatırlama isterdi hem kim onunla bile zap ederdi. Açan dünya padişahı çağırır bu ikinci sahibi onunla bile zap etsin, oturarak sağ tarafında biz emin olabiliriz hani laf gider sade Mesih için. 2. beyette anılan kuvvet bastonu aklımıza getirir yaratılış kağıdında söylenilmiş padişahlık bastonunu. Angısı Yahuda'nın elinden düşmeyecek, onun sahibisi Mesih'e gelmeyince. Bu Mesih'in halkı, onun izleyicileri, ayöz giyimleri giyecekler, demek popaz olacaklar. Zor bulma Mesih için daha ayrıntılı prorokluk. Sahibi hem onun yağlanmışı. 2. psalmada halklar kalkırlar Allah'a hem onun yağlanmışına karşı da söylerler. Koparalım onların bağlantılarını, dağıtalım üstümüzden zincirlerini. Hesap alın, hani burada onların bağlantıları hem zincirleri için laf edilir. Kimin bağlantılarından hem zincirlerinden ister kurtulma insan dünyada, onlar için söylenilir çokluk sayısında. İnsanlar ister kurtulma hem sahibinin bağlantılarından hem onun yağlanmışı bağlantılarından. Burada gene iki Allah'lı kimlik iki bağlayan. Hep öyle kalkıntı için yaptıklar kağıdında söylenilir, açan Petri hem başkaları dua ederler.
Kafadarları bunu sesleyip duada birlikte oldular. Seslerini Allah'a kaldırıp dediler: "Çorbacı sensin kim gökü hem yeri denizleri hem hepsini ne var onlar içinde yarattı. Sen ayöz duhunla senin hizmetkerin bizim babanın David'in ağzından dedin. Niçin debreşir milletler, niçin insanlar boş işler düşünürler? Yerin padişahları kalktılar, hem zabitler birleşti sahabeye hem onun Hristosuna karşı. Doğru, hani birleştiler bu kasabada Irod hem Pontiy Pilat, tayfanlarla hem İsrail milletinden bile. Senin ayöz oğluna İsus'a karşı kimi sen yağladın ki yapsınlar ne önce kendi kuvvetinle hem iyi istediğinle kararladın olsun dini." İsus kalkıntıları bastırır. İstoriya süresinde böyle kalkıntılar bitki düğüş örneği olurlar. Angısının sonunda Antihrist gelecek. O zaman zakonsuz olan açılacak, angısını sahibi İsus öldürecek, kendi ağzından soluğundan da telef edecek kendi gelmesinin peydalanmasında. Zakonsuz olanın gelmesi şeytanın işinden olacak. Angısı faydalıdır her türlü kudretli yaptıkları, aldıcı nişanları hem şaşmaklı işleri hem her türlü kötü şalverli ki kayıplık yolunda olanları aldatsın. Onlar kaybedecekler zira istemerler sevmeye aslılığı kurtulsunlar dini. 2. Psalmanın 7. beytinde açılır hani Allah'tan kare ikinci Allah'lı kimlik onun oğludur. Angısı tayfa halkları miras alır hem bütün toprağı kendisine kabul eder. O baş kaldıranları kaybeder. Neye söylediğimiz gibi üreder Apostol Pavli Saloniklilere yadında. Bu üzere çağrılır: padişahlar akıllı olun, dünya öndürecileri öğrenin, sahabeye korkuyla hizmet edin, titreyerek sevin. Oğlu öpün ki öfkelenmesin da siz yolunuzda yok olmasınız. Çünkü öfkesi bir kıpımda tutuşacak. Ne mutlu ona umutlayanlara. Psalm 2. baş 10-12. yerler. Oğlu öpme uzlaşmak manasında anlaşılır. Pavli öğretir bizi nice Allah Hristos'un aracılığıyla bağıştırdı dünyayı kendisinden. Koymayarak hesaba insanların günahlarını. Temellenerek Hristos'un bu uzlaştırmak yaptığına şimdi bizi çağırırlar. Bağırışın Allah'la. Hristos psalmalıkta. Yahudiyler da Hristiyanlar da inanırlar hani psalmaların çoğu bir türlü uğurda söylerler adanmış Mesih için, hem kendi vaktinden olayları için. Çünkü Mesih'e David'in soyundan lazımdı olsun. Beklenilerdi. Hani padişah psalmaların çoğu onun için olacak. Hristiyanlar hesap aldılar. Hani psalmalıktan çok yerler ayrıntılı yazdırırlar Hristos'un yaşamasını hem ölümünü. Onun gerilmesine bağlı hepsi oluşlar. Hem yaşamasının bitki saatlerinde onun laflarından çoğu ileriden haberlenir psalmalarda. Bölünmüş padişahlık, uzaklaşmak vakıdı. Biblia'da daima tekrarlanır şu model. İnsanlar ta iyi işlere bir dönüş beklediğiyle hepsinin yıkılmasını görür. İsrail Mısır'dan kurtulduğuyla başarılı zaman olmadı ama çölde yolculuk oldu. İsrail uzun ziyetli yolculuktan sonra bitkiye kendi adanmış toprağına geldiğiyle barış vakiti beklediği gibi gelmedi. Tersine İsrail toprağı zapt ettikten hem serbest olduktan sonra inanılmaz rahatsız sudyalar zamanı başladı. Şimdi biz İsrail'in historiasında benzer vakitlere yaklaşırız. David'in hem Solomon'un vakitinde İsrail büyük bir devletti. Solomon düzdü gerçek ayöz bina, doğunun zapçılığı vakitinde insanlar çok taraftan pek iyi yaşardı. Vardı nice düşünme, hani oğlu koruyacak bu başarılı gelişmeyi. Ama kuvvet Solomon'dan oğluna Rovoam'a geçtiğinde bela olur. İsrail halkı iki paya ayrılır. Bölünmemin sebebi Rovoam'ın sert önderlemesiydi. Ama Allah önce hepsini bunları bilerdi. Ayrılmak ileriden haberlendiydi. Prorok Ahiye ileriden haberledi İsrail'in iki paya bölünmesini.
Allah söyledi. Hani Solomon'un yerlerinden 10 sensile alacak da Yeroboam'a onları verecek. Sebep buydu. Çünkü beni bıraktılar da Sidon'un Allah'ına Astarta'ya, Muavlıların Allah'ına Hamos'a, hem Amonluların Allah'ına Milhom'a baş eğildiler. Zakonlarıma hem sımarlamalarıma uygun işleri yapan dedesi David gibi yollarımdan gitmediler. Allah önce bütün belayı haberlemekle bile halkına kendi acıyanlığını da haberledi. O budur. Adadı, hani David'in soyu yok olmayacak. David'in evladlarına 2 sensele kalacak. Venyamin'in hem Yahuda'nın senselleri. Haliz'den birleşik Yahuda'nın senselesi. Bu acıyanın da sebebi var. Bir soy ona bırakacağım David'in hatırına hem Yerusalim kasabası hatırına. Çünkü bu kasabayı İsrail'in hepsi soylarından seçtim. Davanın sebebi Allah'ın halkının ayrıca Solomon padişahın idollara baş eğiltmesiydi. Acıyanlık sebebi değil de bir ayrı insanda. Bu sebep her zaman Biblia'da olduğu gibi Allah'ta kendisinde hem onun kurtarmak yaptığındandı. David'in hatırına demek, David'e verildiği adamakların hatırına. İsus Hristos'da Allah'ın büyük kurtarmak yaptıkları gerçekleştireceği kasaba hatırına, Yerusalim'in hatırına. Düşünürken Mesiha'nın ilk sureti David'in olacağına, diyebilirsin hani David'in hatırına hem Yerusalim'in hatırına demek İsus'un hatırına. Genelden insan dünyasına hem özellikle Allah'ın halkına gösterilen her acıyanlık halizden her kere Hristos'un hatırına onlara gelerdi. 2 padişahlık, bir Allah. Solomon'un oğlu Rovam padişah olduğundan Yeroboam'ın önderliğinden ona insanlar geldiler de istediler biraz ilinletsin vergi boyunduruğunu. İsrail'in aksakalları nasihat vererdiler yapsın bunu. Ama Rovam kendi akranlarını genç nasihatçıları sesledi da gayet saygısız cevap etti. O bir büyük yanlışlık yaptı. İnsanların iyi yaşaması için kasavet göstermedi. Sonuçta kalkıntı kopuştu. 10 sensile Rovam'ın kuvveti altından çıktı da Poyraz'da Yeroboam'ın önderliğinden kendi padişahlığını düzdü. Böyle İsrail bölündü Poyraz padişahlığına İsrail'e hem Ülen padişahlığına Yahudiye'ye. Bu ayrılmak oldu Hristos'un doğmasından ileri 931. yılda. Poyraz hem Ülen padişahlıkları hiç benzemerdiler birbirine. Ülen tarafında Yahudiye ta küçüktü hem fukaraydı. Orada zapt ederdi bir dinastiya, David'in padişah soyu. Hem doğru hem de kötü padişahlar vardı. Baş kasabası Yerusalim'di. Allah'a hizmetin merkezi Solomon'un Ayuz binasıydı. Orada zapçı hem reformatör olarak 8. asırda Yezekiya hem 7. asırda Yosiya çalışardı. Yahudiye'de proroklar İsa'ydı hem Yeremiya'ydı. Poyraz padişahlığı daha büyüktü. Da düzülerdi 10 senseleden. Zengindi hem bereketli yaşardı. Orada yetiştirdi zapt etme 9 dinastiya. Onların hepsi padişahları kötüydü. Onun prorokları 9. asırda İlyay hem Eliseydi. 8. asırda da Iona, Amos hem Osiya. Yazık ki Poyraz padişahlığında Hanaan kulturasında alışmak o saat başladı da o battı idollara baş eğiltmekte. Bunun için dava kesildi ki padişahlık yıkılsın. Poyraz padişahlığında idollara baş eğiltmek için en büyük kabahat onun ilk padişahında Yeroboam'dadır. İlkin o Allah'tan büyük adamakları kabul etti. Hizmetkerim David gibi istediklerimi tamamlarsan, zakonlarıma hem sımırlamaklarıma uygun yaparsan, yollarımdan gidersen, seninle olacağım. David'e yaptığım gibi senin soyunu kavi yapacağım, İsrail'i sana vereceğim. Solomon denedi Yeroboam'ı öldürme ama o Mısır'a kaçtı. Yazık ki orada onunla hep o oldu, ne ta ileri İsrail halkının da. İdollara baş eğilmekle hem buna bağlı her bir işle bile devletin adetlerini aldı. Poyraz padişahlığın zapçısı olup o bütün halkı idollara baş eğiltmekle ulaştırdı. Uzaklaşmanın tekrarlanan stratejisi. Yeroboam Poyraz padişahlığın Allah'a hizmet yaşamasını yeniledi. Ama yenilemekle bile girdirdi idollara baş eğiltmeyi. Bu iş bütünden yazdırılır padişahların 3. kağıdında. Yeroboam düşündü. Padişahlık yeniden David'in soyuna geçebilir. Bu halk Yerusalim'e gidip Allah'ın binasında kurban vererse, yürekleri Yahudiya'nın eski padişahına Roboam'a dönecek.
beni öldürüp yeniden Roboam'a dönecekler. Padişah nasihat alıp 2 altın bızağı yaptırdı da dedi, baş eğiltmek için değil lazım gidersiniz Yerusalim'e. İsrail halkı, bunlar seni Mısır'dan çıkaran Allah'ların. Altın buzağlardan birini Bet-El'de, öbürünü de Dan kasabasında koydu. Bu günahtı, çünkü halk Dan'a kadar gitmeye başladı buzağa baş eğiltmek için. Yerovam baş eğiltmek yerlerinde idol binasını yaptırdı. Levit oğulları olmayan insanlar arasından papaz koydu. 8. ayın 15. gününde Yudea'daki yurtuda benzer bir yurtu başlattı. Bet-El'de hem Dan kasabasında yaptırdığı altın buzağlara kurban getirdi. Orada kurulmuş kurbanlık yerlerine papaz yerleştirdi. Kendi kendine ayırdığı 8. ayın 15. günü Bet-El'de yaptığı kurbanlık yerine çıktı, kurban yaktı. Da o günü İsrail halkı için yurtu kurdu. Yerovam'ın yaptığı hakkına inanılmazdı. Beşkiyat'ta Yerovam'ın vakıdında İsrail'in Bibliasında anladılar ne türlü ceza İsrail insanların başına geldi bir kere onlar ilk altın bızağı yaptığıyla. Yerovam ise 2 tane yapar. Moisey'in vakıdında da Yerovam'ın vakıdında da uzaklaşmak teologiyası bir takımdı. 2 durumda da buzağı için söylerdiler. Budur seni Mısır'dan çıkaran Allah'ın. Yerovam yaptığı kurbanlıklar için yer pek akıllı ayırdı. Dan kasabası en Poyraz'da, İsrail'in Poyraz sınırındaydı. Bet-El de en Üylen tarafında, Üylen sınırındaydı. Memleketlerin her yerinden idollara tapınana kadar, yol Yerusalim'e kadar yoldan ta kısaydı. Burayı Beşkiya'da göre Allah'a halis hizmet için lazımdı gitsin insan. Bundan kare Yerovam Levit oğulları olmayan insanlar arasından papaz koydu. Problem ondadı. Hani Yerovam hem İsrailliler kendi Bibliasından Beşkiya'dan sadece Levit soyundan papaz olabileceğini bilerdiler. Ama Yerovam bir papazın Levit olduğunu önemli saymadı. O zaman o padişah onları papaz koydu. Bundan kare kendisi padişaha izin verilmeyen kurbanlığa çıktı. O çıkarttı yeni yoğurtları. Yerovam'ın hepsi yenilikleri Biblia'ya karşıydılar. Tekste idollara baş eğiltmenin günaha götürmek sebebi olduğunu göstermek fasıl değil. Lazım hesaba alma yıkılmaya getiren Yerovam'ın idollara baş eğiltmek hem Allah'a hizmeti hatalı yenilemek sebebini. Kendi kuvvetini kaybetmek korkusu sebepti. Çünkü İsrail'in Poyraz padişahlığının zapçıları hem halkı pişman olmadılar. Makar ki birkaç prorok İlya, Yelisey, Osiya, Amos, Yona tembihledi. İsrail yıkıldı Hristos'un doğmasından ileri 722. yılda. O zaman Asirya cenk maşinası devleti yeryüzünden yok etti. Bu dönemde Üylem padişahlığı Yude'ye kabul etti 150 yıl yek vakit. Bu 150 yılın içinde Allah Yude'ye çok haberci yollardı. Proroklar tembihlerdiler insanları hem padişahları da çağırardılar pişman olsunlar. Diyelim Yude'ye nasihat ederdi İsa'ya hem Yeremya ama boşuna. Halk seslemezdi da dönmedi. Tersine o düştü benzer idollara baş eğiltmeye hem başka günahlara hani getirdiler Poyraz padişahlığını yıkılmaya. Yude'ye dağıldı, açan Vavilonlular zapt ettiler de dağıttılar Yerusalim'i hem Ayos binayı Hristos'un doğmasından ileri 586. yılda. Yahudilere dini başladı en karanlık zaman eski bağlantının historiasında. Halk yeniden dağılmıştı, bağımsızlığını hem Ayos binasını kaybettiydi. Ama kurtarmak historiasının bu zamanını ta bakmadığıyla, biz ta ayrıntılı laf edeceğiz Biblia'da prorokların çalışması için. Proroklar Mesih için haberciler gibi. Eski bağlantının prorokları kurtarmak historiasında önemli rol oynarlar. Allah'ın İsrail'le kurduğu bağlantının advokatlarıdır. Prorokların bütün nasihatının hem çalışmasının ilk kaynağı Moisey'in çalışması hem haberi. Proroklar sadece Moisey'in kabul ettiği açıklamasına uyar haberi nasihat ederler. Onlar zakonu hem iyi haberi nasihat ederler. Proroklar daima mana bulurlar insanlara Moisey'e karşı yaptıkları için. Hem Moisey'in aracılığıyla insanla kurduğu Allah'ın anlaşmasını bozdukları için.
Başka taraftan Auderlar insanı anarak Moisey'den verdiği Allah'ın adamaklarını, Allah'ın inançlığını insana nasihat ederler. Avraam'ın, İshak'ın hem Yakov'un Allah'ı hiçbir zaman kendi bağlantısını unutmayacak. O bitkiyadan inanç. Prorokların haberi Biblia'nın kurtarmak historiasından ayrı anlaşılmaz. Moisey, Samuel, İlya, klasika prorokları İsa'dan Malahya'ya kadar. Biblia'nın prorokluk adeti üst noktaya çıkar son prorok olan İsus Hristos'da, kimin gelmesini ileriden haberledi Moisey. Mesih için umutlara proroklar yan tutarlar. Proroklar ileri götürerdiler Allah'ın kurtarmak historiası adamaklarını. En ilk, onlar kurtarmak historiasının habercileriydi. Mesih'den önce gelenlerdi. Değil kendilerinin ama Allah'ın adamaklarını ileri götürerdiler. Çok sıra açan hiç kimse yardım görmezdi o durumda, hangisinde Allah'ın halkı bulunur. Proroklar Mesih için adamakları nasihat edip umudu yaşadardılar. Nasihatlarına daima karşılık görebilirsiniz halkın şimdiki durumu hem gelecek için adamaklar arasında. Onların haberi değil sadece İsrail halkına, çok başka halka da ilgiliydi. Uzak geleceğe bakan prorokluklarını düşünersek, Allah'ın haberini bütün dünyaya hakkında nasihat ettiklerini görebilirsiniz. Eski bağlantı yalancı prorokları meydana nasıl çıkarır? Eski bağlantıda türlü nişanların yardımıyla vardı nice belli etme prorokların aslı mı yanlış mı olduğunu. Bu nişanlardan çoğu şimdi de geçerli. İlk, kendi prorokluklarında temellenir mi prorok türlü nişanlara? Allah açık yasakladı nişanları yorumlama. Hiçbir de aslı prorok falcılık yapmır, hem ölülerin ruhlarından bağlaşmır. İkinci, gerçeklendi mi prorokun yakın gelecek için proroklukları? İkinci zakonluk kağıdında 18. başta 22. yere göre proroklukların doğruluğu onların gerçeklenmesi temelinde denenilir. Üçüncü, prorok sadece sesleyicilerin beğendiğini mi söylemeyi ister? Yalancı prorokların çoğu söylerdi insanlara onların işitmeyi istediğini. Aslı prorok Allah'a hizmet eder, değil insanlara. Dördüncü, prorok insanları Allah'tan uzaklaştırır mı? Yalancı prorokların çoğu çekerler insanları kendilerine, ya peşke onları yaparlar bir kurumda ya da bir sistemada. Beşinci, prorokluk uyar mı Biblia'ya? Prorokluk Biblia'ya uymarsa ama karşı giderse ona değil lazım inanma. Altıncı, prorokun moral yüzü var mı? Yalancı prorokları yalanda, sarhoşlukta hem hayırsızlıkta kabahatli bulardılar. Yedinci, Ayuzduh'un önderliğinde yaşayan başka insanlar proroku aslı mı sayırlar? Başka insanların düşüncesi önemli denemek taşıdır. Yeni bağlantı çok sıra söyler ruhları ayırmak için. Proroklukları yorumlamak prensipleri. Mesih için anlattıklarını anlamadığını, eski bağlantıyı okuyarken lazım tutalım aklımızda kimi önemli yorumlamak prensiplerini. İlk, Biblia yazıcıları daima kullanırlar şimdi ta değil prensipini. Bu proroklukların doğrudan tamamlanmasını daima kesin tamamlamak tomunu kapsayır. Onlar görürler bu proroklukların doğrudan tamamlamasını düzen oluşları. Kesin tamamlamadan önce bir dizi tamamlamanın bir payı gibi. Bu takım 3 patriarkın Avraam'ın, İshak'ın hem Yakov'un her bir seçilmiş oğlu hem David padişahın soyu bir zamanda tamamlamak beklemesidir ya da Mesih için adamanın ilk tamamlamasıdır. Bu Mesih'e İsus için adamanın son tamamlamasını bir peşin ödeme gibi. Bir zamanda sansın adamanın yenilenmesi ya zamanın sonunda Allah'ın yapacağı için yek adamak olurlar. Hepsi için birisi. Yorumlamanın başka prensibi, kolektif dayanışmak prensibi. Bu Biblia yazarlarının hepsi için birisi hem hepsi birisi için prensipleri değiştiği anlayışına gelir. Prorokluk ilgilenebilir hem bütün İsrail'e hem de ayrı insana. İkisinin arasında uygunluk var da birbirinin yerine kullanabilirler ya da değiştirebilirler. Bu özellikle sosyal hem individual terminleri kullandığında açık belli değilim evladlar, tohum, oğul, seçilmiş, ayus, sahibinin hizmetkeri, dal ya yağlanmış.
Kontekste göre bu laflar gösterebilir ya İsrail halkını ya bir kişiyi. Aslı hem yalancı proroklar. Eski bağlantı vakitinde Allah'ın yolladığı aslı proroklarından bile çalışardı çok yalancı proroklar da. Kimi kere bir aslı proroka gelerdi yüzlerle yalancı prorok. Ne ile başkalaşır aslı hem yalancı proroklar birbirinden? İlk, haberlen. Aslı proroklar Moisey'in hem ileriki prorokların haberine uyar haberi nasihat ederdiler. Onlar hiçbir zaman önceki açıklamaya mana bulmazdılar hem ondan sapmazdılar. Onların nasihatının kaynağı her zaman onlardan ileri olan Allah'ın açıklamasıydı. İkinci, aslı proroklar Allah'ın sözünü bir bütün gibi nasihat ederdiler. Bir şey çıkaramazdılar hem bir şey değiştiremezdiler Allah'ın açıklamasında. Yalancı proroklarsa karşılaştırardılar Allah'ın sözünü kendi dinciliğiyle. Nasihat ederdiler Allah'ın sözünü ayırıp ondan insanların işitme istediklerini hem çıkardardılar insanlara sevmediği işleri. Aslı prorokların üçüncü nişanı, yalancı proroklarla yarıştırıp din hem sosyal kuvvetleri strukturalarından bağımsız oldukları. Onlar yaşardılar Allah'la hem Allah'ın halkınla birlikte. Dördüncü, aslı proroklar öyle yaşardılar ki yaşamalarında izlediler Allah'ın padişahlığın görümünü. Düşünerdiler Allah'ın padişahlığın genişlenmesi hem korunması için. Bundan kare nasihat ettiler Allah merkezi olan etikayı. Yalancı proroklarsa din hem politika kuvvetinin strukturasını, KVO statusunu koruyardılar. Onların nasihat ettiği etikasının merkezinde insandı. Hem Allah'ın istediği ne olduğuna genel yorumlamaya temellenerdiler. Sonunda aslı proroklar hazırdılar ziyet çeksinler da daima bunu Allah'ın padişahlığı için yapardılar. Dolayınındakilerine bakarak daima yalnızdılar, yabancıydılar. Hem dünyaya kabul edilmezdiler. Yalancı proroklar tersine şan hem kuvvet kazanardılar. Allah'ın adına teklif ederdiler aktüel problemleri çözmek için insanların hem çorbacıların sevdiği popülist cevapları. Bu üzere yapardılar zamanlarının gerçek dünya hem din politikasını yükselerek genel kayılık dalgasında. Aslı proroklarsa tersine ziyet çekerdiler, kovmuş hem dünyaya kabul edilmez yaşardılar. Beklerdiler Allah'ın sözü adamaklarının tamamlanmasını hem Allah'ın kendisinin onların nasihatın aslı olduğunu göstermesini. Yoel, Osiya hem Mihey. Öte doğru bakacağız prorokların Mesih için kimi prorokluklarını başlıca kronologiya sırasında. Başlayacağız 9. hem 8. asırlar proroklarından. Hristosun doğmasından ileri 9. asırda çalışan Yoel, Mesih'e gelecek doğruluk öğreticisi gibi önce haberler. Yukarıda anılmış yorumlamak prensibine göre bu prorokluğu adamının doğrudan tamamlanması arasında olur. Hep o kadar laf bezbelli gider gelecek Mesih kişisini adamaklar için. 8. asırın proroku Osiya, Mesih'i 2. David gibi gösterir. Çünkü İsrail'in oğulları uzun vakit padişahsız, beysiz, kurbansız, kurbanlıksız, yefotsuz, hem aile idollarsız olacaklar. Bundan sonra İsrail oğulları sahibi Allah'ını hem padişahını David'i dönüp arayacaklar da son günlerde sahibiye hem onun hayırlığına büyük saygı gösterecekler. Mesih, David'in evladı gibi David'in padişahlığına gelecek padişahtır. 2. David, hangisini İsrailliler arayacaklar son günlerde. Hep 8. asırda çalışan Amos prorokluk ederdi. O günü ben David'in yıkık çadırını yeniden kuracağım, çatlaklarını kapayacağım, hem yıkılmışı düzeceğim. Doğunun eskisi gibi yapacağım ki zap edilsin Edom'un sağ kalanları, hem hepsi halklar, angılarının arasında yükselecek benim adım, söyler hepsini bunu yapan sahibi. Amos 9. baş 11. 12. yer. Burada David'in yıkılmış çadırını yeniden kaldırmak için adamak verilir prorokların dilinde son vakitlere gösterdiği o günü. İsrail için çorbacı çıkacak. 8. asırın başka bir proroku Mihey, İsrail'in gelecek çorbacı gibi Mesih için söyler. Ama sen, Vifleyem Yefrafa, Yahuda'nın soyları arasında önemsizsin diyeni.
İsrail'i benim adıma önderleyen senden çıkacak. Onun kökeni zaman başlantısından deveç günlerden çekilir. Bu üzere onu doğduracak karı doğdurunca Sabi İsraillileri düşmanlarına bırakacak. O zaman dönecekler İsrail'in oğullarına öbür kardeşleri de. Geldikten sonra o Sabi'den aldığı kuvvetle Sabi Allah'ının büyük adına halkını güdecek. İnsanlar güvenli yaşayacak çünkü bütün dünya onun büyüklüğünü kabul edecek. O barış getirecek. Mihe'ye 5. baş. O gelecek yabancı devletler İsrail'i zapt etmekten sonra. Gene de onun gelmesi bitkiye getirecek yeni kalkınma vakıdını. O kendisi İsraillilerin barışı olacak. Mihe'nin prorokluğu eski bağlantıda daima gördüğümüz tipik bir prorokluk örneğidir. İleri söylenilmiş yorumlamak prensipleri geçerliğinden kara, bu prorokluk İsus Hristos'un hem ilk hem de ikinci gelmesi için haberi kapsayır. Mihe'nin bakışına göre Mesiha'nın gelmesi getirecek İsrail'e büyüklüğün ikinci zamanını hem kalkınmak vakıdını. Ama İsrail Mesiha'nın gelmesinden sonra hep zorluk hem cenk geçirecek. Hep o vakit Mesih kendisi İsraillilerin barışıdır. Yeni bağlantı bakışından yaşarken İsus Hristos'un ilk hem ikinci gelmesi arasında biz hepsi bu proroklukların gerçek tamamlanmasını anlayabiliriz. Onları Hristos'un ilk gelmesinden ileri zaman sırasına yerleştirmek olmalı bize bugünkü inanlılara Hristos'un ikinci gelmesi için hepsi proroklukları doğru sıraya dizmek kadar zordu. Ama bu sonuçta Allah'ın adamaklarını söylediği gibi tıpkı tamamlanmak gerçeğini etkilemir. Biz bekleriz bunu. Büyük proroklar, Büyük Mesih. Eski bağlantının prorokları İsaiya hem Yeremia büyük proroklar sayılırlar. Değil insan gibi başka proroklardan daha büyüktüler ama onların kağıtları daha uzun dini. Kağıdına eski bağlantının iyi haberi denilerdi. Çünkü Mesiha'nın gelmesi için o kadar açık söylenilir. Kağıdının başında İsaiya söyler, Sabi'nin dalı için hangisi gelecek İsrail halkından sağ kalanlara güzelliğinde hem şanında. Bu olacak açan Sabi Sion kızlarını mındarlıklığından yıkayacak da Yerusalim'de dökülen kanı dava ruhundan hem ateşten bir ruhla temizleyecek. İsaiya 4. baş 2. 4. yerler. Bu prorokluk tamamlandığına 1. asırda Apostol Pavli yazır Allah kurtardı bizi değil bizim doğru yaptıklarımız için ama kendi acıyanlığından. Zira o yıkadı bizi yeniden doğdurarak hem yenileyerek ayos duhlan. Asırlar boyunca adamaklar şimdi yeni bağlantı zamanında tamamlandı. Kız gebe kalacak. İsaia'nın kağıdından 7. bölümde buluruz Mesih için proroklukların en açıklarından birisini. Sahabi kendisi size bir nişan verecek. Ta kız gebe kalıp oğul doğduracak da adını Emanuel koyacak. Eski bağlantı profesörü Walter Kaiser Biblia'nın bu fragmenti için söyler. Bugüne kadar ne çift dilinde ne de ona yakın Ugarit'in Hanan dilinde kimseye göstermediği hiçbir açık kontekst hangisinde alma kız lafı kullanılsın evli karı için. Bundan kare, eski çift dilinde alma lafının belli artikulu gösterir değil her bir kızı ama belirli bir kızı. Bu Ahaz'ın oğlu Yezekiya doğduğunda prorokluğun ta ileri tamamlanması hiçbir takım prorokluğun son tamamlanması doluluğunu azaltmıyor. Hepten tersine. Ahaz'ın oğlu elbet David'in Mesih soyunda sonrakıydı. Ama değildi son Mesih. Hem o doğmadı kızdan. Bu eski bağlantının prorokluklarının ileriden tamamlanması örneğidir. Eski bağlantıda Allah Mesih için proroklukları verdiğinde daima var değil bütünden hem ileriden tamamlanmak, hem ta geç olan son tamamlanmak. Allah'ın açıklamasında prorokluk sözü. Böyledir bu durumda da. Ahaz'ın oğlu kızdan doğmuş uşak Hristos'un ilerinden tamamlanmasıydı. İsa'nın lafları kesen kes tamamlandılar Maria Yesus'u doğdurduğuyla, hiçbir adamla bile yaşamayıp.
Acaba bu nasıl olur? Hiçbir şeyden dünyayı yaradan Allah bunu gerçek yaptı. İnanarsak dünyanın yaratılmasına hepsi başka şaşılacak işler küçük görünürler. Hiçbir şeyden hepsi dünya denizlerini yaradan Allah isterse onların üstünde gezebilir. Allah insan olarak doğar. Çünkü bize bir uşak doğdu, bize bir oğul verildi. Zapçılık onun omuzlarındadır. Onun adı Kamil Nasihatçı, Güçlü Allah, Diveç Baba, Barış Çorbacısı. David'in tronunda hem padişahlığında onun zapçılığın hem barışının büyümesi sonsuz sürtecek. Bunu davayla hem doğrulukla kuracak, hem kavil edecek divece. Sahabi Allah'ının kireti bunu yapacak. İsaiya 9. baş 6. 7. yerler. İsaiya unutmadı Allah'ın adamalarını David'e. Tersine, onlar nasihatının umudu hem yüzü. Çok başka prorok gibi İsaiya nasihat ederdi Allah'ın inanç kaldığını David'e hem onun padişahlığına bağlı adamaklara. Allah kesen kes tamamlayacak David'e adamasını. Koruma onun tronunu. Ama adamaklar nasıl tamamlanırlar? Dünyaya şimdiye kadar yaşamış çocuklardan başkalaşan çocuk gelecek. Da o değil sıradan insanoğlu. O Allah kendisidir. Allah gelir yardım etsin halkına. Bu uşacık David'in tronunda diveç oturan padişahtır. David'in son diveç padişahlığı denk Allah'ın padişahlığı olan Mesiha'nın padişahlığına. İsaia'nın kağıdında 9. bölümünde Mesiha'nın hepsi anılmış adları hem kaliteleri İsus'un yaşamasında tamamlandılar. O kendi sözünde bizi öğreten kamil nasihatçıydı. O barış çorbacısıydı. Kimin Stavroz'da ölümü hatırına Allah'la barışımız var. O bizim diveç babamız. Bunlar hepsi olabilir çünkü o Emanuel aramızda Allah kendisi. Mesih Allah'ın hizmetçisidir. İsaia'nın kağıdında sonuna doğru gelecek Mesih için açık söyleyen 3 pay var. İlk, İsaia'nın kağıdı 42. bölüm 1. 7. yerler. O söyler Allah'ın seçilmiş hizmetçisi için kimde rahatlanır Allah'ın duhu, hem kim tayfa halkların arasında hakkı yaygınlayacak. O temelleyecek doğruluğu dünyada, da uzakta bulunan adalar bekleyecekler onun nasihatını. O insanlara bağlantı, tayfelere da şafk oldu. O çıkarır kapalıları kapandan, karanlıkta oturanları da esirlikten. Hem o körlerin gözlerini açır. İsaia'nın kağıdının başlantısında, Mesih için paylarla benzerlikler, diyelim 9. hem 11. bölümlerde bezbelli. Mesih uslu hem acıyan yürekli. Ezilmiş sazı kırmayacak, biten mumu söndürmeyecek. İsaiya 47. baş 3. yer. Eski bağlantıda yazdırılan Nazaretli İsus tamamladı bu proroklukları kendi kimliğinde hem kendi yaptığında. Hepsi insanlar için Allah'ın evladları olma hak edindi. Hem o güder kendi olanlarını. Bozmayıp hem söndürmeyip onların inanını hem umudunu. Eski hem yeni bağlantıyı okuyarken, tekstlere hem öğretmeye ileriden kabul edilmiş bir model bağlama değil, ama prorokluklara hem onların tamamlanmasına, gerçekte onlar verildiği hem tamamlandığı gibi kalsınlar çalışmamız önemli. Az edilmedik hem saygılı. Mesih için ikinci tekst İsaia'nın kağıdında 49. bölüm. Payın çekitmesi İsrail halkı Allah'ın hizmetçisi olarak gibi söylemiş görünür. Hep o kadar 6. peyette söylenilir. Yakov'un senselelerini canlandırmak için sağ kalan İsraillileri geri getirmek için hizmetkerim olman pek azdır. Seni halklara şafk yapacağım. Öyle ki kurtarmam yeryüzün 4 tarafına yayılsın. Bu takım, laf yok nece gitsin sade İsrail halkı için. Çünkü o geri getirir sağ kalan İsraillileri hem Yakov'un sensellerini canlandırır. Burada açık söylenilir bir kişi için bakarak İsrail halkına. Bu peyitler İsus Hristos'un da yaşamasında hem çalışmasında tamamlanırlar. İsus'un kimliğine 7. peyitte hep öyle yazdırıldığı gibi iki türlü davranırlar. İnsanların gözünden çıktığına, halkın iğrendiğine, zapçıların kuluna İsrail'in kurtarıcısı hem Ayuz'u sahibi söyler.
Padişahlar seni gördüğüyle ayağa kalkacaklar. Beyler baş eğilecekler seni seçmiş olan İsrail'in ayuzu inanç sahibinin adına. Bir taraftan İsus az edilmedik, gözden çıkan hizmetçi. Başka taraftan padişahlar kalkır, hem beyler baş eğilirler onun adına. Eski bağlantının en açık prorokluğu. İsaiah kitabının sonunda 3. pay olmalı, bütün Biblia'da Mesih için en ayrıntılı prorokluğu kapsar. Orada bir haber reportajında gibi birebir yazdırılır İsus Hristos'un yaşamasından baş oluşlar. Faydalı olacak yavaş hem düşünceli okuma bu payı. Bakın, hizmetkerim akıllı olacak, üstün olacak, yel üstünde tutulup yükseltilecek. Çoğu onun karşısında şaşardı. Yüzü, görünüşü öyle bozuldu ki insana benzemezdi. Halkların çoğu ona şaşacak, onun önünde padişahların ağızları kapanacak. Çünkü onlara anlatılmamış olanı görecekler, istemediklerini anlayacaklar. İşittiğimiz habere kim inandı? Sahabenin gücü kime açıklandı? O Allah'ın önünde bir fidan gibi, kurak yerdeki filiz gibi büyüdü. Ne görünüşü ne de güzelliği vardı. Mayılımızı çeken görünüşü de yoktu. İnsanların gözünden çıktı, yalnız bırakıldı. Acılar adamıydı, hastalığı yakından tanıdı. Biz yüzümüzü ondan çevirdik, azletmedik, onu insan yerine saymadık. Ama hastalığımızı o üstüne aldı. Biz sandık ki onu Allah'a cezaladı, vurup yezdi. Onunsa bizim günahlarımızın beterine güdesi deşildi. Suçlarımızın beterine zeyt çekti. Barışımız içine ceza ona verildi. Biz onun yaralarından alıştık. Hepsimiz koyun gibi yoldan saptıydık. Her birimiz kendi yoluna döndü. Ama sahibi hepsimizin kabahatini ona yükletti. O zetleme görüp acı çektiyse de ağzını açmadı. Kesmeye götürülen kuzu gibi kırkıcının yönünde sessiz duran koyun gibi ağzını açmadı. Acımasız kabahatlanıp ölüme götürüldü. Halkının karşı gittiği beterine yaşayanlar yerinden atıldı. Onun soyundan bunu düşünen oldu mu? Ona kim insana zorbalık yapmadı, ağzından yalan laf çıkmadı. Yaramazların yanında bir mezar verildi ama öldüğüyle zenginin yanındaydı. Ama sahibi onun ezilmesini uygun saydı, zeyt çekmesini istedi. Canını acıyanlık kurbanı gibi vererse soyundan gelenleri görecek hem günleri uzayacak. Sahibinin istediği onun aracılığıyla tamamlanacak. Acı çekmekten sonra şaf görecek hem kanaat olacak. Doğru hizmetkerim çoğunu halkı gösterecek çünkü onların günahlarını o üstüne aldı. Bu üzere ona büyükler arasında pay vereceğim, güçlülerle paylaşacak denmişi. Çünkü canını ölüme verdi, kötülerle bir sayıldı. Çoğunun günahını üstüne aldı, kötüler içinde yalvardı. Burada belli ki söyleniler 42. hem 49. bölümlerden hep o kimlik için. Laf yok nece gitsin sade İsrail halkı için, ne çünkü sahibinin bu hizmetçisi İsrail halkı yerine zeyt çeker. İsaiah'nın kağıdı 53. başta 7. yerde yazdırır Mesih'i kurban kuzusu gibi. 8. peyet da anladır, nice kapana alındı, kabahatlanıp ölüme götürüldü. Bunu böyle de var nice çevirme. Davasız hem araştırmaksız o ölüme götürüldü. Bu yazdırmaklar uyarları yeni bağlantının anlatmasına, İsus Hristos'a davranmak için hem onu kabahatlı bulmak için. 9. peyet söyler, ona kim zorbalık yapmadı, ağzından yalan laf çıkmadı, yaramazların yanında bir mezar verildi ama o öldüğüyle zenginin yanındaydı. İsus iki hırsız arasında öldü ama gömüldü zengin adamın Arimathey Yosif'in mezarında. Hesaba alın sahibinin gelecek hizmetçisinin ayrı ikiliğini. Bir taraftan gelecek Mesih akıllı olacak, üstün olacak, yel üstünde tutulup yükseltilecek. Başka taraftan da çoğu onun karşısında şaşardı. Yüzü, görünüşü öyle bozuldu ki insana benzemezdi. Mesih için prorokluklarda iki türlü davranış Biblia'nın başka paylarında da görünür.
İsus'un doğmasına kadar bu betere iki Mesiha'nın gelmesini bekleyen gruplar peydalandı. Onlar sayardı, hani Mesih için hepsi prorokluklar bir Mesiha'ya yok nice uysunlar. Hep o kadar. Nazaret'ten İsus kendi yaşamasından açık tamamladı Mesih için türlü proroklukları. İsus Hristos'un yaşamasında Mesih için türlü birbirine karşı prorokluklarda bulunan saklıya çözüm bulunabilir. Ölmüş hem dirilmiş. 10. peyit belli söyler. Hani Mesih'in yaşaması canı acıyanlık kurbanı oldu. Ama sonraki peyitlerde hep sürpriz var. Ölümünden sonra Mesih hep diri. Sahabenin istediği, ölümünden sonra da yaşayan Mesih'in aracılığıyla tamamlanır. Doğru hizmetkerim çoğunu haklı gösterecek. Çünkü onların günahlarını o üstüne aldı. Mahsus bunu yaptı İsus. O hep daha dua eder bizim için göklerde. Çıfıtlara kiyatta söylenilir. Onuştan o hepten kurtarabilir onları. Kim onun aracılığıyla Allah'a yaklaşır. Zira o her zaman yaşar da aracılık eder onlar için. Çıfıtlara 7. baş 25. yer. Yeremia bırakılmış prorok. Yeremia kabiliyette Allah'ın çağırmasını ta gençliğinde. Olmalı Hristos'un doğmasından ileri 627. yılda. Allah'ın zakonu Kiyat Ayos binada bulunduğuyla genç padişah Yosiya çok iyi yenilik başlattı. Yeremia nasihat ederdi hem umutlanardı ki halk pişman olacak da millet ruhça uyanmaya başlayacak. Ama insan Yeremia'nın haberini kabul etmedi. Kendisi Yeremia'da insan arasında azledilmedi. Ayrıca Yoakim hem Sedekiya önderliğinde Yeremia çok zorluk gördü kendi haberi beterine. Yeremia'nın avutması onun yanında Allah'ın olmasıydı. Ta kendisine avuttuğu umutla ki hem ona kendisine hem de halkın kalan inanlılarına bağlı Allah'ın adamakları tamamlanacak. Sahabi bizim doğruluğumuz. Yeremia'nın nasihatında Mesih için çok açık prorokluk var. En açıklarından biri Yeremia'nın kağıdı 23. baş 5. 6. yerler. Der sahabi, David için doğru bir dal çıkaracağım vakit gelir. Bu padişah çok zapt edecek, yeryüzünde dava kesecek, hem doğruluk yapacak. Onun vakitinde Yuhuda kurtulacak, İsrail güvenlikte yaşayacak. O, sahabi doğruluğumuzdur adından anılacak. Lazım nişanlama hani burada kendisi Allah söyler. Bu takım Allah söyler başka sahabi için. Hangisi bizim doğruluğumuz olacak? David'in evladlarından kalanı hepsi lazım da açıklasınlar kendi günahlarını. Çünkü günahkerdiler. Mesih ise değil günahlı ama günahsız. O olmayır doğru. O doğrudur. Deyim vakit gelir. Gösterir Mesih'in zamanına. Mesih'i Allah kendisi yolladı. Tekste göre ben dal çıkaracağım. Burada önümüzde gene David'in evladı için adamak. Bu Mesih kimliği olacak bizim doğruluğumuz. Yeni bağlantının laflarını kullandığıyla zira o bizi seçti Hristos'da dünyanın kurulmasından önce ki biz onun yönünde sevgide ayız hem korkusuz olalım. O önce kararladı kendisine ahiretlik alsın bizi İsus Hristos'un aracılığından. Kendi istemesine hem iyi kurulmuşuna göre. Kıymetlidirsin onun şanlı iyi vergisi. Hani bağışladı bize kendi sevgili oğlunda. Hristos'da kurtulmak edindi Hristos'un kanıyla, günahlarımız affedildi Allah'ın cömert iyi vergisinden. Hristos kendisi bizim doğruluğumuz hem ayozlanmamız. David'in evladı zapt eder. Allah söyler gelecek Mesih için, hani o David'in doğru dalı. Öyle ki Allah tamamlar David'e kendi adamasını, hangisine göre David'in evladı Diveç zapt edecek. Bu padişah çok zapt edecek, yeryüzünde dava kesecek, hem doğruluk yapacak. Bu tekste var Mesih'in zapçılığı için 7 nişan. O zapt eder padişah gibi. O David'in evladı, David'in tronunda oturacağı son padişah Mesih. Öyle ki onun var padişahlığı hem vatandaşları. Yeni bağlantı açık öğretir hani İsus zapt eden padişah. Bana bütün zabitlik verildi gökte hem yerde.
O zap edecek başarılı ya arif. Hiskil çıfıt lafı çevirilebilir bu iki lafla. Onun zapçılığı gösterilir aslı hem doğruluk laflarından. O birleştirecek İude'yi hem İsrail'i. Yezekil'in kiyadı 37. başta hep o umut için söyler. Poyraz padişahlı vatandaşların bir payı bir kere birleştirer, esirlikten dönmüş İudeylerle Persiya padişahlığı kuvveti altında. Gene de bu gerçek olacak işlerin gölgesiydi Hristos İudeyleri hem tayfeleri güydesi olan kendi kilisesine birleştirme geldiğinde. Petri de, Pavli de gördüler nice Allah'ın halkı olmayan insanlar döndüler da Allah insanlarının bir payı oldular. Mesih'e kurtarmakla gelecek. Onun vakitinde Yahudiye kurtulacak. Mesih'i kabul eden hepsi onun kurtarılmış Yahudiyesi olurlar. Gelecek zapçı Mesih'e güvenlik de getirir. Hristos'da olan insanlara dava kesilmir. Hem kimseyi onları babanın yerinden alamayacak. Bitki fragmentte hep ilgili Yeremia kağıdından 23. baş 4. peyit. Bir tanesi bile iyisilmeyecek, söyler sahabe. Mesih'e değil sadece doğru zap eder. O değil doğruluk bize sadece verir ya da yapar bizi doğru. Ama kendisi doğruluğumuzdur. İsus söyler, hani bize lazım daha büyük doğruluk, ne kadar fariseylerin doğruluğu. Zakonu izleyerek makar ki onlar aşırılıklara yetişerdi. Onların doğruluğu Hristos'un verdiği doğruluğundan, onun kendi doğruluğundan yaraştırdığından kirlenmiş ruba gibiydi. İnanlıda yok Allah'ın ayüzlü yönünde durabilir hiçbir kendi doğruluğu. Hristos, Allah kendisi bizim doğruluğumuzdur. Bunu öğreniriz ta Yeremia'dan. Esirlik, İsrail'in en büyük belası. Esirlik için bilmediğinden eski bağlantının historia oluşlarını yok nice anlama. Esirlik İsrail halkının historiasında nişanlar vakıdı açan Yahudeyler kendi topraklarını, Ayuz binasını hem bağımsızlığını kaybettiler da zoruna esirliğe alındılar. Eski bağlantının haberi daha anlaşılacak, kendimiz anlarsak esirliğin önemli zamanlarını hem prorokları okuyarken aklımıza tutarsak onların çalışmak vakıdını. Esirlikten ileri, diyelim İsaiya, Amos, Osya, esirlik vakıdında Yeremia'nın kağıdından kimi son bölümler, Daniil hem Yezekil ya da esirlikten sonra Agey, Zahariya, Malahya. İnsanlar esirliğe daha alınmadan Allah yollardı birkaç prorok söylesinler ne olacak İsrail pişman olmarsa. Ama insanlar havezle seslerdiler, Allah'ın kimi adamaklarına ayıran, insanı ruh uykuya daldıran yalancı prorokları. Söylerdiler hani Allah hiçbir zaman bırakmayacak, onun seçilmiş halkı kaybetsin topraklarını. Ama bu oldu. Yerusalim'in düpedüz yıkılması Hristos'un doğmasından ileri 586. yılda. Yerusalim yıkıldı Hristos'un doğmasından ileri 586. yılda. Vavilon askeri onu yerle bir yaptığını. Padişahların 4. kağıdından 25. bölüm anlatır bunu. Vavilon padişahı Nabukodonozor'un zapçılığın 19. yılında 5. ayın 7. günü özel bekçilerin öndericisi Vavilon padişahın hizmetçisi Navuzar'dan Yerusalim'e girdi. Sahabenin Ayuz binasını, padişahın evini hem Yerusalim'de hepsi evleri ateşe verip büyük yapıları yaktı. Özel bekçilerin öndericisi Navuzar'dan kasabada sağ kalanları, Vavilon padişahının tarafına geçen kaçakları hem başka insanları esirliğe aldı. Padişahların 4. kağıdında 25. bölüm 8. baş. Açan yazar burada anlatır Yerusalim'in düpedüz yıkılması için o anır şaşılacak detayları da. Haldiler sahabenin Ayuz binasından bakır direkleri, bakır bazini kırıp bakırları Vavilon'a götürdüler. Allah'a hizmette kullanan tekneleri, kürekleri, bıçakları, kaşıkları hem hepsi bakır kapları aldılar. Tekneler, kürekler, bıçaklar hem kaşıklar bu sıra nedir? Açıklamak kendini anladır. Prorok Yeremia devamlı tartışardı yalancı proroklarla Allah'ın istediğini yorumlamanın aslı olduğu için. Yalancı proroklar nasihat ederdiler. Hani Allah hiçbir zaman bırakmayacak,
tayfiler dokunsun İsrail'in Ayos binasında işlere. İsrail kendine inançtı. Çünkü halkın arasında Allah'ın Ayos binası vardı. Yeremye sertlikle karşı çıkardı bu yanlış inançla. Her bir teologiyaya inanmayın. Yeremya'nın Ayos binanın kapılarında söylediği anılmış nasihatında o nasihat ederdi. Sabi'nin Ayos binası, Sabi'nin Ayos binası, Sabi'nin Ayos binası buradadır gibi aldatıcı sözlere inanmayın. Yer yaşamanızı hem yaptıklarınızı hepten düzelterseniz, birbirinize karşı doğru davranarsanız, yabancıya, yüzsüze, dul karıya haksızlık yapmazsanız, burada kabahatsiz kanı akıtmazsanız, sizi belaya götüren başka Allah'ların ardına gitmezseniz, o zaman dedelerinize divece verdiğim memlekette kalacaksınız. De siz yaramaz aldatıcı sözlere inanırsınız. Çalıp, insan öldürüp, hayırsızlık yapıp, yalana yemin edip, vaala günlük yakıp, tanımadığınız başka Allah'ların ardına gidip, sonra da hepsi bu iğrençleri yapmak için mi benim binama gelirsiniz, önümde durırsınız, kurtarıldık dersiniz. Benim adıma bina sizin için haydut yuvası mı oldu? Ama ben görerim neler yaptınız, der Sabi. Yeremye 7. baş 4. 11. yerler. Hangi teologiya gerçekti? Allah'ın gelecek davası için insanları hem öndericilerini tembihleyen Yeremya'nın teologiyası mı? Oysa insanların arasında Allah'ın binası olduğu üzerine korkunçsuzlukta yaşaması için söyleyen yalancı prorokların teologiyası mı? Yerusalim'in yıkılması 586. yılda hem hep o zaman Ayos binanın yıkılması kesin gösterdi. Hani Yeremya Allah'ın aslı prorokuydu. Onun teologiyası aslı teologiyaydı. Yüzlerle yalancı prorok hem papaz hani günahta hem kötülükte yaşayan insanları çağırardılar. Umutlanma onların arasında Allah'ın Ayos binası olduğuna. Bu proroklar yanıldı. Belalı yalana düştü. Padişahların kağıdının avtoru apaçık bunu bildirdi. Hepsi yok edildi. Tekneler, kürekler, bıçaklar hem kaşıklar. İnsanlar lazımdı sesirgensin Yeremya'ya hem onun nasihat etmesine. Eski bağlantıda çok böyle örnek var. Allah durmamayıcı çağırardı kendi halkını. Kulağınızı açın da bana gelin. Sesleyin ki yaşarsınız. Ben de sizinle divec bir anlaşma yapacağım. Öyle anlaşma yapacağım. Hangisinde David'e adanmış inancım gibi inancım olacak. Ama kim seslerdi? Hem kim sesler büyün? Çok yalan, az doğruluk. İliya prorokun günlerinde Allah'ın bir aslı prorokuna 850 yalancı prorok vardı. Yeremya'nın vakitinde uygulaşma ne türlüydü? Hem papazlar hem proroklar arasında büyün uygulaşma ne türlü? Yeremya tembihlerken insanları yaklaşan esirlik için yalancı proroklar daha savaşardı. Yeremya'nın söylediklerini yalan gösterme. Onlar Yudeya'nın belasız yaşaması için söylediği Allah'ın sözü olarak göstererdi. Hep o kadar. Bir bela oldu. Büyük bir hata. İsrail kaybetti kendi topraklarını hem Ayos binasını da götürüldü esirle. Esirlik vakitinde proroklar. İnsanlar hepten şaşırdı. Bu nasıl olabildi? Nasıl Allah bıraktı kendi halkı esirle düşsün? Nice Allah bıraktı Ayos binanın işleri Vavilon padişahının yerine düşsün? Hem en önemli soruş, ne oldu Allah'ın hepsi adamaklarından? Allah adadı hani David'in tronunda her zaman onun evladı olacak. Neredeydi bu evlat şimdi? Esirlik vakitinde İsraillilerin arasında çalışardı 3 prorok. Yeremya, hangisi yetiştirdi görme İsrail'in yıkılmasını, ama başkalarını Vavilon'a götürerken kendisi İsrail'de kalanların arasındaydı. Hem halkla bile Vavilon'a götürülmüş Yezekir hem Daniel. Mesihya iyi çoban gibi. Vavilon'un dereleri boyunda Yezekir haberledi Allah'ın sert kritikasını İsrail'in değil İslah çobanları için. Hep o zaman Allah kendisi adadı baksın koyunlarını. Allah kendisi lazım olsun onların çobanı. Bu nasihatı buluruz Yezekil'in kağıdında 34. bölümde, hangisi Yuhan'dan iyi haberde İsus Hristus'un iyi çoban için sözünde temel olur. Yezekil'in kağıdından 34. bölüm 3 paydan düzüldü.
İlk bayında 1-10 peyitlerde Allah sert kabahat bulur İsrail'in yaramaz çobanlarına. İnsanoğlu, İsrail'in çobanlarına prorokluk et, hem onlara bu çobanlara böyle de. Sabi Allah söyler ki, vay kendi kendine güden İsrail çobanlarına. Çobanlar değil mi sürüyü lazım gütsün? 11. peyitte bir dönmek olur. Çünkü İsrail'in çobanları bir şeye yaramayırlar. Sabi Allah böyle söyler. Ben kendim koyunlarımı arayıp bakacağım. Dağılmış koyunların arasında nasıl bir çoban sürüsünle ilgilenir, ben de koyunlarımla öyle ilgileneceğim. Bulutlu hem karanlık bir gün her yere dağılmış olanları onları kurtaracağım. Allah kendisi karışır oyuna. 11. peyitten beri Allah 20'den ziyade sıra söyler. Ben, o kendisi ilgilenecek koyunlarından, kaybelenleri bulacak, avutacak onları, halkından bağlantı kuracak, iyi sözleyecek onları hem başka. Bu haber açık hem anlaşılır. İsrail çobanlarının yapmadığı işlerini, koyunları gütme hem kurtarma, onları bakma Allah kendisi yapacak. Burada yönümüzde sansın eski bağlantının hepsi haberlerin toplamı. Allah kendisi ilgilenir bizim kurtulmamızla, kurtarmak Allah'ın yaptığıdır. Ama Yezekil'in kağıdından 34. bölümünde ta var 3. büyük dönmek. Allah ansızdan gösterir kendi padişah çobanını. Başlarına onları güdecek tek çoban olarak David hizmetkarımı koyacağım. Onları o güdecek, çobanları o olacak. Ben sahibi, onların Allah'ı olacağım. David hizmetkarım da onların arasında önder olacak. Ben sahibi, böyle derim. Onlarla barış anlaşması yapacağım. Sahibinin hizmetçisi David. Allah'ın tanıttığı yeğeni çoban birdir. O eşsizdir. Hiçbir zaman yoktu hem hiçbir zaman olmayacak ona benzer biri. O yeğeni David demek David'in evladı. O Mesih termini olan sahibinin hizmetçisi. Bu yeni Mesih David padişahın aracılığıyla hangisi gelecek eşsiz baş çobandır. Allah yeni barış anlaşması halkınla düzecek. Yuhan'dan iyi haberin 10. bölümünde Hristos kullanır iyi çoban için sözü kendi kendine. Ben iyi güdücüyüm. İyi güdücü verir yaşamasını koyunları için. Ama yanlışık adam, kim değil güdücü, hem kim değil koyunların çorbacısı, açan görer yabanıyı gelerken bırakır koyunları da kaçır. Yabanı da onları kapıp dağıdır. O adam kaçır zira o yanlış. Onun kasaveti yok koyunlar için. Ben iyi güdücüyüm. Ben tanıyırım koyunlarımı. Onlar da tanıyırlar beni. Nice baba tanıyır beni. Ben de tanıyırım babayı. Ben veririm yaşamamı koyunlarım için. Yuhanna 10. baş 11. 15. yerler. İsus kendi yaşamasına acımadı ki bize Allah'la barış verme. İsus kendine iyi güdücü deyerken bu gösterir değil sadece anılmış kişiyi resimli kartta. Bu gösterir sonsuz daha büyük bir şey. Hristos temeller bunu. Kendisine Allah söylerken. O adanmış sahibinin hizmetçisi. Hangisine Allah kendisi adadı yollama. Allah kendisi hem onun hizmetçisi David padişah birdir. Onlar üçlü Allah'ın iki yüzü. Öyle ki bitki bitkiye bizi de kurtarır üçlü Allah. Umutsuzlukta umut haberi. Yesirlik eski bağlantıda İsrail'in historiasında en karanlık zaman. Toprak zapt edildi, Ayuz bina yıkıldı, halk da Vavilon'a götürüldü. Yahudilerin inanı denenmeye koyuldu. İnsan bakışından gelerdi, sansa Allah'ın adamakları boş çıktı. Bu zaman çalışardı prorok Yeremia. Çok yıl boyunca Yeremia nasihat ederdi insanlar Allah'a dönsünler. O hep söylerdi insanlara, hani belaya girecekler vazgeçmerseler kendi günahlarından. Ama onu az kim seslerdi. Şimdi dava geldi. Yeremia'ya karşı olan yalancı prorokların çoğu şimdi üze çıkarıldı. Ama Yeremia'nın yoktu vakıdı, ben söylerdi mi gibi nasihatler için. Bu inanılmaz inanç, hem satılmaz prorok gene nasihat ederdi sade Allah'ın istediğini. Dava tamamlandığıyla neyi lazımdı nasihat etmez şimdi. İyi haberler için vakit. Geldi vakit iyi haberi nasihat etme.
yeni umudu hem yenilemek zamanları angılarını Allah kendisi yollayacak insanlara. Şaşmak halizden pek büyüktü. En az Yeremya'yı Tais'le bilen hem onun nasihatlarını sesleyen insanların arasında. İşler kötü giderken o sadece zakonu nasihat ederdi. Şimdi hepsi yıkıldığına o başladı nasihat etmeye şaşılacak iyi haberi. Diyelim de Yeremya'nın nasihatları. Gelir günler açan İsrail halkından hem Yuda halkından yeni bir anlaşma yapacağım der abi. Dedelerini Mısır'dan çıkarmak için yerlerinden tuttuğum gün onlara yaptığım anlaşmaya benzemeyecek. Benim halkım gibi kabul ettim onları. Ama bozdular o anlaşmamı der abi. Ama o günlerden sonra İsrail halkından yapacağım anlaşma budur der abi. Zakonumu içlerinde yerleştireceğim. Yüreklerine yazacağım. Ben onların Allah'ı olacağım. Onlar da benim halkım olacak. Bundan sonra artık kimseyi birini ya da kardeşini sahibi tanıyın öğretmeyecek. Çünkü küçüğü büyüğü hepsi tanıyacak beni der abi. Çünkü affedeceğim suçlarını, günahlarını da artık anmayacağım. Böyle söyler sahibi, kim gündüz şafk olsun diyeni güneş verdi. Gece şafk olsun diyeni ayı hem yıldızları sıraya koydu. Kim denizi kabardır, dalgalar uğuldasın diyeni. Onun adı sahibi Allah. Eğer bu kurulan düzen yönümden kalkarsa, İsrail soyu sonsuza kadar yönümde halk olmayacak der sahibi. Sahibi böyle der, gökler ölçülebilse, yerin dibi incelenebilse, İsrail soyunu hepsi yaptıkları için ret edeceğim. De gelir günler der sahibi, açan Yerusalim kasabası Anamel Kulesi'nden köşe kapısına kadar benim için yeniden kurulacak. Yeremya 31. baş. Yeremya'ya göre Allah kendi halkını ret etmeden önce bütün yaratılış düzeni sarsılacak. Adamaklar İsus'ta tamamlanırlar. Yeremya'nın vaktinden 600 yıl sonra nasihat ettiği iyi haberin sözü sonunda tamamlanacak. İsus'ta Allah suçlarımızı affetti, günahlarımızı da artık anmayacak. Yeni bağlantının bu halkına o bağışladı ayız duhu, hem yazdı zakonunu yüreklerine. Yeremya yesirlik vakitinde tekrarlardı ileri nasihat ettiği Allah'ın adamaklarını da. David'in yevladığı için angısının sahibi bizim doğruluğumuz adı olacak, hem Yudeya'nın halkını kurtaracak. 600 yıldan sonra doğdu bizim diveç doğruluğumuz olan İsus. Ona inanan kurtulacak. Ne kadar lazımdı insana Yeremya'nın nasihatı yabancı memlekette. Prorok Yeremya'dan verilmiş sözlerden gayrı orada insanlarda Allah'ın adamakları tamamlanması için yoktu başka garantiya. Halizden her bir iş sansın Allah'ın adamaklarına karşıydı. Kendi vakitinde Allah adadı Avraam'a halk, toprak hem başka halklara onların iyi sözlemesi olacağını. Şimdi halk esirle alındı, toprağı kaybetti, Allah'ın da bulunduğu yerini Ayuz binayı çalıp soydular da yıktılar. İnsanlar lazım da inansın Allah'ın adamaklarına bakmayarak görünen gerçeğe. Böyleydi kurtarmak historiasının bütün süresinde böyleydir büyünde. Allah'ın olduğuna hem yaklaşan davaya inanı bütünden kaybetmiş gibi görünen dünyalanmış dünyanın ortasında inanırız Hristos'un adamasına. Tezde gelirim. Mezarlıkta yetkili nasihat. Proroklar Daniel hem Yezekil hep esirlik vakitinde çalışardılar. Halk kaybetti hepsini, memleketini, bağımsızlığını hem Ayos binasını. Onu zeytleyen soruş benzerdi Stavroz'da Hristos'un Allah'ım niçin bıraktın bizi sorduğuna. Prorok Yezekil Daniel'le bile esirlikte yaşayanlara Allah'a umudu nasihat ederdi. Öyle ki ilkin Yezekil kendisi lazımdı doğru görsün işlerin durumunu hem Allah'ın kolaylıklarını. Yezekil anladır. Sahibinin yeli üstümdeydi. Kendi ruhunla beni dışarı çıkardı da kemiklerle dolu bir düzlüğün ortasına koydu. Beni onların arasında dolandı. Düzlükte her yere yayılmış, dübüdüz kurumuş pek çok kemik vardı. Da sordu bana, İnsanoğlu, bu kemikler dirilir mi? Ben cevap ettim, Sahibi Allah, sen bilirsin bunu. Da dedi bana, bu kemikler üstüne nasihat et da onlara de, kuru kemikler,
Sahabenin sözünü sesleyin. Sahabe Allah bu kemiklere böyle der. İçinize ruh koyacağım da yaşayıcınız. Size sinir vereceğim. Üstünüzde yet büyüteceğim. Sizi deriyle kaplayacağım. İçinize ruh koyacağım. Dirileceğiniz. O zaman benim sahabe olduğumu anlayacaksınız. Böyle bana verilen izine göre nasihat ettim. Ben nasihat ederken bir şamata oldu. Bir kımıltı duyuldu. Kemikler birbirinden birleşerdi. Baktım, ta üstlerinde sinirler, yet büyür, üstleri değeri kaplar. Ama onlarda ruh yoktu. Sonra bana böyle dedi. Ruha nasihat et, insanoğlu ona nasihat et dedi ki sahibi Allah böyle söyler. Ey rüzgar gel, dört taraftan yes, bu öldürülmüşlerin üstüne üfle da yaşayacaklar. Böyle bana verilen izine göre nasihat ettim. Onların içine ruh girdiğine dirilip ayağa kalktılar, pek büyük kalabalık oldular. Da dedi o bana, insanoğlu, bu kemikler bütün İsrail halkı. Onlar derler, kemiklerimiz kurudu, umudumuz yok oldu, bittik. Bu üzere nasihat et de onlara de ki sahibi Allah böyle der. Ey halkım, mezarlarınızı açıp sizi oradan çıkaracağım, İsrail topraklarına geri getireceğim. Mezarlarınızı açıp sizi çıkardığım zaman benim sahibi olduğumu anlayacağınız, ey halkım, ruhumu içinize koyacağım, dirileceğiniz. Sizi kendi topraklarınıza yerleştireceğim. O zaman bunu söyleyenin hem yapanın benim sahibi olduğumu anlayacağınız. Böyle der sahibi. Yezekil 37. baş. Olamaz izin. Hiçbir nasihatçı bu kadar zor izin kabul etmedi. Nasihat etme Allah'ın sözünü ölü kemiklere. Gene de Yezekil umutlanar da Allah'ın kudretine hem Allah sözünün büyük kuvvetine. Da şaşılacak iş oldu. Ölü kemikler dirildiler, sadece sahibinin nasihat edilmiş sözünden. Büyüğünde Allah sözünün nasihatı uyandırır yaşamaya ruhça ölü insanları. Başka çözüm yok. Sadece pak nasihat başka bir şeyin yapamadığını yapabilir. Ölüden ruhça uyandırır zamandaş insanı. Hangisi Hristiyanına yabancı olmayı ister. Allah bir kere artık yaptı şaşılacak iş esirlikte bulunan Yahudiler için. O çevirdi onları geri kendi topraklarına da memleket Yerusalim hem Ayüzbina sahibinin adanmışlarına göre yeniden kaldırıldı. Yezekil nasihat ederken İsraillilerin arasında yoktu böyle bir şey. Yezekil inanda söylerdi hem umutlanardı Allah sözünün kuvvetine. Biblia'nın sözü nasihat edilerken hem öğredilerken her zaman hep o olur. Daha iyi mum tutuşturma, ne kadar karanlığı betvalama. Bu ilgilenir sözü nasihat etmeye de. Ne kadar daha çok ağlaşır insanlar, hani halk istemer işitmez söz nasihatını, o kadar daha az söz öğredilir, hem insanlar onu halizden daha az işitmeye ister. Yer tersine girgin nasihat edilirse sesle ye sesleme prensipine göre, söz kendisi doğdurur ruh yaşamasını da insanlar onu daha çok işitmeye isterler. Yenilenme kanatlarları. Yezekil nasihat ederken bir şamata oldu, bir kımıltı duyuldu, kemikler birbirinden birleşerdi. Üstlerinde sinirler, yet büyür, üstlerini değeri kaplar. Ama kalardı problem, onlarda can yoktu. Çözümü neydi? Elbet, daha çok söz. Yezekil ilerlettiğine nasihat etme, iskeletler bitkiye canlandılar. Büyüğünde sözü nasihat etmek değil sadece yakınlaştırır insanları hem danışır onlara. Allah sözünü aslı nasihat etmek büyüğünde uyandırır yaşamaya ruhça ölü insanları. O yapar bunu. Çünkü Hristos için haber sözün manasıdır. Ölüden ruhça uyanmak Hristos'da olur. Açan insan inanır ona. Apostol Pavli öğretir bizi. Hani vaatizlikte biz Hristos'la bile gömülüyüz da onunla gömülüp vaatizlikte hep onunla dirildiniz inanla Allah'ın kuvvetine hangisi onu ölüden diriltti. Siz ölüydünüz, zira günah yapardınız, hem güydeycisine değildiniz kesikli. Ama Allah size yaşamak Hristos'la verdi, zira o bağışladı hepsi bizim günahlarımızı. Vaatizli insan inanmarsa, o ruhça ölü da gider kayıp olmak yolundan.
Ama Allah'ın sözü var nece yeniden dirilsin onu ölüden. Ruh yaşaması, günahta ölümden uyanmak. Her zaman doğar bizde Allah'ın sözü aracılığıyla. Söz başlar işleme yaşamamızda nasihatın, okunmuş sözün, vaatizliğin hem komkanın aracılığıyla. İnsanda kendisinde yok hiçbir yaşamak uyandırabilen Allah'lı kıvılcın. Kendi kendine o ruhça dübüdüz yürü. Bizde olan her aslı ruhça yaşamak verildi bize. Yaşamanın ruh mezarlığında işitilir prorok sözü. Kim işidir da inanır, ölümden yeni yaşamaya uyanır. Hristiyanlığa karşı kulturada nice yaşama. Nice biz Hristiyanlar yaşayalım kulturada hangisinin dünyaya bakışı, inanı, kıymetleri hem morali Hristiyan inanına yabancı ya da karşı ona. Olmalı eski bağlantıda bu soruşa daha iyi cevap eden başka bir kıyat yok. İsirlik vakitinde çalışan prorok Daniel'in kıyadından kare. Kıyat başlar hatalı durumdan. İsrail halkının tek kalan bir kısmı Ülen padişahlığında Yuda senselesi esirle alındı. Allah'ın da Ayuz binası yıkıldı. Şimdi İsrail oğullarında artık yok Ayuz bina, yok toprakları. İnsan da kovulup dağıldı. Şüphesiz çoğu sordu kendisine. Ne oldu Allah'ın adamaklarına? Daniel'in çetin kararı. Daniel, din tarafından kendini kirletmesin diyeni, kes karar verdi. Padişahın sofrasından yemekleri de datmasın, şaraptan da içmesin. Kararı üzerine kendini kirletmemek için saray hizmetçileri öndericisine yalvardı. Çetin kararlı değilse, hiçbiri yensemez post-Hristiyanlık kulturasının baskısını. Lazım Daniel gibi kullanma kendi azınlık haklarını. Başka azınlıkların hakları hem serbestliği varsa, niçin onlar bize Hristiyanlarda yok nece olsun? Allah Daniel'e bağışladı. Saray hizmetçileri öndericisi ona hayırlıkla hem hoşlukla baksın. Makar ki olmuş işleri önderlerdi Allah, Daniel elbet hoşluğu kabul etmediğin atlıkla hem dirençlen. Ama uslulukla hem halis hatırlan. Halis uysak olmak. Daniel anılır kendi sarsılmasızlığıyla. Aslanlar da ona zarar yapmayı istemediler. Ama açan değildi lazım kendi inanından atılsın, o uysak olardı. Kiyadın çeketmesinde anladılar adların değişilmesi için. Hangisine Daniel lafsız kayıl oldu. Da saray hizmetçileri öndericisi yeni ad koydu onlara. Daniel'e Valtasar, Ananiya Sedrah, Misail'a Misah, hem Azariya Avdinago adını verdi. Güzelin manayla çift adları değiştirildi idollarının titsi adlarına. Daniel hem dostları kayıl oldular buna. Olmalı düşünüp ana adı insanı utandırmır. Belki yeniden ad vermek içlerini yakardı ama Biblia'da yasak değildi. En önemli budu. Bu yasak ilgiliydi o zamandaki İhudeylere. Şimdi Allah kendi sözünden boşandırdı bundan yeni bağlantının insanlarını. Ama Daniel değildi hazır, yemek için kayıl olsun. Ders anlaşıldı. Allah sözü bir şey açık bırakarsa, bu işte sıradan akıl çerçevesinde yaptıklarımızda serbestiz. Biz pişmanlık duymadan yapabiliriz hepsini ne yasaklamır kıyat ya ondan çıkılmış açık prensip. Laf giderken kendi din adetlerimiz için değil lazım pek duygulu olalım. Tersine Biblia bir şey yasaklarsa ne kadar akıla uygun, lazımlı hem natural görünse de kayıl olmayalım. Biblia prensipi Allahsızlık arasında. Daniel kağıdının çekitmesinde apaçık söylenilir temel Hristiyanlık prensipi için. Sade Biblia önemlidir inan hem yaşamak soruşlarında. Biblia dışı soruşlarda lazım olduğu kadar uysak olabiliriz. Bu uysaklık bunda da görünür. Allah bu 4 gence bütün yazıları hem bütün arifliği anlama beceriklik verdi. Daniel ta türlü görümleri hem düşleri yorumlayabilirdi. Falcılardan hem yön görücülerden ta iyi anlardı kağıtları. Tayfa mifologiyası hem dini kağıtlarıydı. Öyle ki onları okuyardılar. Üstün körü okuyamardılar.
Ama Allah'ın sözü şafkında onları herkesten daha iyisiyle anladardılar. Bu iş tekstleri yorumlamakta görgü hem logikacı düşünmenin gelişmesini getirdi. Hristiyanlığa karşı kültürada hem üretim sistemasında inanımıza kalmaya düşünersek, halis bize lazımlı iş budur. Hristiyanlar değil lazım korkusun çok öğrenmiş olma. Tersine, her zaman lazım kaçma sadelikten hem ahmaklıktan. Üniversitede inanımızı başka yerlerde gibi iyi koruyabiliriz. Ama buna ariflik hem elbette kıyaklık lazım. İçki konularında gibi etika soruşlarında kendi yolumuzdan gitmeye kıyaklık. Başka insanlardan farklı düşünmek. Hem kendi fikirlerini göstermek hep kıyaklık ister. Allah verdi Daniel'a hem dostlarına böyle kıyaklık. Nasıl gösterilir Daniel kağıdında Hristosun bulunduğu? Bakacağız bunu sonraki bölümde. Bir türlü düşünüşe zorlatmak. Hristos'dan 600 yıl ileri Vavilon'da istenilerdi bir fikirde olma. Padişah Navuходоносор izin verdi bir altın idol yapma. Da devletin her bir uğurda hepsi baş adamlarına statüyeyi ayozlamak yortusuna çağırmak için haberci yolladı. Orada hepsi halklara, senselelere hem her dilden insanlara izin verildi. Truba, kaval, lira, tsevnitsa, gusli, gayda hem türlü çalgı sesini işittiğinden yere düşüp Padişah Navuходоносор'un dikmiş olduğu altın idola baş eğileceğiniz. Kim yere düşüp baş eğiltmerse hemen kızgın fırına atılacak. Daniel kağıdının 3. başı 4. yeri. Altın statüyanın önünde hepsi baş eğiltti. Sedrah, Mesah hem Avdenago 3 kıyak Yahudeyden kare. Kimi Vavilon zabitleri danışıp ağlaştılar padişaha bu üçünden. Onuştan o çağırdı onları kendisine de korkuttu. O saat atsın kızgın fırına. Eğer hemen düşmeseler da baş eğiltmeseler onun statüyasına. Halizden düşer okuyalım bu Yahudeylerin cevabını. Allah'ın önünde cevapçıyız. Sedrah, Mesah, Avdenago cevap ettiler Navuходоносор'a. Sana cevap verme yok zorumuz. Kızgın fırına atılsak da, ey padişah, hizmet ettiğimiz Allah'ımız bizi kızgın fırından kurtarabilir. Senin elinden de bizi kurtaracak. Ama bizi kurtarmasa da bil ki, ey padişah, ne senin Allah'larına hizmet edeceğiz, ne de diktiğin altın idola baş eğileceğiz. Öyle ki Yahudeyler sayar da hani kendi inanı için değil lazım cevap etsinler Navuходоносор'un önünde. Onlar yaşardılar Allah'ın önünde. Onlar cevapçıydı Allah'ın ama değil padişahın önünde. Onlar bilerdi. Hani yaşamaları bitkiye Allah'ın değil padişahın yerinde bulunur. İdollara tapınmaktan kabahatli olma hem altın statüyeye baş eğiltme hiçbir fikirleri yoktu. Öfkeden metinine doğru. Padişah o kadar öfkelendi Yahudeylerin cevabına, hani izin verdi. Kızıştırsınlar fırını her zamankıdan 7 kat daha çok. Onları attılar fırına. Ama ne oldu? Ateş içinde 4 adam sağa selam gezinerdi. 4. de Allah'ın oğluna benzerdi. O zaman Navuходоносор yaklaştı fırının ağzına da bağırdı. Ey gökteki Allah'ın hizmetkarları Sedrah, Mesah, Avdenago! Dışarı çıkıp buraya gelin. O zaman çıktılar ateşten. Adamların güdelerinde ateşin hiçbir zararı yoktu. Ateşin kokusu bile yoktu. O zaman Navuходоносор dedi. Sedrah'ın, Mesah'ın hem Avdenago'nun Allah'ı iyi sözlü olsun. Angelini yollayıp ona umutlanan hizmetkarlarını kurtardı. Onlar izinime karşı oldular. Kendi Allah'ından gayrı başka Allah'a hizmet edip baş eğiltmek için canlarını ateşe attılar. De izin ederim. Hangi halktan, senseleden ya da dinden olursa Sedrah'ın, Mesah'ın hem Avdenago'nun Allah'ı için saygısız söyleyen herkesi paramparça kesilecek. Evi yıkıklığa dönecek. Çünkü böyle kurtarabilen başka Allah yoktur. Sonra Sedrah'a, Mesah'a hem Avdenago'ya padişah büyük kuvvet verdi Vavilon memleketinde. İsus bize yakın. Gerçek yaşamakta kendi inanını izleme hakkını koruyarsan, Sedrah, Mesah hem Avdenago din azınlığı gibi yaşamanın ne anlamasına geldiğini kendileri için duydular. Onlar düştüler kızgın fırına ama avutmak buldular. Çünkü İsus onlarla bile kızgın fırına girdi. İsus bizimle en karanlık vakitlerimizde de.
O yanımızda. O bize yardım eder hem koruyur. Bizi zamanında fırından da çıkarabilir da bize yeni izin verebilir. O tayfa bir padişahı bile uyandırabilir. Hepsi bunlar gösterir, hani var nece Allah'a hizmet etme yesirliktedir. İnancılar için dünya hem din serbestliği sınırlıyken ya da hiç yokken var nece Allah'a hizmet etme. Büyünde çok Hristiyan baskı duyarlar. Daniel hem dostları baskı gördüğü gibi. Böyle yaşamak durumlarında da İsus bizimle bile. Gerçeği doğru mu görürüz? Yesirlik vakıdı İsrail'in historiasında en zor zamandı. Allah'ın hepsi adamakları boş çıkmış gibiydi. Gördük nasıl Allah adadı Avraam'ın soyunu büyük halk yapma, onlara kendi topraklarını verme, hem onlardan bütün dünyayı iyi sözleme. Bundan kare, Allah onlara David'in soyundan çekilen hem padişahlığı diveç olacak padişah verme adadı. Şimdi İsraillileri zorla Vavilon'a götürdüler. Orada halk dağıldı, kendi topraklarını da kaybetti. Nasıl onlar olabilecek bütün dünyaya iyi sözlemek? Hem niye oldu padişah hem diveç padişahlık için adamaklara? Tamam, bu kötü durumda Allah Daniel'a bütün İsrail halkının durumunu yeni şafkta görmeye yardım eden görüm verdi. Gece görümlerimde insanoğluna benzer birinin gökün bulutlarıyla geldiğini gördüm. Evvelden beri olanın yanına doğru ilerledi, onun yönüne getirildi. Ona kuvvet, şan hem padişahlık verildi. Hepsi halklar, senseleler hem her dinden insan ona baş eğildi. Zapçılığı hiç bitmez diveç zapçılıktır. Padişahlığı hiç yıkılmaz padişahlıktır. Daniel'in kendi görüsünde bir şey bunu inandırmıyor gibi görünse de hep o kadar daha değerini gördü. Gördü Allah'ı tronunda hem sansın insanoğlunu. Angısına bütün kuvvet verildi. İnsanoğlu. Yeni bağlantıda görürüz. Hani İsus söyleyerek kendisi için Havezlen hem en çok kullanardı insanoğlu deyimini. Elbet ki İsus bilerdi Daniel'in görümünü için. Kim sansın insanoğlu hem evvelden beri olanın baba Allah'ın önüne çıktı İsus'tu. Matvey'den iyi haberin sonunda misyonerlik izinini veren hep o İsus dedi. Bana bütün zabitlik verildi gökte hem yerde. Gidin da hepsi milletleri bana öğrenici yapın. Vaatiz edip onları babanın hem oğlun hem ayüzduhun adına. Öğretin hepsini tamamlasınlar ne size ısmarladım. Da biliniz, ben olacağım sizinle her gün, zamanın bitkisine kadar. Açan Hristos bunu söylerdi. Daniel'in görümü artık tamamlandıydı. Şimdi İsus'ta her bir kuvvet var. Onda o vardı ta Daniel'in vakitinde da. İki dönem için ortak iş. Hani onun kuvvetine zap edilen hepsini ta görmeriz. Soruş bu takımdır. İnanda doğru mu? Oysa inansızlıkta yanlış mı dünyada durumu göreriz. Bizim vakitimizde da Allah'ın işi son kullanmak gününe yetişti gibi görünebilir. Bugünkü Avrupa'nın durumunda Allah için laf etmek görünür eskimiş hem değil yerinde. İnansızlık böyle bakır olaylara ama inan başka türlü bakır. Allah oturur tronunda. Onun niyeti dünya historiası için, bizim vakitimizin historiası için de mutlak tamamlanacak. Kim doğru görür? Zapeden insanoğlu için görüm Daniel'e lazımdı. Anlasın hani Allah zap eder, hem hani Allah'ın adamakları David'in yıkılmaz padişah soyu için boş çıkmadılar. Öyle görünse de insanlar doz dolayın baktığıyla. Allah'ın zap ettiği için söyleyen Allah'ın sözü eski hem yeni bağlantılarımız var. Gene de önemlidir bir iş anlama. Bakışlarımız ya inanımız gerçeğe düzmerler. Ama inan olduğu gibi gerçeği görür. Gerçek olduğu gibi değil bağlı inanımıza. Biz inanmarsak da Allah'ın zap ettiğine o hep o kadar zap eder, bakmayarak bizim kör olduğumuza. Biz inanmarsak hani İsus insanoğluydu, hem şimdi de insanoğludur. Angısında var bütün kudret yerde de gökte de, onda hep o kadar var bütün kudret.
Bizim inanımız gerçeği değiştirmer inana göre. Tersine, inanımız öyle gerçeğe inanır, hangisi için Allah söyler kendi açıklamasında. Allah'ın açıklaması olmadan biz mutlak göreriz gerçeğin bozuk resimini. İnan, kavi umuttur o işler için ne bekleriz, hem bir kayıllık o işlere ne şimdi görmeriz. Bununla evvelden dedelerimiz Allah'ın beğenmesini edindiler. İnanla anlarız, hani kosmos Allah'ın sözüyle yaratılmış oldu. Öyle ki görüner işler görünmeyen işlerden yaratıldı. İnan değiştirmeyer gerçeği, o başka türlü olsun. Ama önem verir halis gerçeği. Başka laflarla İsus oturur dünya tahtasında. İnansız olarak biz bu gerçeği görmeriz. Ama yaşayırız dayanarak yanlış gerçek algısına. Hem tersine Allah'ın sözü doğdurduğu inan anlar gerçeği da yaşamasında kayıl olur onunla. Yesirlikten geri dönmek. Allah tutar aklında adam haklarını. Allah açtı, yesirlik 70 yıl sürtecek. Öyle ki o yükseltti Persiya padişahını Kiri, hangisi yok etti Vavilon'un asker maşinasını. Persiya yeni büyük devlet oldu. Hristos'un doğmasından ileri 539. yılda zapt etti Vavilon'u. Da Hristos'un doğmasından ileri 538. yılda Kir İhudeylere izin hem emir verdi, dönmeye kendi topraklarına da yeniden kurmaya memleketini hem Ayos binasını. Hepsi Yahudeyler geri dönmedi. Çünkü hepsi istemedi dönme. Kimisi o kadar sınıştılar yabancı kuvveti altında yaşama ki yeniden yerleşmek zorluklarını geçirme hem yeniden düzme istemediler. Büyük bir kısım ama ayırdı kendi topraklarına dönmeyi. En az 3 büyük bölük olarak geçtiler. Ayos binanın yeniden kaldırılması başlar. David'in soyundan doğrudan çekilen Zorovavil'in önderliğinden geri dönenlerin bir kısmı o saat Ayos binayı yeniden kaldırmaya başladı. Bu yeniden düzmek işi anlatılır Yezdrak yadında. Anlatma ilerler Nehemya yadında. Bu etapta çıfıtlar değildiler, bütünden birleşik bir halk. İlk yabancı memlekette kalanların hem kendi vatanına geri dönmüşlerin arasında bölünmek vardı. Bundan kare halk bölündü geri dönmüşlere hem esirlikte hiç olmayanlara. İkincilerine Samaryalı adı verirlerdi. Onların hem başka Yahudeylerin arasında gerginlik duyulur yeni bağlantıda da 5 yıldan sonra çatışmalar, millet konfliktleri hem yavaş yavaş kuvvetlenen direşmek vardı. Hep o kadar yeniden düzmek çalışmaları ilerledi. İlkin yaptılar kurban yerini. Yeniden başlasın kurban getirmek hizmeti. Gene de Ayos binayı yeniden düzmek işleri durguduldu yakın 10 yıla. Proroklar yapınma kızıştırırlar. Aralıktan sonra proroklar Agey hem Zahariya nasihatlarından kızıştırabildiler insanları ilerletme yeniden düzmek işlerini. Dava pek büyüktü. İlk, arkeolojiya buluntularından anlaşılır, İsrail'de ilkten yaşayan insanlardan sadece %10'u kaldı. İkinci, yarım asır süresinde işlenmemiş hem bakılmamış ekilebilen topraklar şüphesiz pek kötü haldaydı. Bundan kare yeniden düzmek işlerine karşı çıkmaya devam eden insanlar da vardı. Bir şeye bakmayarak Yerusalim'in duvarlarını da Ayos binayı da yeniden düzmek gerçeği halis milli şaşılacak iştir. Ayos binayı bitirdiğinde o hiç benzemezdi Solomon vakıdındaki ilk binaya. Solomon'un Ayos binasının güzelliğini aklında tutan insanlar ağlardı, görüp yeni çok daha sade Ayos binayı. İnsanların çoğu gene de kutlardı Ayos binayı düzmeye başardığına. Kurtarmak historiası için son scenanın düzülmesi. Esirlikten dönmek lazımdı. Eski bağlantının Mesih için proroklukları tamamlansın diyene. Lazımdı olsun memleket, nerede doğacak İsus. Lazımdı olsun Ayos bina, nereye o gelecek. Lazımdı olsun halk, hangisi onu bırakacak ama kimin günahları için
o ölecek hem başka. İsirlikten dönmekle başladı kurtarmak historiasının kararlı olayı için son scenanın düzülmesi. Hepsi lazımdı hazır olsun. Mesih olay yerine çıktığıyla. Da hepsi hazırdı. Çünkü Allah kendisi historianın gidimi için kasavetlendi. Milli Biblia uyanması. İsirlikten dönmüş halka lazımdı geçirme değil sadece memleketin hem ayöz binanın yenilenmesini. Ama kendi inan yaşamasını da. Böyle yenilenmek oldu. Nehemya anlatır onun için 8. bölümünde. İsrailliler kasabalarına yerleştikten sonra 7. ay hepsi bir insan gibi su kapısının karşısında meydanda toplandılar. Bilgiç Yezdra'ya söylediler getirsin sahabinin İsrail halkına verdiği ısmarlamaklarını kapsayan Moisey kağıdını. Papaz Yezdra getirdi Moisey kağıdını halkın toplandığı yerine. Sesleyip anlayabilecek herkesi karılar, adamlar oradaydı. Yezdra su kapısının karşısında meydanda karıların, adamların hem anlayabilecek insanların önünde sabahdan öğlene kadar Moisey kağıdını okudu. Her biri kuşku sesledi. Bilgiç Yezdra toplantı için hazırlanmış taftadan yüksek bir yerde durardı. Yezdra halkın gözü önünde kağıdı açtı. Halktan daha yüksek bir yerde durardı. Kağıdı açtığına hepsi ayağa kalktı. Yezdra büyük sahibi Allah'ı iyi sözledi. Bütün halk ellerini kaldırarak amin, amin cevap etti. Baş eğildiler, hem yere düştüler sahibinin önünde. Hepsi Levitler ayakta duran halka zakonu anlattılar. Allah'ın zakonunu kağıdına okuyup açıkladılar, her biri anlasın biçiminde yorumladılar. Biblia nasihatı olmadan hiçbir yenilenmek yok. Kilisenin historiası, bilmer Biblia'da insanları sağlam nasihatlamakla bağlı olmayan hiçbir sürekli hem yaratmalı yenilenmek ya da uyanmak. Allah işler kendi sözünden. Bu değil boş deyim ama reddedilmez gerçek halis uyanmaya hem yenilenmeye yetişme istedikte. İsirlikten dönen insanlar hepsi bir gibi toplandılar da istediler Biblia nasihatlarını. Yezdra bunu düzenledi. Bu, Biblia'nın söylediği nasihatçısı kafedrası düzülmesi için tek olay gibi görünür. Biblia'yı öğretmesini adım adım geçmeye de önemliydi. Okunmuş hep açıklanardı, hepsi anlasın onu. Uyanmaya özenmenin küçük nişanı. Finlandiya'da Allah'ın insanları arasında bizim günlerimizde de var sağlam Biblia nasihatına özenmek. Bu var nice bakılsın halis uyanmak için özenmek nişanı gibi. Yazık ki bugün uyandırmak akıntıları olarak bilinen akıntılar engel etmedi dünyamıza Hristiyanlığa karşı. Hem moralce bozuk işlere doğru büyük adımlarla gitme. Her yerde geçer zorba, inansızlık, hem her türlü yalan hem doğrusuzluk. Hiç sayılmır uşakları hem yaşlıları bakmak. Halis değişilmeye getirebilecek iş sade uyanmaktı. Uyanmayı verebilen tek iş Allah'ın ruhunda verilen Biblia nasihatıydı. Uyanmak yaratamasak da en az çerçeve düzebiliriz. Bugün de Allah'ın sözü peyit peyit okunsun hem yorumlansın. Bu en iyi hazırlanmak uyanmak için. Bundan kare biz Allah'a dua edebiliriz. Hayrınla gene baksın memleketimize de bıraksın ruhunu gerisin uyandırma hem yenileme halkımızı. Da bu olduğuyla mutlak Nehemya kağıdında yazdırılana benzer bir şey geçireceğiz. Halis uyanmanın nişanları. Önderici Nehemya, papaz, hem bilgiç Yezdra, hem halkı öğreten Levitler bütün halka dediler. Bugün sahibi Allah'ınız için ayöz gündür. Yas tutup ağlamayın. Çünkü bütün halk ağlardı seslerken zakonun laflarını. Da dedi onlara, gidin yağlı yiyip tatlı için, hazırlığı olmayanlara da bir pay yollayın. Çünkü bugün sahibimiz için ayöz gündür. Kahırlanmayın. Çünkü sahibinin verdiği sevinci sizi güçlü yapar. Levitler avdardı insanı diyerek, yavaş olun, bugün ayöz gündür, kahırlanmayın. Da böyle hepsi gitti yeme, içme, yemeklerini başkalarından paylaşma, hem büyük şenlik yapma, çünkü onlara okunmuşları anladılar.
Nehemiya 8. baş, 9. 12. yerler. Bitki sırada var uyanmak anahtarı. Açan Allah'ın sözü açılır, insanlar da onu anlar, hem kabul eder. O düzer yaşamanın uzun zamana yenilenmesini, hem her zaman getirir yeni yaşamak sevincini. Biblia hem İsus bağlı birbirine. Kimi kere var nece işitmeye ani inanırız değil Biblia'ya, ama İsus Hristos'a. Bu karşılaştırmak yanlış. İnanırız Biblia'da gösterilen Hristos'a. O, Biblia'nın biricik aslı İsus'u, halis İsus'u. Sadece Biblia'da gösterilen İsus halis kurtarmak getirir. Biblia nasatı olmadan hiçbiri Hristos'u daha iyi öğrenemez. İsus yaşır Biblia'nın sözünde. Biz orada buluruz onu, razgeleriz onu Biblia'nın sayfalarında. Hristos'un kimliği hem yaptıklarını yok nice anlamadığından eski hem yeni bağlantıyı. Onlar bağlı birbirine de beraber düzerler Allah'ın adadığı hem yolladığı Mesiha'nın dünya kurtarıcısının İsus'un bütün resimini. Halis hem aslı uyanmanın yüzü İsus Hristos. Onuştan Biblia'da her zaman halis uyanmanın yüzü olur. Biz daha düzebiliriz. Yeni bağlantı söyler, hani eski bağlantıda hepsi yazılmışlar bizi öğretmek için yazıldı. Yezdra hem Nehemiya kağıtlarında anlatılan İsraillilerin esirlikten dönmesi, hem memleketin hem Ayos binanın yeniden düzülmesi. Pek iyi ders bizim günlerimizde Allah'ın padişahlığı için çalışan hepsi insanlara. Nehemiya kağıdı kamil öğrenmek kağıdı Allah'ın padişahlığında sorumlu insanlar için. Yaşamak zorlukları kuvvet dirişmek, bölünmüş insan, hepsi bu olaylar bilinir bugünkü Hristiyan dünyasındadır. Bakmayarak buna, bugün de var kolaylık düzmeye Allah'ın padişahlığını. Allah verdi bize instrument hem işte ortak olarak birbirimize. Önemli ki biz türlü zorluklara hem karşı gitmeklere verilmeyelim, da vazgeçmeyelim düzmeye. Kim inanç düzer, daha ileri ya daha geç hep görecek çalışmanın meyvasını. Bunu Allah kendisi adadı, da nice öğretir bizi esirlikten dönmek, Allah her zaman tamamlar adamaklarını. Açan Allah'a susar. Eski bağlantının son kağıdı Malahya kağıdı, hem yeni bağlantının ilk kağıdı Matvey'den iyi haber. Olayların arasında yakın 400 yıllık sessizlik var. Eski bağlantının son kağıdı Malahya kağıdı, hem yeni bağlantının ilk kağıdı Matvey'den iyi haber olayların arasında yakın 400 yıllık sessizlik var. Eski bağlantının vakitlerinde Allah'ın verdiği açıklaması bitti, yeni de daha başlamadı. 400 yıl boyunca böyle der sahibi nasihat edecek bir prorok gelmedi. Moisey'den Malahya'ya kadar prorokların Allah sözünden söyledikleri gibi olsun. Yaratılış kağıdından Malahya kağıdına kadar Allah gösterdi kendini. Söyleyerek hizmetçilerine. Allah'ın söyledikleri yazılardı da. Malahya'dan sonra İsus doğunca Allah bu takım başka laf etmedi. Böyle geldi o vakit, açan başladı tamamlanma bütün eski bağlantı. Ne yapma açan Allah susar. Sessizlikte eski hem yeni bağlantı arasındaki zamanda yeni açıklamasız yaşayan İsraillilerde kendi Bibliası vardı. Onlarda vardı eski bağlantı. Gene de okuyarak onu sorardılar. Ne oldu Allah'ın adamaklarına? Eski bağlantının son kağıdından nokta koyulduğundan beri kurtarmak historiası bakışından bir şey önemli olmadı. Ama İsus Hristos'un doğması vakitinde ta vardı Mesiha'yı aktif bekleyen insanlar. Böyle insanlara örnek Luka'dan iyi haberde anılan Anna hem Simon'du. Onlar için laf edeceğiz sonra. Böyle vakitlerde Allah'ın doğrudan yaptığında aralık olduğu gibi göründüğünde önemlidir sıkı tutunma sahibinin şimdiye kadar yaptıklarından hem söylediklerinden. Hristos'un doğmasından yüzlerle yıl ileri yaşayan insanlar Allah'ın eski bağlantıda söylediği hem adadığı işlerinden vardı nice sıkı tutunsunlar. Bizim için Apokalipsis kağıdında nokta koyulduktan 2000 yıl sonra yaşayanlar için
önemli sıkı tutunma Allah'ın Biblia'da demek yeni hem eski bağlantıda söylediklerinden. Allah'ın saklılarının perdesi. Hani Allah'ın açıklaması başka büyümer hem genişlenmer, elbet göstermer ki Allah istemer çalışma dünyada. Hep o kadar. Allah'ın var kendi sebepleri kurtarmak historiasını ne zaman hem hangi hızda o tamamlar. Açan yapılmayan önemli adımlar ileri doğru. Lazım yaşayalım artık verilmiş açıklamanın şafkında. Gene de insanın yaşamasında olur öyle, hani sirek biliriz derin sebepler için. Nice hem neden oluşlar tamamlanır. Burada bize lazım sabırlık hem Allah'a umut. Yov hiçbir zaman görmedi onun adına kağıdın ilk bölümlerini. Yaşamasının önemli olaylarının açıklamasını bilmeden yaşadı. Yov gördü sadece kendi zorluklarını hem belaları. Da onların arasında lazım da öğrensin umutlanma Allah'a. Hristos'un doğmasından 400 yıl ileri eski bağlantının insanları var da nice sadece umutlansınlar hem beklesinler Mesiha'nın geleceğini. Şimdi biz hep onu yapabiliriz. Hristos tezde gelirim söylediği zamanından 2000 yıl geçti. İnsanoğlu geldiğinde bulacak mı inan yeryüzünde? Niçin Allah'a susar? Biblia'dan anlaşılır ne kadar zor olacak bizim için Allah'ın susmasından. Sevgisi sonsuza dek mi yok oldu? Sözü artık değil mi geçerli? Allah unuttu mu acımayı? Sevginin yerine öfke mi aldı? Sonra kendi kendime dedim. De benim kahırım bu. En yüksek gücünü göstermiyor artık. Sahabenin işlerini anacağım, ileriki şaşılacak işlerini anacağım. Yaptıkları için derin derin düşüneceğim. Hepsi büyük işlerine merak göstereceğim. Psalm 76. baş, 8. 13. yerler. Niçin Allah kimi kere uzun vakit susar? Biblia'nın cevabı bu soruşa şaşılacaktır. Allah'ın susmasının en büyük sebebi onun başka yaptıklarında gibi sevgi. Sevgisinden susar. Bitkiye laf gider bizim umutlanmamız için bu sevgiye. Allah'ın kendi adamaklarını tamamlamasına inanan insanlar umutla beklerdiler. Onlar boşuna beklemediler. Hepsi nasıl tamamlanabilirdi? Hristos'un gelmesinden ileri 4 asır sessizlik boyunca vardı türlü bekleyen grupaları. 2 Mesih'i bekleyen bir grupa da vardı. Niçin? Niçin ki sayardılar? Hani bir Mesih'e yok nice tamamlasın hepsi proroklukları. Eski bağlantının prorokluklarında vardı bir gerginlik. Hangisini andık İsa'ya kağıdı için laf ederken. Bir taraftan Mesih'e lazımdı düşmanları yok eden hem de veczap eden padişah olsun. Başka taraftan lazımdı sahabenin ölecek ziyetlenen hizmetçisi olsun. Nasıl bu kadar farklı nişanlar var da nice tamamlansın bir insanda? Bunun nasıl olacağını yeni bağlantı anladır. Yeni bağlantı. Adamaklar tamamlanır. Günaha girmekten beri Allah verdi gelecek Mesih için uzun adamak sırası. O bir karının evladı, kötülük enseyicisi. Avram'ın soyu, prorok, David'in soyundan padişah, sahabenin zeyt çeken hizmetçisi, insanoğlu gibi. Hangisi lazımdı bir gün zeyt çeksin, ölsün da dirilsin ölüden. Da bu takım bütün dünyaya iyi sözlemek olsun. Hep o kadar. Eski bağlantı biter Mesih'e gelmeden. Artık söyledi prorokluğunu eski bağlantının bitki proroku. Başladı prorokların birkaç yüzyıllık uzun sessizliği. Şimdi 400 yıl sessizlikten sonra vakit tamamlandı. Allah yolladı Yuhan vaatiz ediciyi hazırlama halkını Mesih'in gelmesine. Yuhan vaatiz edicinin doğmasını bildirmekten 6 ay sonra Angel haberledi başka daha büyük haber. Angel anlattı Maria'ya, hani oğul kurtarıcı İsus'u doğuracak. Uşak hangisi lazımdı doğsun olmayacak sıradan insan. Ama Emanuel, Allah kendisi bizimle. Adres historiada. İsus Hristos'un doğmasında
hem onun bütün yaşamasında adım adım hem birer birer tamamlandı eski bağlantının Mesih için proroklukları. Ayrı bunu hesap alır Matvey'den iyi haber. Gene Matvey haberler ilk bölümlerinde. Bunlar hepsi oldu ki tamamlansın ne sahibi söyledi. Matvey ister hesaba alma nice İsus'un yaşamasında türlü oluşlar tamamladılar eski bağlantının prorokluklarını. İnsan dünyası için proroklukların tamamlanması çetin nişan olur. Hani mutlak bu insan Nazaret'ten İsus Allah'ın adanmış Mesiyasıydı. Allah sansın yazdığı historiaya açık hem anlaşılı adres. Bu kağıdın çekitmesinde söylediğimize göre açan isterler kez bildirmen nerede yaşar bir kimsey bütün adres verilir. Genelden ta belliye doğru. Değilim böyle. Avrupa, Moldova, Gagauz yeri, Komrat kasabası, İnseyiş Sokağı 58 401. Ad kapıda. Kar böyle yaptı Allah yazdığıyla historiaya Mesiha'nın adresini. Hangisinin yardımıyla biz onu bulabiliriz. Mesih olacak. Avraam'ın evladı, Yahuda'nın soyundan, Vifleyem'de doğmuş, kızdan doğmuş, zeyt çeken, Stavroz'da ölmüş, dirilmiş. Emanuel, Allah bizimle. Bunlar hepsi söylenildi eski bağlantıda. Allah yazdı Mesiha'nın nişanlarını eski bağlantıda bir adres gibi. Bu nişanlar temelinde var nice tanıma Allah'ın tarafından yollanılmış halis Mesiha'yı bakarak çok başka yalancı Mesih olacağına. İsus geldiğiyle, kendi yaşamasıyla, ölümünle hem dirilmesiyle tamamladı Mesiha'nın o nişanlarını. Hangilerini Allah eski bağlantıda verdi, nerede hepsi onları okuyabilir. Mesiha'yı tanıma. İsus'u Mesih gibi tanımak için değildi lazım hiçbir saklı mistika bilgi. Kim bunu isterdi, eski bağlantıyı açık okuyabilirdi, hem proroklukları yarıştırabilirdi İsus'un yaşamasından. Bu takım sayısız Yahudiler, hem elbet Yahudi olmayanlar da, historia boyunca İsus'un eski bağlantıda prorokluk edildiği hem Allah'ın adadığı halis Mesih olduğunu kendileri görerdiler. Doğması, yaşaması, şaşılacak işleri, öğretmesi, davranmak, hangisini o geçirdi, ölümü hem dirilmesi, bunlar hepsi birebir tamamlardı eski bağlantının belirli prorokluğunu. Biz baktık eski bağlantının kimi prorokluklarını ama değil hepsini. Bu soruşu derinden inceleyen Profesör Walter Kaiser'in bakışına göre, eski bağlantıda var en az Mesih için 65 açık prorokluk. O araştırdı, hem analiz yaptı onlara hepsine, kendi kağıdında eski bağlantıda Mesih. İsus, Biblia'nın anahtarıdır. İsus için iyi haber saklı eski bağlantıda hem açık yeni bağlantıda. Mahsus bunda gösterilir Biblia'nın birliği. Hristos'un yaşaması, ölümü hem dirilmesi bütün Biblia'yı bağlayan hem birleştiren baş haberdir. Hristos, Biblia'nın anahtarı. O kendisi söyledi öğrenicilerine dirilmesinden sonra. Ne fikirsizsiniz siz? Cevap etti İsus. Niye zor inanırsınız prorokların söylediklerini? Düşmer mi Hristos böyle zeytlensin, sonra metinine yetişsin? Sonra başladı Moisey'den hem hepsi proroklardan anlatma, ne yazılı onun için ayöz yazılarda. Evangelya Luka'da 24. baş, 25. 27. yerler. Bir İsus'un 4 sureti. Şimdi bakacağız, nice İsus kendi yaşamasından, ölümünden hem dirilmesinden tamamladı eski bağlantının prorokluklarını, hem nice İsus kabul edildi kendi vakıdında. Her bir iyi haber belli bir bakıştan açıklar eski bağlantıdaki Mesih için beklemeklerin İsus'ta tamamlanmasını. Matvey gösterir İsus'u padişah Mesiyası David oğlu gibi. Hangisından tamamlanır Allah'ın padişahlığı için adamaklar. Mark'a göre İsus bir etaptan başkasına hızlı geçtiği yaşaması boyunca çok insana yardım eden hem onlara kurtarıcıyla buluşmak kolaylığı veren sahabenin hizmetçisiydi. Luka'ya değini İsus fukaraları
hem reddedilmişleri acıyan hem onları kendi padişahlığına götürmeye yardım eden tamam insanoğludur. Son olarak İsus'un yaşamasına biraz başka bakış kabiliyetleri saçan Ioan onu nice Allah'ın oğlunu gösterir. Kimin öğretmesi yaşamanın hem sonsuzluğun derinliğine girer ileri hiç olmadığı kadar. 4 iyi haber lazım ki biz kabul edelim ilk görgüyü. Nasıldı Nazaret'ten İsus? Bu bakışlar birbirine karşı değil ama onlar doldururlar birbirini hem insan oğlan Allah için suretimizi. En iyi kolaylık tanıma Hristos'u rahat okuma iyi haberleri. Değil lazım kanaat olma İsus'un sadece o suretlerinden hangilerini verir bize başka insanlar. Mesiha'nın gelmek vakıdı. Var mı sanki eski bağlantıda Mesiha'nın gelmesi için zamanlar sınırları? Mesiha'ya inanç çıfıtlardan temsilci, teologiya doktoru Michael Brown sayır hani onlar var. İlkin Brown gösterir Agey prorokun laflarına 2. bölümde beyitler 6-9. Allah sahibi der ki, kısa zamanda bir kere daha gökü yeri, denizi, karayı sarsacağım. Hepsi halkları sarsacağım, pahalı işlerini buraya getirecekler. Ben de bu ayöz binayı metinlikle dolduracağım. Böyledir Allah sahibi, gümüş de altın da benim. Bu yeni ayöz binanın metinliği ilerikisinden daha büyük olacak. Burayı barış vereceğim. Böyledir Allah sahibi. Sayılır Agey yazdı bu şaşılacak iş için Hristos'un doğmasından ileri 6. asırın son 3. payında. Demek 2. ayöz binanın düzülmesi bitmeden ileri. Bu fragmentte lazım hesaba alma 2 iş. İlk, bu 2. ayöz binanın metinliği daha büyük olacak. Ne kadar ilk ayöz binanın. O zaman peydalanır soruş. Ne türlü o daha büyük olacak? Historiadan biliriz hani 2. bina çok taraftan daha sadeydi. Ne kadar ilk. Da böyle şüphesiz düşünerdi kendileri Yahudiler. 2. Bu ayöz binada Allah'ın barışı özel şekilde olacak. Ama historiadan biliriz hani 2. binanın vakıdı bütünden getirdi daha çok kahır emcenk ne kadar ilk ayöz binanın vakıdı. Yukarıda verilmiş soruşlara cevap verir Biblia'nın başka parçası da. Malahya kağıdında 3. bölümün ilk beyitleri. De habercimi yollarım. Önümde yolu hazırlayacak. Aradığınız sahibi ansızdan ayöz binasına gelecek. Özlediğiniz bağlantı angeli gelecek. Der Allah sahibi. Ama onun geleceği gününe kim dayanabilir? O geldiğine kim durabilir? Çünkü o yeridicinin ateşi gibi, çamaşırcının sabunlu suyu gibi olacak. Levitlileri temizleyecek, altın gümüş gibi yeridip temizleyecek. Böylece sahabeye doğrulukla kurban verecekler. Geçmiş günlerde, geçmiş yıllarda olduğu gibi, Yahuda'nın hem Yerusalim'in kurbanlarından sahabe hoşlanacak. Allah sahabi der. Dava kesmek için size yaklaşacağım. Büyücülere, hayırsızlara, yalan yemin edenlere, işçinin, dulun, üyüsüzün, yabancının hakkını çiğneyen, benden korkmayanlara hemen karşı şahit olacağım. Malahya 3. baş 1. 5. yerler. Bu beyitlerden anlarız hani sahibi Allah kendisi 2. ayöz binaya gelecek, hem ondan ileri haberci gelecek. 2. ayöz binanın günlerinde bu Allah'lı gelmek getirecek İsraillilerin bir payına temizlenmek, öbürüne de kabahatlanmak. Radak hem Metsuda David çıfıtların orta asırlarda bilinen Biblia yorumlarına göre sahabi lafı başka birini değil padişah Mesih'i gösterir. Ama hiçbiri bu yorumculardan ayrı hesap almardı. Hani Mesih'e gelecek Malahya'nın günlerinde duran ayöz binaya. Daha hesaba alın, hani ona denilir onun ayöz binası. Açık gösterip burada anılan sahabinin Allah'lı olduğunu. Soracağım sana, oldu mu? Bu olduysa Mesih Hristos'un doğmasından sonra 70. yılda ayöz binaya yıkılmadan lazım gelsin. Bu olmadıysa Allah'ın sözü yanlıştı. Ayöz bina yıkılmadan günahlar ödenilecek.
Michael Brown'un gösterdiği 3. fragment alınmış Daniel kağıdından. Senin halkına hem Ayos kasabana 77 yıllık zaman verilir, suçu ortadan kaldırmak, günaha son vermek, kanunsuzluğu affetmek, diveç kalıcı doğruluğu sağlamak. Görüm hem proroku mühürlemek, Ayos binayı yağlamak için. Bunu bil hem anla, Yerusalim'i yeniden kurmak için izinin verilmesinden zapçı yağlanmışın gelmesine kadar 7 yılı geçecek. 62 yıllık içinde Yerusalim yeniden sokaklarla, duvarlarla kurulacak. Ama bu zor zamanlar da olacak. Bu 62 yıllığın sonuna yağlanmış öldürülecek, hem onda bir şey kalmayacak. Gelecek önderin halkı kasabayı hem Ayuz yeri yok edecek. Sonu potoptan gibi olacak. Cenk sonuna kadar sürtecek yıkmalar. Gelecek önder çoyunla 7 yıllık kavi bir anlaşma yapacak. Bu vakitin yarısı geçince kurbanlardan vazgeçilecek. Kararlı yıkılmaya gelinecek, yok edici önder Ayuz yerin üst bölümüne yıkıcı iğrenç işler yerleştirilecek. Prorok Daniel'in kağıdı 9. baş 24. 27. yerler. Gene vereceğiz kolaylık yorumlasın Brown kendisi. Belki söyleyeceğim hani bu peyitleri zor anlama. Olabilir. Ama değil zor anlama, hani başlarda çok önemli dönem halkımızın historiasında. Bu dönemde Ayos bina hem Yerusalim kasabası yeniden düzülecek. Da bu dönemde olan hepsi başka işlerden gayrı. Kötülük ödenilecek da gelecek diveç doğruluk. Bunlar hepsi kasaba hem Ayos bina yıkılmadan olacak. Burada gene söylenilir bunun için. Günahtan Allah'lı kurtulmak olacak Hristos'un doğmasından sonra 70. yıla kadar. Eski bağlantının öğretmesi belli. İkinci bina durarken, birinci, Allah kendisi Ayos binasına gelecek. Da getirecek dava hem paklanmak. Günahlar ödenilecek, da gelecek diveç doğruluk hem barış. Bunlar kurtarmak historiasında o kadar büyük olaylar, hani ikinci Ayos binanın metninliği daha büyük olacak ilk binanın metninliğinden. Bu takım soruş böyledir. İsus bu proroklukları tamamlamadıysa kim sanki yaptı bunu? Allah Ayos binasına İsus'ta gelmediyse ne zaman o geldi? İsus tamamladı yeni bağlantının prorokluklarını şaşılacak açık hem eski bağlantıda koyulmuş zaman çerçevesinde. Yaptı bunu bizim günahlarımızı ödeme hem diveç doğruluk bize vermediğini. Daha var nice nişanlama, hani İsrailliler soylarının ofisyal listesi korundu sadece ikinci Ayos binanın hem Yerusalim'in yıkılmasına kadar. Hristos'un doğmasından sonra 70. yıl. Bundan sonra yoktu nice kesin kez bilme kim çekilir David'in soyundan, demek kim olabilen Mesih'dir. Ne biliriz İsus için? Yeni bağlantı bizde olan en doğru bilgi kaynağıdır İsus için. İnsanlara arada sırada gösterilir başka iyi haberler. Onlardan kimi şüpheye koyardılar Biblia'dan iyi haberleri. Da isterdiler koyma onlarla bir sıraya Maria'dan iyi haberi, Filip'ten iyi haberi, Foma'dan iyi haberi. Hep böyle söylerlerken, hani kilise historiasında varmış saklı anlaşmak, hangisinin beterine onlar Biblia'ya girmediler. Ama hiçbir saklı anlaşmak yoktu. Sadece Biblia'nın iyi haberleri ilkini, aslı hem inanılır iyi haberler. Kalanı, başka iyi haberlerin en eskisi olan Foma'dan iyi haber, peydalandılar Biblia'da gösterilen iyi haberlerden sadece 100-200 yıllardan sonra. Onlar hiç değil aslı iyi haberler. Onların içindekileri değil gerçek. İkinci hem üçüncü asırlarda kilise babalarından çoğu bilerdi. Diyelim Foma'dan iyi haberi da ret ederdi onu doğru olmayan gibi. Doğru yerde, doğru vakitte. Döneriz yeni bağlantının başlantısına. Yerusalim'de sıradan sabah, insanlar alatlardı işine bakma. Onlardan pek az insan bilerdi hem anlardı ne olacak. 2 kişi uyanıktı da anlardı durumu. Hem bilerdi ne kadar önemli bugün. Bunlar 2 kişi Allah'ın yolundan giderdi. Onlar bulunardı doğru yerde, doğru vakitte. İlkinkisi onlardan ihtiyar Simeon'du.
Yerusalim'de vardı bir adam, adı Simeon. O bir doğru hem kabahatsiz adamdı. Angısı beklerdi İsrail'in kurtulmasını. Onda ayozduh vardı. Ayozduhtan ona verildiydi haber, hani o ölmeyecek görmeyince sahabenin Hristosunu. Simeon kullanılmış ayozduhtan geldi Ayozbina'ya. Daçan Yosif hem Maria'ya getirdiler uşağı ki tamamlasınlar zakonun sımırladığını. Simeon aldı onu kucak, iyi sözledi Allah'ı da dedi: "Sahabi, şimdi salver uslulukla senin çırağını, nice sen adadın. Zira gördü benim gözlerim senin kurtulmanı, angısını sen hazırladın hepsi milletlerin gözleri önünde. Aydınlatsın milletlere dini hem ikram yapsın İsrail insanına." Onun babası hem anası şaştılar bu laflara ne uşak için işittiler. Simeon iyi sözledi onları da dedi anasına, Maria'ya: "Bu uşak sıralanmış çöyün düşmesi için hem çöyün kalkması için İsrail'de. O bir nişan Allah'tan, hani debreştirecek karşılık insan içinde. Çok insanın saklı niyetleri açılsın dini. Senin yüreğin de kılıçla saplanmış olacak." Evangeliya Luka'dan 2. baş 25-35. yerler. Nasıl Simeon bilerdi? Bilmeyeriz nice ayozduh yaptı bunu. Nasılsa o götürdü Simeon'u öyle ki doğru yerde, doğru zamanda bulundu. Nasılsa ayozduh daha gösterdi Simeon'a, hani bu sıradan uşak gibi görünen uşak hep o kadar sıradan uşaktan bir şey daha büyüktü. Kucak aldığı uşak Allah kendisiydi. Çok kudretli, güdede olan rahatlanardı Simeon'un kucağında. Allah olabildiğine kadar alçalandı, bizden biri oldu. Şaşılacak değil hani Simeon metinlerde Allah'ı. Onun gözleri şimdi bütün dünyaya hazırlanmış kurtulmak görerdi. Şafk, hani aydınlanacak milletleri, bizi de, Finlandiya'da yaşayanları. Mesiha'ya şahit etmek. Simeon'dan gayrı Ayozbina'da daha bir uyanık insan Anna vardı. Prorok Anna, Fanuel'in kızı Asir'in tamızlığından. O pek ihtiyardı. Kocasıyla yaşamıştı 6-7 yıl. Kalmıştı dul da şimdi 84 yaşındaydı. Anna hiç ayrılmardı Ayozbina'dan. Gece gündüz hizmet ederdi Allah'a oruçla hem duayla. Bu zaman Anna gelip başladı metinleme Allah'ı hem söyleme İsus için hepsine, kim beklerdi Yerusalim'in kurtulmasını. Evangeliya Luka'dan 2. baş 36-38. yerler. Anna da yaşardı Allah'ın önderliğinde hem Allah'a hizmet ederdi. O da bulunardı doğru yerde, doğru vakitte. O da Allah'ı metinlerdi. Bundan gayrı söylerdi onun için hepsine, kim eski bağlantının adamaklarına göre beklerdi Yerusalim'in kurtulmasını. Demek Anna'dan hem Simeon'dan gayrı vardı başkaları kim beklerdi da onlardan hiçbiri beklemezdi boşuna. Geldi vakit tamamlansın Allah'ın adamakları, geldi Mesih vakidi. Açan hepsi arayanlara dünyada nasihat edilecek. Hani Mesih'i, Allah'ı kendisini halizden bulabiliriz. Onun adresi bilinir. İsus yeni İsrail. Eski bağlantının insanlarından çoğu Mesih'in ilk sureti olurlar. Eski bağlantıdan istoriya oluşların çoğu da Hristos'un yaşamasından oluşların ilk örnekleridir. Yeni bağlantı daha gösterir, hani İsus yeni İsrail'dir, kimin yaşamasında tamamlanır o, ne yapamadı İsrail halkı. Bununla beraber İsrailliler hep sayılır Allah'ın seçilmiş halkı. Matvey yazardı ki tamamlansın ne prorokla sahibi söylediydi. Mısır'dan ben çağırdım oğlumu. Eski bağlantıda yok İsus için böyle tıpkı prorokluk. Matvey olmalı sayardı. Hani İsus yaşamasında İsraillilerin yaşadıklarını tamamlar. Başlayıp orada, nerede İsrail başladı Mısır'da. Allah'ın oğlu gibi Allah'ın son İsrail'i o çıktı Mısır'dan. Lazımdı gerçeklensin yeni, daha büyük çıkış. Philip Grinsdale Biblia'nın bu parçasını açıklar. Sonra Matvey ayrı durguner yesirlikte,
Yeremia prorokluğun laflarını verip, prorok yeni bağlantıyı anladır, hem İsrail'e Allah'ın oğlu gibi gösterir. Yeremia yazdırır nice Rahil, İsrail dedeleri anası, yesirle alınmış evlatların ardından ağlar. Matvey görür, hani onun acısını gene geçirir Vifleyem dolayından analar, kimin uşaklarını amansız öldürdü Yirot. Yesirle göstermek uyar değilim Daniel'ın hem Nehemia'nın bakışlarına. İsrail esirlikten döndüğünün adanmış topraklara. Halis yesirlik, İsrail'in affedilmedi günahları hem Allah'ın davası beterine daha bitmedi. Öyle ki Matvey yerleştirdiği Yesus'un yaşamasını Mısır'dan hem esirlikten kurtulmanın daha geniş kontekstine. Yesus lazımdı getirsin Allah'ın halkını günahlardan yeni, daha büyük kurtulmaya da çevirsin onu değil sadece kendi topraklarına ama Allah'la sonsuz birleşmeye. Önemli soruşlar. Hristosun küçüklüğünden bağlı historia oluşlarının karşısında da kimse Yesus'a davranışta tarafsız olamaz. Var sebebimiz soralım kendimize. Yaşarım mı Allah'ın önderliğinde hep öyle, nasıl Simeon hem Anna? Beklerim mi Mesih'i onlar gibi? Ayrıntı sadece onda, hani biz bekleriz Hristosun değil ilk, ama ikinci gelmesini. Uyandım mı ben ruhça? Anlamadığını ne soy zamanda yaşarız. Hem nedir kurtarmak historiasının sonraki büyük olayı Hristosun ikinci gelmesi. Hristos doğduğuyla İsrail halkının çoğu uykuya dağıldı gibi hepsimiz var nice uykuya verilelim. Onlar hiç anlamazdılar nasıl Allah'ın niyeti gözlerinin önünde yetişti inanılmaz üstün noktasına. İsrail düştü, Hristos yensedi. Matvey yazdırarken Hristos'un çölde denemelerini pek belli olur benzemekler çölde yolculukta İsrail'in denemelerinden. Ama Yesus yensedi hepsi denemeleri, angılarına düştü İsrail. Bundan kare bizim hepsi denemelerimizi de çölde gezi İsrail'e denemekti. Aklınızda tutun, sahabe Allah'ınız sizi 40 yıl boyunca çölde gezdirdiği uzun yolculuğu. Sımırlamalarına uyup uymamanızı, niyetiniz nedir öğrenmek için sizi denemelere sokarak uslandırdı. Anlayın, hani sahabe Allah'ınız öğretir sizi çocuğunu öğreten bir baba gibi. Bu götürür fikrimizi Mesih adamasına, hani David'in tronu diveç olacak, hem hani zap edecek David'in soyu. Senden sonra soyundan birini meydana çıkarıp padişahlığını kavileyeceğim. Odur, kim adıma Ayos bina kuracak, ben de onun padişahlığın tronunu sonsuzadan sürttüreceğim. Ben ona baba olacağım, o da bana oğul olacak. Yanlış yaparsa, takazalayacağım insanların değneklerinden, insanların oruçlarından. Ama hayrımı hiçbir zaman ondan almayacağım. 2. Kiyat Padişahlara 7. baş 12. 15. yerler. Bitki peyet gösterir 2. Zakonlu Kiyadının 8. bölümünde gösterilmiş fikri. İsus, son aslı halis Allah oğlu. Hiçbir zaman yanlış yapmadı da bu üzere o takazalanmadı kendi günahları için. Ama bizim günahlarımız için anglarını o aldı üstüne. İsus kendi insanlarını dünyaya yollar. İyi haberinin sonunda Matvey gene döner Moise için anlatmaya ama içindekisi çok daha geniştir. Philip Grinsdale açıklar, niye Moise'yi çağırır İsraillileri? Adanmış topraklara gidin, zakona uyun da o zaman Allah her kere sizinle olacak. Şimdi İsus bayırda durar da yollar dünyaya birkaç kendi öğrenicisini. Değil adanmış topraklara ama adanmış dünyaya gidin. İnsanı değil zakonun sımırladıklarına ama benim size söylediklerime öğretin. Hem daha önemli. O adam hani Allah kendisi sizinle olacak. Ama ben olacağım sizinle her gün zamanın bitkisinden. İsus kendi kendisine söylerdi insanoğlu. İsus pek ıslah anlardı amacını. Bilerdi proroklukların tamamlanması olduğunu. Gene de açık kullanmadı kendisi için Mesih adını. Tersine daima kendisine insanoğlu söylerdi. Bu ad çekilir Daniel'in Kiyadının 7. bölümünden. İsus kullanırken kendisi için bu adı gösterilir birkaç taraf.
İlk, insanoğlu diveç olandır. Yuhan'dan iyi haber söyler. Kimseyi göke kalkmadı, ondan gayrı kim gökten indi. Budur adam oğlu, hani gökte. Hep bu fikir var 6. bölümünde, 62. peyette. Ne diyeceğiniz açan göreceğiniz adam oğlunu kalkarak yeniden orayı, nerede o baştan bulunardı. İsus anlardı gökteki yerini. İsus hakkına denlenmiş Allah kendisiydi, da o bilerdi bunu. Bununla bile o bütününe insandı. Şaşılacak düşünme, ne duyardı Hristos insanlar söylerken onun için türlü yalan, hem karezle onu karşılarken anlamayıp halizden kiminle işleri var. Her bir durumda o uslu yürekle kabul ederdi insanların tarafından böyle davranışı, da bizim için gitti Golgotha yolunu bitkiyadın. Allah oğlunun, insan oğlunun kudreti hem büyüklüğü uslulukta bulunur. Bununla onlar hepten ayrılırlar insan kuvvetinden hem büyüklüğünden. Affetme kuvvet. İkinci, ama ki bilesiniz, hani adam oğlunun var kuvveti yer üstünde günahları bağışlasın. Evangelya Marka'dan 2. baş 10. yer. Hem o cömertesinin sahibisi gibi davranır. Evangelya Luka'dan 6. baş 5. yer. Mark'tan iyi haberden Biblia'nın alınmış parçası ayrıca meraklı. Bilgiçler şimdi hemen sorardılar, nice Allah'tan gayrı kimdese var kuvvet günahları affetme. Cevap yerine İsus hastayı alıştırır, nişanlayarak hani onun, insanoğlunun var kuvveti günahları affetme. Bu da gösterir, hani insanoğlu üçlünün Allah'ı yüzlerinden birisidir. Bu açık gösterilir Daniel kağıdında. Bizim günlerimizde çok kere söylerler ki insan kendi kendisini lazım affetsin. Gene de insana dini önemli Allah'tan bağışlamak kabul etme. Allah'ın affetmesini yollama haklı sade bir Allah'a kendisi. İnsanlara günahlarını affetmeye haklı olmak için İsus lazım da Allah olsun. Clive Stape Lewis pek isla anlardı bunu, açan söylerdi. Fasıl gelmer açan beni kimse acıladığıyla derim ona affederim seni. Ama kimse 3. kişiyi acıladıysa ben ona deyersem affederim seni. Bu halizden fasıl olacak. Bunu sade Allah yapabilir. 3. İnsanoğlu geldi hizmet etsin ve versin yaşamasını çoğunun affedilmesi için. Matvey'den iyi haberde söylenilir. Zira Adamoğlu gelmedi ki ona hizmet etsinler. Ama kendi hizmet etsin insana hem versin yaşamasını çoğun yerine ki kurtarabilsin onları. Hep buna yüredir Luka hem Yuhan kendi iyi haberlerinde. Bu şaşılacak gelir hesaba alarak İsus'un kuvvetini hem yüksek durumunu. Ama hep böyle bu Biblia'nın Stavros teologiyası. İnsanoğlu geri dönecek. 4. İnsanoğlu yeryüzüne metinlikte dönecek. O zaman onu hepsi görecek, diz çökecek önünde, nice davacıyla onunla buluşacak. Hep o insanoğlu, İsus Hristos. Hangisini şimdi insanlar karşılayabilir hayırlı kurtarıcı gibi bir kere metinliğinde gelecek da trona oturacak. Burada şaşılacak iyi haber var. Eğer biz artık burada zaman çerçevesinde dua ettiysek İsus'a bizim kurtarıcımıza gibi, eğer o burada zaman çerçevesinde bizim kurtarıcımızsaydı hem sahibimizseydi bir kere bizim en iyi advokatımız olacak son davada. Hristos bize affettiyse burada zaman çerçevesinde yok ne korkalım son davadan. O İsus kiminle buluşacağız en son davada hem kimin kucağında rahatlanır bizim kaderimiz diveçte, hep o İsus kim verdi yaşamasını bizim için Golgotha Stavrozunda. Acaba istemeyecek mi bizi affetme? Şüphesiz. O ister bunu yapma. Apostol Pavli üreder bizi. Öyle ki Allah onları şimdi dava etmiyor. Kim yaşar İsus Hristos'da onları kim yaşamır tene göre ama duha göre. Romalılara 8. baş 1. yer. Ama Allah'ın biricik oğlunun Stavroz'da ölümünden haberi olmayan insanın yok umudu bitki davada. İsus başkalarından daha büyük. Açan bir kere İsus'tan istediler nişan, o cevap etti. Kötü sensele ister bir nişan. Ama ona verilmeyecek başka nişan, prorok Yona'nın nişanından gayrı.
Zere nice Yuvanna durduğu 3 gün hem 3 gece koca balığın işkembesinde, hep öyle adam oğlu da duracak 3 gün hem 3 gece yerin koynusunda. Ninevye kasabasından insanlar dava gününde kalkacaklar bu senselenin adamlarından. Da kabahatlandıracaklar onları. Zere onlar Yuvanna'nın nasaadını işitip kendi günahlarından Allah'a döndüler. Ama bugün burada durar birisi angısı daha büyük Yuvanna'dan. Öğlenden padişah kalkacak dava gününde bu senselenin adamlarından. Da kabahatlandıracak onları. Zere o geldi dünyanın kenarından ki işitsin Salomon'un arifliğini. Ama bugün burada durar birisi angısı daha büyük Salomon'dan. Evangeliya Matvey'den 12. baş, 39. 42. yerler. Hristos'un bu cevabında en önemli nasihat o, hani Yuvanna'dan hem Salomon padişahından o daha büyük. Yahudilere işitme bu lafları şüphesiz inanılmazdı. İsus'un bütün yaşaması hem öğretmesi, özellikle onun dirilmesi böyle söylemek için düzerdi kavi temel. O Yuvanna'nın yaşamasından hem Salomon'un padişah namından gösterilmiş Mesih'ydi. İlk suretleri tamamlamak elbette daha büyüktür ne kadar ilk suretler. Mesih'in yaşaması bakışından Yuvanna'nın hem Salomon'un yaşaması kabul eder aslı ölçüyü. Kimse istemerse İsus'u Mesih olarak görme, tutunur ilk suretlerden, anlamayıp onların tamamlanmasını. Bu hatalıydı Yahudilere Hristos vakitinde, hem elbet bize de. Başarılı hem zeyt çeken Mesih. Matvey'den iyi haberin 16. bölümü anlatır İsus Hristos'un çalışmasında önemli oluş için. İsus geldi Filip Kesaryası yerlerine, orada sordu öğrenicilerine. İnsan nice sayır beni adam oğlunu? Kimim ben derler. Onlar cevap ettiler. Kimisi der, hani sen Yuhan vatiz edici. Başkası İliya, daha başkası Yeremye ya ki bir başka prorok. Ama siz ne dersiniz, kimim ben? Sordu onlara İsus. Simon Petri cevap etti. Sensin Hristos, diri Allah'ın oğlu. İsus dedi, helal sana Simon, Yuvanna'nın oğlu. Zere bunu açtı sana değil ten hem kan, ama benim gökteki babam. Ben derim, sen Petri'sin, bu taş üstünde ben yerleştireceğim benim kilisemi. Ölüm yerinin kuvveti onu enseyemeyecek. Sana vereceğim gök padişahlığın anahtarlarını. Da ne bağlayacağın yerde, o bağlanmış olacak gökte. Hem ne çözeceğin yerde, o çözülmüş olacak gökte. O zaman sıkıdan samarladı öğrenicilerine söylemesinler kimseye, hani o İsus Hristos. Elbet bu kıpın Petra'nın yaşamasında en güzellerin birisiydi. İsus kendisi metheder Petra'yı doğru cevap için. O doğru anladı soruşun yüzünü. İsus Mesih'ydi, diri Allah'ın oğluydu. Şimdi geldi vakit geçirim daha yüksek basama öğreniciler okulunda. Daha sert nasihat. Bundan sonra İsus başladı açıklama öğrenicilerine, hani o lazım gitsin Yerusalim'e, çok zeytlensin aksakallardan, büyük papazlardan, hem bilgiçlerden, öldürülsün da 3. günü dirilsin. Petri aldı onu bir tarafa da başladı takazalama. Allah korusun seni sahibi, böyle bir şey rast gelmesin seninle. Ama İsus döndü da dedi Petri'ye, uzaklan benden şeytan, sen bana bir kösteksin. Zira senin niyetlerin değil Allah'tan ama adamdan. Zavallı Petri, şimdi hemen açıkladığı işe hani İsus Allah'ın oğlu düşüneydi, hiçbir şüphesi kalmayacaktı bundan sonraki nasihata. Şimdi başlar öğretmeye Mesih'yi. Düşmer akıl verme Allah'ın oğluna, düşer hatırlama, sesleme onu, baş eğitme ona. Ama Petri başlar takazalama İsus'u. Niçin? Niçin ki Petri hiç yoktu nice kabul etsin Hristos'un zeyt hem Stavros için öğretmesini. Petri Mesih için hiç düşünmezdi hani Mesih'e mutlak lazım zeytlensin da ölsün. Belki Petri Mesih için o zamanki fikirlere göre düşünerdi hani İsus tezde kuvvete gelecek, Romalıları yenseyecek da İsrail için görünen Allah padişahlığını kuracak. Ne de olsa şimdiyadan İsus'un yolu yukarı giderdi. O şaşılacak işler yaptı da insanların arasında anıldı hem sayıldı. Stavros yolu.
Ama şimdi İsus başlar söylemeye kendi ziyetleri hem Stavroz'da ölümü için. Bu takım söz hiç uymazdı Petr'in teologiyasına. Ama İsus'un teologiyasında bu başpaydı. İsus geldi dünyaya, kendi ziyetlenmesiyle hem ölümünle ödesin halkını, kimin azaları onu izleyici olarak hep öyle Stavroz yolundan gidecekler. İsus'un yolu Stavroz yoluydu. Şimdi de o hep çağırır gidelim bu yoldan. Hristos dedi öğrenicilerine, kim ister gelsin benim ardıma, atılsın kendi kendinden. Alsın Stavroz'unu da beni izlesin. Zira kim ister kurtarma yaşamasını kaybedecek. Ama kim kaybedecek yaşamasını benim için, o yaşamak edinecek. Evangeliya Matfey'den 16. baş 24. 25. yerler. Var Stavroz teologiyası hem şan teologiyası. Hristos, Pavli hem Luther hepsi Stavroz teologiyasının temsilcileri. Ona girer Hristiyan inanın yüzü olarak Stavroz için haber. Ona ta girer Allah yolunda olduğu Hristiyanın ziyetle hem kovmakla karşılaşması. Çağrıldık değil başarılı ama inanç olma. Bu oluştan sonra Matfey'den iyi haberde İsus birdenbire azalttı şaşılacak işlerini. Yol saptı da yaklaşardı Golgofa'ya. Nereye bitkiye getirdi onu Stavroz'a, bütün insan dünyasının günahlarını taşısın. Gerilmiş hem ölmüş. İsus geldi dünyaya, ölme Stavroz'da bizim için. Bu iyi haberin yüzü. Ama iyi haberin mahsus bu payını en zordu anlama Petr'e hem başka öğrenicilere. Petr korktu, İsus anlatıyla öğrencilerine hani lazım ziyet çeksin da ölsün. Ziyetlenen hem can veren Mesiha'ya yoktu yer Petr'in fikirlerinde. Ama Hristos'un ziyeti hem ölümü mutlak lazımdı, biz kurtarılabilelim deyini. Hristos'un bizim için yaptığı son kurtaran kurbanı olmayaydı, biz kesen hem divece yol olacaktık. Hristos'un ölümü bitirdiği eski bağlantının hepsi kurbanlarını. Onlar artık değildi lazım. Buna bağlı en önemli iş, onlar başka geçmerler. Kurban vermek eski bağlantıda temeldi. Makar ki bütün kurbanlar 2. Ayos binanın yıkılmasından sonra Yudaizmada inanılmaz önemsizdir. Daha da çekici olur Çıfıt'ın Michael Brown'un anlattığı hangisi Yudaizmadan atıldı Mesiha'yı izlemek için. Kendi kağıdında cevap ederek Çıfıtların İsus'a karşılıklarına Brown yazır. Yoma Talmud'a göre Allah Ayos binanın yıkılmasından bitki 40 yıl kabul etmedi büyük ödeşme günü yapılan kurbanları. İnsanlar bunu bilerdi, bir sıra özel nişanlara göre Ayos bina yıkıldı 70. yılda Hristos'un doğmasından sonra. Bu üzere her yıllık uzlaşma kurbanları kabul edilmezdi 30. hem 70. yıllar arasında. Ne soy büyük olay tamamlandı 30. yılda. İsus reddedildi de gerildi Stavroz'da. Olur mu? Allah kabul etmesin uzlaşmak kurbanını, ne çünkü Mesih kendi kendini kurban verdi, tamam son kurban verdi. Öte doğru Brown ilerleder. Burada lazım hesaba alma tabir Ravin tekstini. Niçin yıkıldı 2. Ayos bina? Makar ki insanlar sıkı tutunardılar Tora'dan, tutardılar sımırlamakları, hem yapardılar iyilik. Niçin ki o zamanlar sebepsiz kin vardı. İsus kendisi söyledi, hani İsrail'in önderleri ondan sebepsiz az etmezdiler. 2. Ayos binanın yıkılmasına getiren büyük günah, Mesih'i sebepsiz az etmemek olabilir mi? Da o öldüğü yıldan beri, Hristos'un doğmasından sonra 30. yıldan beri Allah kabul etmedi uzlaşma kurbanını. Stavroz'un lazımlı yorumu. Stavroz'da oldukların var çok tarafları. Hiçbir yorum bile açıklamıyor bitkiyadan onun manasını. Ama en önemli, en manalı, merkez hem lazımlı yorum, hani bizim için İsus Stavroz'da bizim yerimize divece yeterli son kurtarmak kurbanı olarak kendi kendini verir. Niçin? Niçin ki bu Biblia'da baş Stavroz yorumlaması. Bundan göreriz ne kadar önemli hani Biblia'da var Stavroz'da olduklara sözlü açıklamak.
Biblia'da Stavros oluşların açıklaması hem yorumu olmayaydı. Bilmeyecektik ne oldu Stavros'da. Bilmeyecektik neden öldü Hristos ya da bizim için bu işin manasını. Stavros'la bağlı her bir yorum yeterli olmuyor. Bize lazım Allah'ın kendi yorumlaması Golgofa'daki oluşlara. Onsuz bilemeyeceğiz ne o düşünür bu iş için, hem bitkiye budur kararlayan iş. Allah'ın yaptıkları hem Allah'ın sözü. Öyle ki Biblia Allah'ın sözlü özel açıklaması Stavros için düşünmeklerine, demek Allah'ın kendi yorumu Hristos'un ölümü için. Da bu gerçek de hep öyle önemli, nice de o, hani Allah kendisi Hristos'daydı da dünyayı kendisinden uzlaştırdı. Kimi kere söyleriz ki önemlisi onda hani Allah tamamlandı historiada birlik kurtarmak yaptıklarını. Söylerler, hani Biblia gösterir sadece birkaç olabilir yorum bu oluşlara. O zaman historiada Allah'ın kurtarmak yaptığı olmayacağı onun özel açıklaması bize dini. Biblia'da sadece insan bakışından yorumlayacaktı bu kurtarmak yaptığını. Bu fikirleri kimi kere söylerler öyle, hani onlar dine uyar görünürler. Hristos Allah'ın bize özel açıklaması. Onda bize açılır Allah kendisi. Biblia sadece bu oluşun Hristos'un insan bakışından yanlış yorumu. Öyle ki Biblia değil Allah'ın bize açıklaması ama sadece açıklamanın yorumu. Allah göstermedi kendisini ne soysa laflarda ama Hristos'da. Hristiyanlığın son kaybedilmesi mi yorumu mu? Böyle fikirlemeler makar ki dine uygun söylenirler. Bütün Hristiyan inanını bozarlar. Allah'ın historiada kurtarmak yaptıklarından kare bizde olmayaydı onun yorumu bu oluşlara, hiç bilemeyecektik onların halis manasını. Belki bilecektik biz onlara ne soy mana koyarız. Ama bizim hiç anlamamız olmayacaktı ne mana verir onlara Allah. Gene de en önemli mana o, hangisini verir Allah. Lazım bunu bilelim. Biz yapabiliriz bunu, sadece Allah bunu açarsa anlaşılan insan dilinde. Allah'ın sözlü açıklaması lazım bizim bütün Hristiyan olmamız için, bütün bilgimiz hem bütün kurtarmak için. Allah'tan kıyatlar. Bu bakıştan büyük önem var, diyelim yeni bağlantının kıyatlarında. Onlarda kabul ederiz Hristiyan dinine dini merkez oluşlara son açıklamayı. Kıyatlarda açılır Allah'ın kendi yorumu İsus Hristos'un yaşamasına, ölümüne hem dirilmesine. Elbet iyi haberler anladırlar bu yorumu da artık eski bağlantı düzer temel Golgofa'da oluşları aslı yorumlamak için. Stavros'da oluşların manası bitkiyadan açılır sadece yeni bağlantıda, özellikle apostolların kıyatlarında. Biblia insan şeklinde, insan dilinde kendi Allah'ın bize sözüdür. Bu değil sadece olabilir Hristiyan bakışı Biblia'ya, ama logika bakışından tek olabilen yaklaşım da bu temelde gerçek olabilir Biblia'daki klasika Hristiyan inanı. İsus Hristos'un dirilmesi prorokluk edildi. Hristiyanlıkta Hristos'un dirilmesi sıkı bağlı Hristos'un ölümünden. Bunun için eski bağlantı da ileriden söylerdi, makar ki saklı şekilde. Diyelim hesap alacağız eski bağlantının o paylarını, angıları söylerler, nice biz yaşamaya uyanırız ya da ölümden kurtularız 3. günü. Böyle bir pay o siyakiydi. Gelin sahabeye dönelim, çünkü o bizi parçaladı ama o iyileştirecek. O yaraladı ama o yaramızı alıştıracak. 2 günden sonra bizi diriltecek, 3. günü de ayağa kaldıracak. Onun önünde yaşayalım dini. Hep böyle Avraham yaratılış kağıdında gelir Moriye bayırına, İshak'ı kurban vermeye 3. günü. Hep o gün sürekli söyleyerek o oğlunu ölümden geri aldı. Çıfıtlara kağıdın avtoru yazır. Çünkü Avraham hesaplardı ki Allah diriltebilir ölüyü de, onuştan sembolik laf ederek ölümden İshak'ı geri aldı. Söyleyerek kendi ölümü hem dirilmesi için İsus nişanlar İona'nın yaşadıklarını da. İona 3 gün hem 3 gece durdu koca deniz hayvanının işkembesinde. Ama sonra ölüm kucağından salverildi. Bundan kare
Eski bağlantıda var çok yer, anglarında 3. günü bir şey hepten güzel gösterir. Hristosun dirilmesi, demek bizim de dirilmemiz olmasa, Allah'ın niyetleri hem eski bağlantının proroklukları gerçeklenmeyecekti. Korinflilere ilk yazının 15. bölümünde Apostol Pavli gösterir dirilmenin ne kadar öz olduğunu Hristiyan dini için. Pavli söyler zamanda hem alanda gerçekleşen belli güyde dirilmesi için. İnanırım güyde dirilmesine. Her bir pazar bütün dünyada Hristiyanlar kendi kilise toplantılarında açık söylerler güyde dirilmesine inanı için. İsus Hristos'un güyde dirilmesi garantiye verir, hani biz de ölümden sonra ölüden uyanacağız. İyi haberciler okuyucularına historiamızın ortasında İsus'un halizden, güydece zamanda hem alanda ölüden dirildiğinin apaçıklığını yetiştirdiler. Güyde dirilmesine dikkat çeken birkaç türlü oluş için anladıp bunu yaptılar. Mezar boştu. Matvey'den iyi haber söyler. O yok burada. O dirildi. Nice söylediydi. Gelin, görün yerini nerede sahibi koyuluydu. Sahibinin boş mezarı inandırır dirilmenin değil sadece ruhça ama güydece de olduğunu. Söylerler, hani İsus'un boş mezarı tek bir yerde nerede vardı nice söyleme. O yok burada. İsus'un mezarı boş. Güydesi yok. Yeni bağlantı bunu açıklar söyleyerek Allah'ın İsus'u ölüden uyandırdığını. Boş mezar İsus Hristos'un aslı güyde dirilmesinin önemli argümenti. İsus'a vardı nice deyime. İyi haberci Yuan anladır, nice şüphelenen apostol Foma buluşmuş dirilmiş İsus'la da kabul etmiş temellemek kendi inanına. Sonra der Foma'ya, ver parmağını da bak benim yerlerime, ver yelini da yokla benim yiyemi, da olma inansız ama ol inancı. Evangeliya Yuhanna 20. baş 27. yer. İsus'un dirilmiş güydesine diyebilmek, gerçeğe kaviledir güyde dirilmesini. Bundan kare, bu oluş anladır İsus'un hayırlı davranmasını şüphelenen Foma'ya. O ret edilmedi ama kabul etti düpedüz duyulan cevap kendi şüphesine. İsus yet hem kemik oldu. İvan gibi iyi haberci Luka da inandırıcı nişanlı İsus'un dirilmesinin belirliğini. Luka'nın laflarına göre dirilmiş İsus söylemiş kendi öğrenicilerine. Bakın benim yerlerime hem ayaklarıma. Ben kendimim. Deyin de bakın. Zeri duhun yok yeti. Ne de kemiği. Nice görürsünüz bende. Açan dedi bu lafları. Gösterdi onlara kendi yerlerini hem ayaklarını. Evangeliya Luka'dan 24. baş 39. yer. Yoktu nice daha belli şekilde inandırma dirilen güydenin tenlenmesini olsa vardı mı? Dirilmiş İsus tatlı tatlı yerdi pişmiş balık. Birkaç beyitten sonra Luka İsus'un dirilmesinin halizden güyde dirilmesi olduğundan hiçbir de şüphe bırakmayan bir oluş anladır. Onlar sevinmekten hem şaşmaktan inanamardılar kendi gözlerini. O zaman İsus dedi, var mı sizde burada bir şey yeme? Onlar verdiler ona bir parça pişmiş balık hem bir parça gömeç balı. O aldı, değdi onların önünde. Ruhlar balık yemer, yemediğini lazım güyde. İsus'un dirilmiş güydesi vardı da o yiyebilirdi sıradan dünya yemeklerini. İsus olmalı değildi ağaç. Burada kendi yerine o yedi daha çok başkaları için. Dirilmiş güydeye yemek değil lazım. Ama o kadar gerçek ki dirilmiş güyde isterse yiyebilir. İsus'un yaraları vardı. Artık okuduk Hristos'un hem Foma'nın buluşması için. Sonra der Foma'ya, ver parmağını da bak benim yerlerime, ver yelini da yokla benim yiyemi, da olma inansız ama ol inancı. Niçin dirilmiş İsus teklif etti Foma'ya diyime mahsus yerlerine hem yiyesine. Yaptı bunu. Niçin ki gerilmekten sonra onun yerlerinde vardı yara, hem onun iyisi saplanmıştı. İsus'un dirilmiş güydesinde yaralar kaldı. Dirilmişi tanıyardılar.
Dirilmiş güğde değişilmemişti o kadar, hani Yesus'u yoktu nice tanıma. Biz şimdi hemen söyledik, hani yaralar kaldı. Luka'da da, Yuhan'da da nişanlarlar, hani dirilmiş Hristos'u hep tanıyardılar. O zaman açıldı gözleri da tanıdılar onu, yazar Luka. İsus dedi ona, Maria. O çabuk döndü da çıfıtçasına dedi, Ravuni, anlaması öğretici. Yuhanna 20. baş 16. yer. Dirilmiş Yesus'u görebildiler, hem işitebildiler. Gördüler onu da baş eğilttiler ona, ama kimisi şüpheli kaldı. İsus yaklaşıp onlara dedi, bana bütün zabitlik verildi gökte hem yerde. Bu dirilmekten sonra oldu. Maria Magdalena görmüş dirilmişi da laf etmiş onunla. Yuhan anladır. İsus dedi ona, karı, niçin ağlarsın? Kimi ararsın? Maria sandı hani o başçıvancı da dedi, çorbacı, eğer sen aldıysadan onu, söyle nereye koydun da ben alacağım onu. İsus dedi ona, Maria. O çabuk döndü da çıfıtçasına dedi, Ravuni, anlaması öğretici. İsus dedi ona, tutunma benden, zere ben daha kalkmadım babama. Ama git kardeşlerime da söyle onlara, hani kalkırım benim babama hem sizin babanıza, benim Allah'ıma hem sizin Allah'ınıza. Maria Magdalena gelir öğrenicilere da der, ben gördüm sahabeyi. Sonra söyledi ne dedi İsus. Yuhanna 20. baş 15. 18. yerler. Hepsi lazımlı inandırmaklar. Luka genneller şimdi hemen baktığımızı ziyet çektikten sonra çok inandırıcı işlerle gösterdi onlara kendini diri. Onlara 40 gün peydalanardı hem laf ederdi Allah'ın padişahlığı için. 40 gün İsus'u vardı nice görme, hem işitme, laf etme onunla, diyme ona, tanıma onu, hem o yerdi balık öğrenicilerinden. Zor anlama nasıl bunu var nice ta açık yapma. İsus ölüden dirildi güydeyce. Zamanda hem alanda, istoriyada. O en belli halda öğrenicilerinden bileydi. Onların yaşadığı gerçeğinde idi hem içti. O bıraktı onlar kendisini görsünler hem işitsinler. Şimdi ne? Bize deni bunun manası nedir? Bunun manası çoktur her bir bakıştan. Dirilmek gösterir, hani kimi söyledikler bitkiye aslı. İlk, Allah var çünkü sade o vardı nice ölüden diriltsin İsus'u. İkinci, İsus olduğunu söylediği kişiydi. Allah'ın oğlu, hem Allah'la bağlantı kurmanın sade bir yolu. Üçüncü, dirilmek gösterir, hani Hristos'un Stavroz'da ölümü günahlarımız için son ödemektir. Dördüncü, dirilmek gösterir Hristos'un Allah'lı avtoritetle ürettiğini. Her bir söylediği mutlak gerçektir. Beşinci, çünkü İsus bizi öğretti her bir işte Biblia'ya temellenme, biliriz Biblia'nın bizi öğrettiği her bir işin doğru olduğunu. İsus, Yahudeylerin yoğurtu kalendarına göre. Yahudeylerin kalendarında kökleri eski bağlantıya dayanan 6 büyük yoğurtu var. Purim, Pesah ya Paskeli, Şavot ya 50. günü yoğurtusu, Rosh Hashana ya yeni yıl yoğurtusu, Yom Kippur ya büyük ödeşme günü, hem Sukkot ya da çadır yoğurtusu. İsrailliler isla bilerdiler bu Biblia yoğurtularını. Şaştırır hani Allah yolladığıyla Mesiha'yı, İsus'u o tamamladı kendi kurtarmak işini, izleyerek Yahudi yoğurtularının kalendarını. Başka laflardan, Yahudi kalendari yoğurtularının son manasını tamamlanmış görebiliriz İsus Mesiha'nın tarafından gerçeklenmiş büyük kurtarmak yaptığında. İlk yoğurtu Purim, tutulardı Allah'ın kendi halkını düşmanlarından kurtardığını anlamak için. İsus doğduğundan İrod savaştı öldürme onu hep öyle nice ne zamansa savaştılar öldürme Moise'yi ya da bütün çift halkını İsfer günlerinde. Purim yoğurtusunun manası tamamlandı İsus'un yaşamasında. Açan Allah kurtardı kendi oğlunu İrod'un pançalarından. Sonraki yoğurtu Pesah, Paskelle. İsus öldü Paskelle vakitinde.
Bundan sonra o ölüden dirildi, ölenlerden ilk gibi, nece öğreder apostol Pavle. Bu uyarı Levitler kağıdında 23. bölümde ilk bereket için söylenmişe. İsrail halkına de ki size vereceğim memlekette girip bereketini biçtiğiniz zaman ilk yetişen ekininizden bir demet popaza götüreceğiniz. Kabul edilmeniz için popaz demeti sahibi'nin önünde sallayacak. Yoğurtu vakıdında ilk biçilmiş arpa demetini sallarlar sahibi'nin önünde 3 gün Paskelleden sonra hamursuz yoğurtuya göre. 50 günden sonra gelir Şavuot, 50. günü yoğurtusu. Yoel kağıdında proroklara göre dökülür ayozduh. Eski bağlantıda 50. günü yoğurtusu uyar zakonu bağışlamaya. İsrailliler zakonu aldıktan kısa bir vakitten sonra başka Allah'lara bağış etmekten kabahatli oldular da 3000'i öldü. 50. günü yoğurtusunda apostol Petre nasihat ederken 3000 çift inandılar. Burada göreriz hayırlık vakıdının başlantısını. Bundan kare lazım nişanlama ani 50. günü yoğurtusunda her zaman Yahudeyler okuyarlar ruh kağıdını. Onda anladılar nece Yahudey olmayan bir insan Allah'ın halkına girer. Bu takım ilk 50. günü yoğurtusunda kurtarmak kapısı açıldı dünyada hepsi tayfa halklarına. Bu yoğurtulardan sonra angıları Mesih Yesus'un ilk gelmesinde tamamlandılar. Yahudeylerin yoğurtu kalendarında yakın 4 aylık ara var, çekidince sonraki yoğurtular. Bu ara dünya historiasında Hristosun kilisesinin vakıdına uyar da bundan sonra kurtarmak historiasında Biblia şu büyük oluşları haberler. İsus Hristosun ikinci gelmesi, son dava, yeni gök hem yeni yer. Biz gene bağlarız bu ayos çift yoğurtularını kurtarmak historiasının. Hepsi Yahudey sinagogalarında, truba çaldığında görebiliriz nasıl tamamlanır Rosh Hasana ya yeni yıl yoğurtusu Hristosun ikinci gelmesinde. Hep öyle apostol Pavle öğretir bizi İsus'un ikinci gelmesi için. Birden bir göz kıpımında açan sonda truba bağırdılacak, zere truba bağırdılacak, ölüler dirilecek ki ölmesinler. Biz de değişeceğiz. Sonraki yoğurtu Yom Kippur, Büyük Ödeşme Günü. Onun anlaması son davada hem Allah'ın halkını son kurtarmakta gerçeklenir. Bundan sonra yeni Yerusalim'e göçmek olur. Nerede hepsi milletlerden kurtarılanlar sabi metinleyecekler. Bunun güzel sureti Sukkot çadır yoğurtusu. Böylelikle var nice görme ani Mesiha'nın hepsi yaptıkları izler Yahudeylerin eski bağlantı kalendarını da vererek ona son mana gerçeklenir. İlk Hristiyanların haberi apostolların yaptıkları kağıdında. İlk Hristiyanların haberi nasıldı? Ne nasihat ederdi ilk Hristiyanlar? Elbet, İsus Hristosu. Öyle ama öğrenirken ilk Hristiyanların nasihatlarını apostolların yaptıkları kağıdında denirsin hani onlar uzaktan başladılar. İlk Hristiyanların nasihatları pek ıslah düşünülmüş, yerleştirilmiş hem hesaba alır sesleyicilerin durumunu. Var nice verelim 2 böyle örnek. İlkincisi, Stefan'ın sözü Yahudeylere yaptıklar kağıdının 7. bölümünde. Kendi nasihatında Stefan kısadan bakır İsrail'in bütün historiasını. O söyler Avraham, İshak, Yakov, Yosif, Moisey, David, Salomon hem proroklar için. Gösterdi nice Allah kendisi her zaman eski bağlantının kurtarmak historiasını götürerdi. Stefan gösterdi hepsini ne Allah yaptıydı Yahudeylere historia süresinde hem nice o götürerdi hem kollardı onları. Hem sonda Stefan söyler hani halk zakonu tutmazdı. Sesleyiciler istemediler bunu sesleme da başladılar taş atma Stefan'a. Çünkü sesleyiciler Yahudeydi. Nasihat anladardı eski bağlantının historiasını. Demek Allah'ın yaptıklarını historiada hem elbet hani İsus, Mesih angısında tamamlanır eski bağlantının adamakları. Belli hani Biblia'nın sözü başlangıçtı. Tayfelere başka türlü bir nasihat. Yaptıklar kağıdında 17. bölümde var Pavle'nin nasihatı Afinalılara. Şimdi sesleyiciler tayfaydı. Demek değil Yahudeyler.
Eski bağlantının anlatmaları onlara Yahudilere gibi o kadar bilinen değildi. Halizden hiç bilmezdiler onları. Bu üzere söyleyene hem sesleyicilere Biblia Yahudilere gibi başlangıç olarak yakışmazdı. O zaman neden başlardı Pavli nasihat ederken insanlara? Kim bilmer eski bağlantının yazılarını. Pavli başladı nasihatını Allah'ın var olmasından, yaratılıştan, Allah'ın açıklamasından hem Allah'ın suretinden. Bundan sonra o kısadan yaşamak manasına baktı. O bir insandan yarattı hepsi milletleri, yaşasınlar bütün yer üstünde. Sıraladı belli vakitleri hem sınırları. Nerede lazım yaşasınlar ki arasınlar Allah'ı da. Yerlerinden yoklayarak bulsunlar makar ki Allah değil uzak bizden. Apostolların yaptıkları 17. baş 26. yer. Biz çekitmeden Allah'la birleşmeye yaratılıyız. Pavli'nin baktığı temaları hepsi insanlar için genel başlangıçtı. Sonra Pavli söyler son dava için hem Yesus'un dirilmesi için. Makar ki Pavli, Stefan gibi eski bağlantının historiasından çıkışmadı. Bu göstermiyor onun inanı Stefan'ın inanından başkaydı. Ayrılık bağlıydı başka sesleyiciler topluluğuna. Ne soy nasihatı anlayabilir sesleyici. Biz istediğini anlatma Hristos için Biblia'yı bilmeyen insanlara lazım bugün de çıkışalım Allah'ın var olmasından, yaratılıştan hem Allah'ın yüzünden. Sade Allah'ın var olmasını hem Allah'ın nasıl olmasını insan anladığıyla kendi sorumluluğunu Allah'ın yönünde anlayabilir. Sade bunu anladıktan sonra Yesus'un lazımlığını anlayabilir. Allah'ın var olmasına niçin o kadar zor inanır sorulan bir konfirmant uygun cevap etti. O zaman hepsimizden sorulacıydı. Hep bu iş için söylerdi Apostol Pavli kendi nasihatında yaptıklar kağıdında 17. bölümünde. Onuştan o nasihat ederdi insanlara, Allah bugün hepsi insanlara her yerde sımarlar, dönsünler ona günahlarından. Pavli'nin lafları iyi bir örnek verir onlara, her zaman lazım nasihat etme insanlara angıları Biblia'yı olmalı bilmiyorlar. İlkin lazım yapma öyle, Allah için. Hem onun her bir işin yaratıcısı olduğu için doğru görüleri düzülsün. Sonra var nece hem lazım her zaman anlaşılı anlatma Yesus için. Sesleyici Biblia'yı bilen bir kişi olarsa önemli öyle nasihat etme, anlasın onun bildirimini hem Hristos'un Biblia'dan haberinin yüzü olduğunu. Elbet bu iki türlü nasihat arasında gerçek bakışından yok hiçbir ayrılık. Nasihat ettiğimiz her bir iş Biblia'ya uygun lazım olsun hem öğretmesine dayansın. Laf gider sade onun için. Biblia'nın genel haberinden vurgulama sesleyicilerin her bir durumda mahsus işitme lazımlı işleri. Sade Allah'ın sözünde var kuvvet, hangisi insanda çalışır, hem ona inan verir. Bu bütün Biblia öğretmeleri için geçerli. Yesus Hristos her bir nasihatın merkezi. Apostol Pavli'nin nasihatları Yahudilere de, Yahudi olmayanlara da üstün noktaya yetişirler Yesus Hristos'da. Sesleyicileri türlü yollardan getirirler ama hep bir niyete. Sonuçta nasihatların ikisinde de insan Yesus Hristos'un yönüne gelir. Bu önemli aspekt. Hristiyanlık işinde sesleyicilerin durumunu hesaba alarak kimi kere en önemlisini Hristiyan haberinde söylenilmezdi. Ama böyle değil lazım olsun. Yeni bağlantıda apostolların nasihatlarının yüzü, merkezi hem niyeti Yesus'tu. Nice eski bağlantıda Mesih için proroklukların hem umutlarının tamamlanması. Söylersek yaratılış, yaşamak manası, insanın sureti Allah'ın sureti için ya başka bir şey için Hristiyan öğretmesinde lazım şimdi mi sonra mı bağlayalım söylediklerimizi Yesus Hristos'un kimliğinden hem yaptıklarından. Apostolların yaptıkları kağıdının sonraki payları söylerler nice tamamlandı prorokluklar hem nice ilk Hristiyanlar bunu nasihat ederdiler. Eski bağlantı bir adamak. Yeni bağlantı yakın 50 sıra anır adamayı. Bu anlamaklardan çoğu genellederler bütün eski bağlantının haberini. Öteye doğru bakacağız birkaç örnek. Apostol Pavli nasihat ederken Antiohya'da sinagogada söyledi.
Biz haberleri size iyi haberi ne adanmıştı Allah'tan babalarımıza. O tamamlandı bu adamasını bize, kendi uşaklarına, açan kaldırdı İsus'u. Nice var yazılı 2. psalmada. Sen benim oğlumsun, bugün senin baban oldum. Babalara adamaklarını demek Avraam'a, İshak'a hem Yakov'a Allah bize tamamladı. Biz babaların uşaklarıyız. Onlar gibi inanarken Allah'ın bizim için adamaklarına. Adamasının içindekisi bu takımdır. İsus, bütün eski bağlantının adandığı, hem ölümden dirilmesi onun aslı Mesih olduğunu gösterdiği Mesih. Apostol Pavle doğruluğunu göstererken Agrippa padişahın önünde gene genellidir eski bağlantının bütün haberlerini babalara verilmiş adamakta. Da şimdi durarım dava yönünde umudum için ona, ne Allah adadı bizim babalara. Hepsi bizim 12 sensela umutla bekler bu adamak tamamlansın. Hizmet ederek Allah'a şeremetlikle gece gündüz. Bu umut için padişahım, kabahatlandırırlar beni Yahudeyler. İnsan gün günden var nice hizmet etsin Allah'a, anlayamayarak ne Allah ona adadı. Bu inanılmaz sıkıntılı. Pavle da inandı Allah'a hizmet ettiğini Hristiyanları kovaladığı zaman. Ama Hristos'la tanıştıktan sonra anladı yanıldığını. Şimdi Agrippa'ya nasihat eder de eski bağlantıyı böyle genelledir. Ama yardım kabul ettim Allah'tan da büyünden yaşamakta bulunarım hem şahatlık ederim küçüğüne büyüğüne. Bir şey ziyade söylemeyerim, ondan kara ne proroklar hem Moisey söyledi ki lazım tamamlansın. Onlar söyledi, hani Hristos lazımdı zeytlensin da olsun ölülerden ilk dirilen. Haberlesin aydınlığı kendi halkına hem yabancı milletlere. Niçin Mesih'e lazımdı zeytlensin da ölüden dirilsin? Niçin ki onun için böyle prorokluk edildi eski bağlantıda. Allah bunun olacağını söyledi, bu üzere lazım olsun. Allah'ın sözü boşa çıkamaz. Lazım nişanlama, Pavle'nin bütün eski bağlantıyı genelletmek becerikliğini bu yölü hem dirilmiş İsus Mesih için adamakta. O bütün eski bağlantının tamamlamasıdır. O adanmıştır. Bu takım eski bağlantının bütün haberi için bir adamak olarak söyleyebiliriz. David'in senselesine adamak. Eski bağlantının haberini genelleden adamak sayılır değil sade Avraam'a, İshak'a hem Yakov'a verilmiş adamaklar gibi. O ilgilenir David'in adanmış senselesine de. Diyelim apostolların yaptıkları Kiyada 13. bölümünde söyler. David'in senselesinden Allah adamasına göre kaldırdı İsrail insanına bir kurtarıcı İsus'u. Bütün eski bağlantıda önemli yerlerden biri padişahların 2. Kiyadı. Nerede Allah verir David'e şaştırıcı adamak, hani onun tronunda her zaman evladı oturacak, hem bu evladın padişahlığı diveç olacak. İsus David'in teo evladı, kimin tahtası diveç hem kimin padişahlığı sonsuz. Bu takım söyleyerek adamak için apostolların yaptıkları kağıdında nasihat ederler hem genellederler bütün eski bağlantıyı. Hep o üretmek ilerler yeni bağlantının kağıtlarında. Verelim birkaç örnek bu adamaya temellenen yeni bağlantının yakın 50 payından. Romalılara 9. baş 8. yer. Bundan anlaşılır hani Allah'ın uşakları değil onlar kim doğar güde cisne Avraam'dan. Ama Avraam'ın sensilesi sayılacak onlar kim doğar Allah'ın adamasına göre. Romalılara 15. baş 8. yer. Zira derim, hani Hristos hizmetçi kesikliler için oldu ki Allah'ın inancılığını göstersin, adamakları kavilesin, hani babalarımıza adanmıştı ki başka milletler metinlesinler Allah'ı onun acıyanlığı için, nice yazılı, onun için şükür edeceğim sana milletlerin arasında, hem türkü senin adına çalacağım. 2. Kağıt Korinflilere 1. baş 20. yer. Zira hepsi Allah'ın adamakları onda olur. Galatyalılara 3. baş 22. yer. Ama ayos yazılar hepsine kapır günah altına ki adanmış bağışış hani inanan İsus Hristos'a temelli verilsin inancılara. Efesyanlılara 3. baş 5. yer. Angısı açık değil de adam oğullarına geçen vakitlerde
Nice şimdi açıklandı Ayoz'duktan Ayoz apostollarına hem proroklarına. Kurulmuş budur. Başka milletler Yudeylerle beraber mirasçı, onlarla bile bir güyde hem iyi habere inanmakla paycı olurlar Allah'ın adamasından. Angısını İisus Hristos tamamladı. İnsan inanmarsa o kalır bu adamakların dışında hem bununla bile kaybeder her bir bağlantıyı Allah'la hem çok başka iş. Unutmayın, hani sizde o zaman Hristos yoktu. İsrail vatandaşlığından kesilmiştiniz. Yabancıydınız bağlantılara, hani temellenmiş Allah'ın adamaklarına, umutsuz hem Allahsızdınız bu dünyada. Gene de hiçbiri değil lazım kalsın böyle halda. Çünkü şimdi İisus Hristos'da siz, hani vakıdın birinde Allah'tan uzaktınız. Yakın olduğunuz Hristos'un kanından. Var nece temelli söyleyelim. Hani eski bağlantı adamaktır. Halizden birkaç adamaktır. Yeni bağlantı da adamakların tamamlamasıdır. Allah işler yaşamamızda. İleri gördük. Nice Stefan kendi nasihatında anlattı İsrail historiasının türlü zamanlarını. Bu oluş için anladığı apostolların yaptıkları kağıdı. Orada o hep kullandı böyle deyimleri. Allah yaptı, Allah gönderledi hem başka. Stefan'ın laflarına göre İsrail'in bütün historiasında Allah'a çalıştı. O doğdurdu İsrail halkını, çıkardı onu Mısır'dan, adanmış topraklara getirdi, hem gönderledi onları türlü dönemlerde. Stefan'ın bakışına göre İsrail halkının yaşaması onların günahlarından hem fenalıklarından kare Allah'ın işiydi. Bu bakıştan bizim Hristiyan olarak yaşamamızı hep yarıştırabiliriz İsrail halkının yolculuğundan. Bizim ruh yaşamamızda Allah hep öyle her bir iyiliğin başlangıcı hem kaynağı. O iyilikten ta doğdurdu bize kendi sözü aracılığıyla ruh yaşamasını. Bizde olmayıcıda hiçbir de halis ruh yaşaması Allah onu bizde yaratmaydı. Yukarı hem aşağı. Allah'ın yaptıkları yaşamamızda olmuyor her zaman bir türlü. Bizim günahlarımızın beterine, hem beraber çalışmaya yetersiz istediğimiz beterine, Allah'a hem onun istediğine gene karşı kalktığımız için yaşamamızda olur hepten türlü etaplar, hep öyle nice de İsraillilerin yaşamasında. Kimi kere gelir hani Allah'ın işi ilerler da biz var nice sevinelim onun yaptıklarına bizim yaşamamızda. Hem bizim aracılığımızla onun çalışmasına. Kimi kere gelir sansın Allah'ın işi bizde durgundu. Bir ki şüphelenmeye başlarız. Var mı acaba bizde bir ruh yaşaması? Sorarız kendimize ruh bakışından değiliz mi hepten ölü? Her bir Hristiyanın yaşamasında olur vakitler açan gelir hani her bir ruhluk uzak hem yetişilmez. Duymayırız Allah'ı yanımızda, sansın günahlar, havezler, saygılıksız, acılamak, korkular hem başka dinozavrlar serbestliğe çıkar yaşamamızda. Böyle vakitlerde işittiğiyle Allah'ın sözünü var nece gelsen hani o karar verir bizim yok olmamıza. Halizden aslı hani Hristiyan kendi kendine Hristos hem onun hayrı olmadan kendi günahlarıyla hem karşı kalkınmasıyla cennet kazanır. Öyle ki Allah'ın sözü bize dava keserken doğrudur. Çünkü umutsuz günahkarız. Hristiyan kendisi daha lazım kayıl olsun Allah'ın sözü kararıyla da saysın kendisini hepten yakışıksız cennet için. Hayırlık iyi haberi doğdurur yaşamak. Mahsus böyle Hristiyan için angısını Allah'ın sözü kabahatladı, yaramaz olarak angısı kendi kendisini de kabahatladı yaramaz olarak. Hristos nasihat eder en kamil iyi haberi. Elbet ki kendinden sen günaha bağlısın. Ama sana yeter benim hayrım. Ama benim için hem bende sen düpedüz yakışırsın göklere. Hiç değil senin için, hem senin hayırlığın için. Ama sadece benim için. Açan Allah böyle hayırlar günahkarı, o bırakmıyor onu yalnızlıkta. Ama başlar yaratma türlü iyi meyve kendi uşaklarının yaşamasında. Daima Hristiyan hiç anlamıyor bu meyveleri, animetinirler Allah'ı hem geliştirirler yanındaki insanları. Bu takım, Allah hiçbir zaman bırakmıyor kendikilerini, bize öyle gelse de bakarsak kendi yaşamamıza.
hep öyle. Nece İsraillerin historiasında belli zamanlarda gelerdi. Sansın Allah kendi halkını bıraktı da bütün İsrail kaybelecek. Yaşamamızda kimi kere var nece gelsin hani Allah bizi bıraktı da yaşarız Allahsız. Gene de İsus kurtarıcımız yaşadır inanımızı da götürür bizi ileri karanlık hem kuraklık vakitlarından. Da o bizi yüreklendirir. Hepsi ne baba bana verir, bana gelir. Kim de bana gelir, onu hiçbir zaman uğratmayacağım dışarı. Zira gökten indim. Değil hani kendi istediğimi yapayım. Ama beni yollayan babanın istediğini tamamlayayım. Beni yollayanın istediği budur. Birini bile onlardan hani bana verdi, kaybetmeyeyim. Ama bitki günde hepsine yaşamak vereyim. Budur babanın istediği. Herkesin diviç yaşaması olsun. Kim görer oğlu da inanır. Bitki günde onu dirilteceğim. Yuhanna 6. baş 37-40. yerler. Biz cennete yetişersek o Allah'ın işidir. Baba ısmarladı. İsus getirsin bizi niyetimize. Bu takım bizim cennete yolumuzda en iyi götürücümüz var. Biblia'yı okuyarken yok nice denememe bu gerçeği. Kurtarmak historiasının ilerlemesi Allah'ın yaptığı, bütünden ona bağlı. Eski bağlantıda İsrail halkı kendisi gene bozar kendi kolaylıklarını. Halk yeniden çok sıra pek kısa zamanda verilir idollara baş eğiltmeye ya da başka günaha. Gene Biblia sansın nişanlar. Allah kendisi olmayaydı o kadar inanılmaz inanç bir şey tamamlanmayacıydı. Allah kendisi çağırır insanları, kurtarır onları, bakır, hayırlar onları, yardım eder, hem götürür kurtarmak historiasını ileri onların arasında. Bütün kurtarmak historiası durgunup kesileceğiydi. Allah kendisi düşünmeyeydi onun ilerlemesini. Sonuçta da o indi göklerden kurtarma bizi günah kuvvetinden. Allah yapar onu ne bizim için hepten olamaz sayılır. O yaşar günahsız, alır üstüne günahlarımızı, ölür bizim yerimize hem ödeşir günahlarımız için. İsrail halkının historiasında aslı olanlar hep öyle aslı Hristiyanın yaşamasında da. Cennete gelmek bütününe hem düpedüz Allah'ın işi. Bize bağlı olaydı, olmayacıydı. Gezi durgunacıydı. Ama o çıkışır İsus'tan. Onuştan gezi bitmeyecek. İsus Hristos'un manası açıklanır yeni bağlantının kağıtlarında. Yeni bağlantının kağıtlarına geçip başlayacağız çıfıtlara kağıttan. Olmalı, onda yeni bağlantıda en derinden açıklanır İsus Hristos'un manası eski bağlantının bakışından. Çıfıtlara kağıt yazılmış İsus'a inanan İhudeylere. Angıları düşündüler atılma İsus'a kendi yeni inanından da dönme eski dinine. Çıfıtlara kağıdın avtoru denir her bir taraftan gösterme, hani İsus daha büyük ne kadar eski Yahudi dininin hepsi verdikleri. O ta savaşır gösterme, nice Hristos'un papazlığı en büyük papazlıktır. Bu bakıştan o hep daha büyük kalanlarından. Çıfıtlara kağıdın avtorunun bu niyet için kullandığı örneklerin biri Melkisedek. O 3 kere nişanlar, hani İsus, Melkisedek gibi papaz ya da baş papaz. Geçmişsiz papaz. Yaratılış kağıdının 14. bölümünde karşı gelen bu kişi Biblia'nın en özel kişilerinden biri. Onun için anladılır hani o Salim padişahıydı. Yukarıdaki Allah'ın papazı hem hani o karşıladı ekmekle hem şarapla Avram'ı. Açan o geri döndü, enseyip dövüşte. Melkisedek iyi sözledi Avram'ı da kabletti ondan 10. payı. Bu kadar. Bir şey söylenilmer Melkisedek'in soyu ya da senselisi için. Başka o anılır eski bağlantıda sadece 109. psalmada. Nerede 4. peyit söyler Melkisedek'e benzer papaz için. Çıfıtlara kağıtta İsus yarıştırılır onunla bütün 7. bölümde.
Melkisedek adı doğruluk padişahı anlamasına gelir. Onun titulu Salim'in padişahı gösterir usluluk padişahını. İkisi de gösterirler İsus'u. Ama burada bu fikri öte doğru ilerletmeyeceğiz. Hani o babasız, anasız, senselesiz. Yok ne yaşlar başlantısı ne de yaşamanın bitkisi. O Allah'ın oğlu gibi kalır papaz her zamana. Bu bakıştan Melkisedek için söylenmişler çünkü onun için anladılmır böyle bir şey tamamlandı İsus'ta. İsus'un yok ne başlantısı ne de bitkisi. Onun yaşaması hiç benzemiyor başka bir yaşamaya. Var sebep ayrıca hesaba alma Melkisedek için söylenmişleri. O Allah'ın oğlu gibi. Melkisedek değil o model, hangisine göre oluşturur kendisini İsus. Ama tersine. Hristos'un papazlığı sonsuz olur, Melkisedek de yardım eder ta isle anlama onu. Diveç papaz. Hristos'un yaşaması değil sadece sonsuz, o hiç yok nice bitsin de. Çünkü o diveç kendi yüzünde. İsus'un papazlığı da diveç papazlık. Bu apaçık görünür 109. Psalmanın 4. beytinde. Sahabi yemin etti, kararından dönmez. Sen divece papazsın. Avraam'ın Melkisedek'e 10. payını ödemesi hem ondan iyi sözlemek kabul etmesi çıfıtlara kağıdın avtoru için bir nişan olur. Hani İsus daha büyük papaz, ne kadar Levit papazları, ne çünkü Avraam ödediğiyle 10. payı Melkisedek'e Levit daha doğmadıydı. Öyle ki çıfıtlara kağıdın avtoruna göre o dedesinin güdesindeydi da bu takım hep verdi Melkisedek'e 10. payını. Açan söylerler hani büyüğü her zaman iyi sözler küçüğünü, anlaşılır hani Melkisedek'in papazlığı daha büyük Levit papazlığından, hangisinden çekilir Avraam. Bu gösterir hani İsus daha büyük Yerusalim'in Levit papazlığından, hepsi papazlarından. Böyle çıfıtlara kağıdın avtoru daha bir kere gösterdi, nasıl İsus daha büyük başkalarından, hiçbiri yok nice olsun ondan daha büyük. Acıyanlı hem hayırlı. Makar ki İsus hepsi angellerden hem papazlardan daha büyük, o gene de pek acıyanlı. O denenmiş oldu her bir iş üzere bizim gibi. Onun için o duyar denemekte olanlara acıyanlık da yardım edebilir onlara. Çıfıtlara kağıtta bizi çağırırlar. Kıyak yaklaşalım Allah'ın hayırlı çorbacılık skemnesine. Ki kabul edelim acıyanlık hem hayır, yardım bulalım lazımlı vakitte. Dönenin en şanlı baş papazı, papazların papazı hep öyle en acıyanlı hem en hayırlıdır. Ona her kere kıyışırız yaklaşma da açan o bizi affeder, kimseyi başka yok nice kabahatlı bulsun bizi günahlarımızda. Çünkü o hepsinden en büyüktür. Moisey'den hem Aaron'dan daha büyük. Çünkü Mesih'e inanan Yahudiler düşünerdiler bırakma Hristiyanlığı da dönme Yahudi dinine onun adetlerinden. Çıfıtlara kağıdın avtoru savaşır gösterme onlara ne kadar büyük ahmaklık bu olcuydu çünkü İsus hepsi Yahudi babalardan daha büyük. Onuştan Allah'a uygun buldu, hani İsus'a daha büyük metinlik verilsin. Ne kadar Moisey'e, öyle nice evi yapan daha çok hatırlanır ne kadar ev. Zira her bir ev yapılı bir kimseyden. Ama hepsini yapan Allah'tır. Hakkına hani Moisey inançtı bütün Allah'ın evinde. Nice hizmetkar şahitlik etsindiğini o işler için ne sonra haberlenceydi. Ama Hristos nice oğul inançtı Allah'a kendi evinde. Onun evi biz, yer kıyışmakla bitkiyadan koruyarsak umudu neyle övüneriz. Moisey Allah'ın evinde hizmetkardı. İsus'sa o kim Allah'ın bütün evini yaptı da zap eder onu. Öyle ki bu bakıştan Moisey gönderici prorok Hristos'un ilk sureti olarak halizden hep Hristos'a hizmet ederdi. Bundan kare papaz çok vardı. Zira ölüm beterine yoktu nasıl olsun salt bir papaz. Ama İsus çünkü devecine yaşar onun papazlığı başkasına geçmez.
eski bağlantının hepsi papazların yaşaması ölümle biterdi. Ama Hristos'un papazlığı diveç. Sayılır İsus ondan ileri hepsi papazlardan daha büyük. Onun papazlığı dil yerdeki hem geçici. Ama o papaz divece. Biblia'ya göre o şimdi de yaşar hem dua eder bizim için babanın yönünde cennette. Onuştan o hepten kurtarabilir onları, kim onun aracılığından Allah'a yaklaşır. Zira o her zaman yaşar da aracılık eder onlar için. Üçlü hem insanı kurtarmak. Çıfıtlara kiyatta buluruz bir parça, hangisi açır şaşırtıcı görü kurtarmaktan devece kadar. Onuştan Hristos gelip bu dünyaya dedi Allah'a, sen kurban hem bağışış istemedin ama bir güğüde bana hazırladın. Hepten yakılan hayvanları hem günah için kurbanları sen beğenmedin. O zaman dedim, te gelirim nice zakon kağıdında yazılı benim için. Ey Allah, ki senin istediğini yapayım. Hristos baştan dedi, ne kurbanları, ne bağışışları, ne hepten yakılan hayvanları, ne günah için kurbanları sen istemedin, hem beğenmedin. Makar ki bunlar zakona göre getirilir. Sonra ekledi, te gelirim ey Allah, ki senin istediğini yapayım. Çıfıtlar Akiyat 10. baş 5. 9. yerler. İsus dedi, te gelirim, nice zakon kağıdında yazılı benim için, ey Allah, ki senin istediğini yapayım. Böyle yazılıydı İsus için kağıtta, demek ki eski bağlantıda. Onda ileriden anlatıldı Mesiha'nın yaşamasından çok büyük hem çok küçük ayrıntılar için. Ne zaman Hristos söyledi bunu? Açan o gelir dünyaya. Ama açan Hristos geldi dünyaya, demek doğdu Maria kızdan. O bir küçük uşacıktı. Doğru. Ama başka taraftan İsus üçlüğün ikinci yüzü olarak vardı ta kendi doğmasından ileri diveçte. Üçlü Allah'ın kararı. Diveçte üçlü kararladı, hani oğul tenlenecek da dünyanın günahlarını ödeyecek. Eski bağlantıda o parçadan nereden çıfıtlara kağıdın avtoru citata verir. Biz daha çok anlarız üçlüğünün şaşılacak işi için. O zaman böyle dedim. Te geldim nice zakon kağıdında yazılı benim için. Ey Allah'ım, ki senin istediğini sevinmelikle yapayım, senin zakonun yüreğimin derinliğinde. Büyük toplantıda senin doğruluğunu anlattım, sözümü durgutmadım. Sen sahibi bilirsin, senin doğruluğunu içimde saklamadım, senin inançlığını hem kurtarmanı haberledim, sevgini hem aslılığını saklamadım, büyük toplantıdan. Burada lazım ekleme tabir aspekt. Ani çıkış merçıfıtlara kiyatta citatadan böyle ki son laf cümlede. Sevinmelikle. İsus tamanlar Allah'ın istediğini sevinmelikle. Baba hiç zorlatmadı. Oğul günahlarımızı ödesin. Oğul yaptı bunu sevinmelikle. Makar ki bu dava o kadar zordu. Hani Gefsimanya'da ondan kanlı ter akardı. Hem dua ederdi babaya, varsaydı nice gitmesin Stavroz'a. Ama insanı kurtarmak için yoktu başka kolaylık. Onuştan üçlüğün ikinci yüzü ödeşti bizim günahlarımız için. Ölüp bizim için Stavroz'da. Babanın kendi sevgisinden niyetlenmiş olanı, bizim kurtulmamızı oğul kendi sevgisinde tamamladı. Sevinmelikle, insan olup da Stavroz'da ölüp. Ayos duh yaradır inan yürekte. Ayos duh diveç duhtur. O baba hem oğul kadar Allah'tır. O da oradaydı oğul söylerken babaya, hani o sevinmelikle gidecek kurtarma günahlardan dünyayı. Ayos duhun davası, kullanma bizim yaşamamızda babanın niyetlendiğini hem onun tamamladığını. Ayos duh yarattı hem ihlam verdi. Yazılsın Bibliya, hangisinin yardımıyla o açıklar bize hem kullanır bütün kurtarmak historiasını. Ayos duhun işi olmasa kimseyi aramızdan Hristos'a inanmayacaktı da kurtulmayacaktı. İnan çıkışır ondan, hani insanlar seslerler Allah'ın sözünü, açan Ayos duh nasihat eder sözden iyi haberi da yaradır bizde Hristos'a inan.
Kimde yok Hristos'un duhu, o değil onun. Hristos'un duhu, Hristos'un insanları bizi yapar. Açan o girer, yaşasın dini yüreklerimizde da anlatsın ne Hristos babanın istediğine göre yaptı bize. Üçlüğünün her bir yüzünde vardı kendi davası, bizim yaşamamızda kurtulmamızı düzenlemekte, gerçeklemekte hem kullanmakta. Ama bununla bile her bir yüz kendicesine pay alır her bir yüzün işinde. Bu takım bütün üçlü hazırladı da tamamladı bizim kurtarmamızı. Üçlü Allah'a deveç metinlik. Göklerde çıkartılma sözleşmek. Biz vardı nice düşünelim deveçte üçlünün özleri arasında böyle bir sözleşmek. Baba der, ben isterim kurtarma düşmüş insanı ama buna lazımlı kurban. Oğul der, babam sen bana güde hazırlarsan sevinmelikle bu kurbanı getireceğim, insanlar kurtulsunlar. Ay özdu der, o zaman ben izin vereceğim bütün kurtarmak historiası yazsınlar ki ya da onun aracılığıyla ben açacağım onu insanların aklına, gerçekleyeceğim onu yaşamalarında, inansınlar da kurtulsunlar. İsus senin için Apostol Pavli'nin kağıtlarında haber. Bizim günlerimizin ruhunu var nice toplama laflarda, kendine yaşa ya da kendi düşlerini tamamla. Böyle vakitte bize zor anlama nazaretli İsus'un yaşamasını. İsus geldi göklerden de dinlendi, değil kendi istediğini ama babasının istediğini tamamlamadığını. İsus, kimin elindeydi Allah'ın bütün metinliği, güzelliği hem kuvveti, bizim için indi aşağı. Hristos'un hepsi söyledikleri, yaptıkları hem yaşadıkları insanları kurtarmak için oldu. Değil sadece onun ölümü, ama onun yaşaması hem onun görgüsü de kurtarmanın bir payıydı. Hangisini o yaptı bizim için. Apostol Pavli'nin bütün teologiyasını var nice toplama birkaç cümlede. Zira Allah Hristos'un aracılığıyla barıştırdı dünyayı kendisinden. Koymayarak hesaba insanların günahlarını da verdi bize barışmak haberini. Öyle ki biz Hristos'un habercileriyiz. Nice açan Allah kendisi bizim ağzımızla çağırır insanı. Hristos'un adına yalvarırız, barışın Allah'la. Hristos'u kim bilmerdi neydir günah, onu Allah kurban verdi bizim günahlarımız için. Ki onun aracılığıyla biz Allah'ın önünde doğru olalım. 2. Kağıt Korinflilere 5. baş 19. 21. yerler. Var nice düşünelim İsus Hristos'un bizim hatırımıza yaşaması, ölümü, hem dirilmesi için en az 2 türlü bakıştan. İsus aşağılattı kendini da bizim günahlarımızı ödedi. Hristos'un denenmesi, onun yaşaması hem ölümü hepsi oldu bizim kurtulmamız için. O aşağılattı kendini da insan oldu. Doğdu Yosif'in hem Maria'nın fukara ailesinde. Uşakken başka işlerden kara geçirdi Mısır'a kaçmayı. Oradan geri dönmeyi hem başka oluşları. Bunlar hepsi bizim günahlarımızın ödemesine girerdi. İsus'un delikanlığında, onun olgunlaşmasında, onun dünne çalışmasında, onu aşağıladan zeyitlerde o götürerdi kendisini öyle, hani tamamlar da Allah'ın istediğini, hazırlasın diyeni bizim için kurtulmayı. Sonuçta kendisi kail oldu onu bıraksınlar, gülmeye alsınlar hem giyersinler bizim için. Yalnız, bırakılmış hem aşağılanmış, o ödedi bizim borcumuzu kendi yaşamasından. İsus değil sadece taşıdı bizim günahlarımızı. Ama oldu günah bizim için. O taşıdı bizim utanmamızı hem cezamızı bütünden. Onun denlendiği, insan simasını kabul ettiği onu aşağıtmaya girerdi. Ki bizim kurtarıcımız olabilsin. Açan o stavrozda geriliydi. Da bağırardı, Allah'ım, Allah'ım niçin bıraktın beni? Bu bizim günahlarımızı ödemek için denenmenin kulminasyasıydı. Açan Allah ölüden diriltti kendi oğlunu, o bitki sıra inandırdı, ani kabul etti günahlar için yeterli ödek. Devece yeterli ödek. İsus'un kurbanı yeterli.
başka kurban değil lazım. Buna gelir bizim günahlarımızı ödemek. Allah kendisi kaviledi bunu, ölüden dirildip kendi oğlunu. İsus Hristos'un seslemesi bize doğruluk verdi. İsus'un bütün yaşamasında bir niyet vardı. Edinme bize tamam doğruluk. Döllenmesinden beri kendi yaşamasının her bir etapında o bütünden tamamlardı babasının istediğini. Küçüklüğünün delikanlılığın hem olgun yaşamasının hepsi oluşları Allah'ın istediğine hem zakona uygundular. Kendi yaşamasının her bir kıpımında İsus vererdi bize hayırları, angıların aracılığıyla biz doğru oluruz. Kurtuluruz onun, değil bizim hayırımızın hatırına. Ölümüne karşı kendi yaşamasının en ziyetli hem ayıp kıpımlarında o iyilikten gayrı bir şey düşünmedi, yapmadı hem söylemedi. Sonuna kadar o her bir işte seslerdi Allah'ın zakonunu. Açan o stavrozda günah oldu. O taşıdı kendi omuzlarında bizim günahlarımızı ama değil kendi günahlarını. Onun bir de günahı bile yoktu. O günahsızdı. Gene de o kendi gövdesinde taşıdı günahlarımızı stavrozda. Hiçbir zaman biri bu kadar tamam cezalanmadı başkasının kanunsuzlukları için. Ama o her bir işte seslerdi Allah'ın istediğini da böyle kazandı bize diveç, tamam doğruluğu. Verir onu herkesine, kim ona inanla umutlanır. Baba ölüden diriltti İsus'u, ne çünkü ölüm tutamadı onu, tamam doğru olanı. O yensedi hem yıktı ölümün kuvvetini, bizim için. Günahkarların kurtarıcısı, hem Allahsızların doğruluğu. Ona, kim Allah'ın sevgisinde hem iyiliğinde gördü kendi günahını da anlayarak kendi kendine yok kolay ne zamansa ödesin Allah'a borcunu, Biblia iyi haber söyler. Bütün bağ ödenmiş artık. Hristos'un yedendiği uzlaşması yeter divece. Ona, kimin yüreği kırıldı Allah'ın aslısında, hem ayozluğunda, ne çünkü Allah'a pak hem ayoz yaşamasını bir de kıpıma gösteremeyer, Biblia iyi haber söyler. Allah oğlunun tamamlıkla doğruluğunu ona iyilik sayır. Babanın yönünde o hepten pak hem ayoz, Hristos'un hatırına. Hristos'un doğruluğu, onun doğruluğu iyi sözlü değişime göre. Hangisi olur inanda, açan İsus kabul eder günahkarın günahını, ayıplığını hem cezasını. Günahkar bu vakit kabul edip divece Hristos'un doğruluğunu, ayozluğunu hem temizliğini babanın önünde. Mahsus bu haberi nasihat eder apostol Pavli, gösterip nice beklenilerdi Avraam'ı. Ne diyeceğiz bizim güydeycesine dedemizin Avraam'ın durumu için? Eğer Avraam doğru sayılaydı kendi işlerinden, o zaman vardır neyle övünsün insanın ama değil Allah'ın önünde. Zira ayoz yazı ne der? Avraam inandı Allah'ı, da bu ona doğruluk sayıldı. Kim işler, ödeyeni saymaz bağışış ama sayır hak. Kim kendi işlerine umutlanmır ama inanır ona, kim Allahsızı doğru sayır, inanla ona doğruluk sayılır. David da mutlu sayır onu, kimi Allah'a bakmayarak yaptıklarına doğru sayır. O dedi, odur mutlu kimin zakonsuzluğu affedildi, hem günahları örtüldü. Ne mutludur o adam, kimin günahlarını Allah'a hesaba koymayacak. Romalılar Akiyat 4. baş 1-8. yerler. Hristos zakonun tamamlanması. Biz düşünürken ne kadar tamam Hristos gerçekledi Allah'ın zakonunu, anlayırız ne kadar biz kendimiz zakonu bozarız. Hristos tamamladı Allah zakonunun hepsi boyutlarını. İlk, o tamamladı zakonu, hangisine dönenin hepsi insanları ilgilenir, kar onlar da kim hiç bilmer Hristos ya Biblia için. Hristos bütünden tamamladı moral zakonunu. Hani on samarlamakta genellendi, yaratılışta yazıldı her bir insanın yüreğinde. O hep öyle tamamladı o zakonu, hangisine o seslerdi yüdey gibi, demek eski bağlantının adetini. O gerçekledi bu zakonu, açan 8 günlük kestiler onu.
O tamamladı bu zakonu açan 3 kere yılda çıktı Yerusalim'in ayız binasına. Hep o sebebe göre o yalvardı direşen vaatiz edici Yuhan'ı vaatiz etsin onu. Tamamlama adını her bir doğruluğu. Ama en önemlisi odu. Hani Hristos sesleyerek tamamladı Allah'ın istediğini, hangisini o uyguladı, gerçekleşsin kurtarıcımız gibi kendi yaptığını. O kim tamamlıkla gerçekler Allah'ın istediğini. İsus kendi yaşamasında en küçük ayrıntılarla gerçeklerdi Allah'ın istediğini. O her kere hem her bir işte Allah'ın istediğine uygun öğrederdi. En zor durumlarda sert direnişe hem karize karşı o yapardı Allah'ın istediğini, en ufak işleri de hem son soluğuna kadar. Apostol Pavli yazır Filiplilere kiyatta. Sizde olsun hep o düşünmek ne vardı İsus Hristos'da. Makar ki o Allah'ın simasıydı, saymadı hani düşer kendini koymaya Allah'la bir. Ama metenliğinden soyunup aldı çırak simasını, doğulu insan gibi. Olarak insan görümünde o aşağılttı kendini de sesledi Allah'ı ölüme kadar. Artık ölüme kadar Stavroz'da. Onuştan Allah onu pek çok yüksekletti da bağışladı ona hepsi adlardan daha üstün bir ad. Ki İsus'un adını ikramlayarak hepsi göktekiler, yerdekiler hem yer altındakiler diz çöksünler. Hem her bir dil açık söylesin ani İsus Hristos sahibi da bununla Allah Baba metinlensin. Da nice Hristos tamamladı Allah'ın istediğini. İlk, o tuttu Allah'ın bütün zakonunu hem Allah'ın bütün istediğini her bir ufak işe kadar. Her bir işte sesledi kendi gökteki babasını. O yapardı Allah'ın istediğini gerçekleyip Allah'ın zakonunu istediklerini da hiçbir kere hiçbir şey kaçırmadı Allah'ın istediğinden. Hiçbir de iş kaçırmadı sadece tamamlıkla sesledi. Yaraştırın bizim yaşamamızla. İkinci, Hristos yaptı Allah'ın istediğini düpedüz pak niyetlerle, bir amaçla. Her bir işte metinleme kendi babasını. Hep öyle hiçbir de mana bulamayız Hristos'un yoluna, hangisinden o tamamlardı Allah'ın istediğini. O hepsini doğru yapardı. O hepsini nice düşer yapardı. Doğru motivlerle. Tamam seslemek çeketmeden bitkiye kadar. Açan artık söylenmişlere ekleyeceğiz. Hani Hristos tamamladı Allah'ın bütün istediğini. Kendi yaşamasının çeketmesinden bitkisine adan. Da hiçbir kere de hiçbir zaman bırakılmadı Allah'ın istediğinden. Biz başlarız görmeye ne kadar tamamdı Hristos'un seslemesi. Ama biz hiçbir zaman anlayamayacağız onu doludan. Çünkü kendimiz o kadar lekeliyiz günahla. Hani açan yaşamamızda tamamlarız en pak işleri Allah'ın istediğine göre. Onlar her kere pak o kadar ne kadar onları yapabilir en kötü günahkar. Hristos'un yerde tamam yaşaması geçtikçe o karşılaşır hep daha sert direşmekle. Sonuçta o verildi büyük zeyitlere, aşağılttı kendini. Ama Allah'ın istediğinden atılmadı, hem bir de işte ondan bırakılmadı. Böyle tamam seslemekle Hristos yedendi bizim için kurtulmak. O bütünden tamamladı Allah'ın o zakonunu, hangisini biz her bir işte bozduk. Onuştan bizim biricik kolaylığımız, inanarak değişmeye bizim günahlı seslemediğimizi, onun tamam seslemesine ki bir kere davada doğru olma Allah'ın önünde. Bu iyi sözlü değişim bedava olur sadece Hristos'un hayrından hem Hristos'a inanla. Açan biz ona umut ederiz. Biz söyledik çıfıtlara kiyat için hem Apostol Pavli'nin kiyatları için. Ama İsus var yeni bağlantının hepsi kiyatlarında. İsus Hristos enseyici gibi Apokalipsis kağıdında. Nasıl Hristos bulunur Biblia'nın bitki kağıdında, Apokalipsis kağıdında? Apokalipsis eski bağlantıdan doğrudan hem kaynaş kaynak dolu. Onun dili düzülü daha çok eski bağlantıdan cümlelerle. Çünkü Hristos var eski bağlantıda,
O elbette ta belli bulunan Apokalipsis kağıdında angısı kullanarak eski bağlantının dilini yazdırır Hristos'un yaptıklarını hem son yenseyişini dünya historiasında. Autor Bill, Apokalipsis kağıdında kendi büyük 1300 sayfalık yorumunda gelir şu çıkışa. Eski bağlantının rolü Apokalipsis kağıdının fikirleri oluşturmakta. Hizmetçi hem yol gösterici rolü. Yuan için Hristos oluşu eski bağlantıyı anlamakta anahtar olur. Bununla beraber o yardım eder daha derinden anlama bu oluşu açan onu açıklarlar eski bağlantıya göre. Kurtarmak historiasının konteksti de bir fon angısında ta isle anlaşılır Apokalipsis görüleri. Yeni bağlantı açıklar eskiyi, eski bağlantı da açıklar yeniyi. Apokalipsis Hristiyan topluluklarına Yohan'dan verilmiş Hristos'un özel açıklaması. Hristos Apokalipsis'ten haberin kaynağı hem temeli. Apokalipsis kağıdında Hristos kendisi doğrudan danışır 1. asırdaki topluluklara hem elbet her bir zamanın topluluklarına. Diyelim, böyle demek liselere kağıtlarda Apokalipsis'in 2. hem 3. bölümlerinde. Apokalipsis kağıdında Hristos için söylenmişlere merkezleneceğiz. Padişahlığa hem papazlığa doğru. İsus Hristos gösteriler bize artık Apokalipsis kağıdının başlantısında açan söyler. Hem İsus Hristos'dan kim inanç şahat, ilk doğan, kim ölülerden dirildi hem yerdeki padişahların öndericisi. O bizi sevdi, kendi kanınla bizi günahlarımızdan kurtardı, yaptı bizi padişah hem papaz Allah'a, kendi babasına. Ona olsun metinlik hem zabitlik diveçten divece. Bak, o gelir bulutlardan da her bir göz onu görecek. Artık onlar da kim onu sapladı. Hepsi yerdeki senseleler ağlayacak onun beterine. Benim alfa hem omega, baş hem son, der sahibi Allah. Kim var, kim vardı hem kim gelir çok kudretli. Apokalipsis kağıdı 1. baş, 5. 8. yerler. Böyle Apokalipsis kağıdının başlantısında eski bağlantıyla ilişki düzülür. Padişah hem papaz deyimi gösterir çıkış kağıdında 19. başa 6. yere. Siz benim için papaz padişahlığı, ayos halk olacaksınız. Bill açıklar. Bu deyim genelleder Allah'ın niyetlerini İsrail içinde. En ilk İsrailliler lazım padişah hem papaz halkı olsunlar. Angısı Yahve'nin kurtarmak şafkını yayımlayacak, tayfelere şahatlık edip anlamasına gelir. Eski bağlantının prorokları değil bir kere mana bularlar İsrail'e, hani bir kere bile tamamlamadı bu niyeti. Eski bağlantıdan papazlarda gibi şimdi bütün Allah'la halkında var serbest, aracısız çıkış Allah'a. Çünkü Hristos yüdeşti kendi kanından. Biz lazım gösterelim Allah'tan gelen şafkı dünyaya. Hristos yaptı İsrailoğullarının yapmadığını. O yaptı bizi yeni bağlantıya inancı, yaptı bizi kendi padişahlığı hem kendi papazları. Bu bize olabilir onun kanı hatırına. O gelir bulutlarla. İlk bölümde 7. peyit eski bağlantıyla ilgili 2 citata var. İlkinkisi onlardan alınmış Daniil kağıdından 13. yerden. Bak, o gelir bulutlarla. Allah'ın dünya için niyeti Hristos'un ikinci gelmesinde yetişir kulminasyaya. O zaman gerçeklenecek Allah'ın hepsi tamamlanmadık kalmış adamakları. Apokalipsis kağıdından İsus hep o insanoğlu. Hangisi Daniil kağıdında Allah'ın önünde durdu, hem hangisine bütün kuvvet verildi. Eski bağlantıdan 2. citata alınmış Zaharya kağıdından. Her bir göz onu görecek, artık onlar da kim onu sapladı. Zaharya'da bu yer pek meraklı, çünkü orada böyle söylenilir. Onlar bana kimi sapladılar bakacak. Kime onlar bakacaklar? Allah'a. Ama ne zaman Allah saplanıldı? Açan o, Hristos'da, Stavros'da gerildi. Apokalipsis kağıdı eski bağlantıdan kaynaklan o kadar dolu. Hani onların arasında ilişkiler için ayrı bir kağıt yazılabilir. Ama anlama adını Biblia'nın kırmızı ipini lazım anlama bunu.
Apokalipsis kağıdında karşı geliriz hep o Hristos'la. Hangisi saklı karşılar bizi her yerde eski bağlantıda kar öyle nice o kendisi adadı. Hristos'da var anahtar historianın niyetine. Geçeriz Apokalipsis kağıdının 5. bölümüne. Sonra çorbacılık skemnesinde oturanın sağ elinde gördüm bir kağıt kolası yazılı iki tarafından hem de mühürlen mühürlü. Gördüm bir kuvvetli angeli kim bağırdı büyük seslen. Kime yaraşır ki bu kolayı açsın da koparsın mühürlerini. Bulunmadı kimse ne gökte, ne yerde, ne de yer altında ki açabilsin bu kolayı da bakabilsin onun içine. Ben çok ağladım. Zira kimse bulunmadı kime yaraşar da açsın da okusun bu kolayı, ne de artık baksın onun içine. Aksakallardan birisi dedi bana, ağlama, de aslan, odur İuda'nın tamızlığından, David'in kökünden kim yensedi. O açabilir kolayı da koparabilir 7 mühürü. Çorbacılık skemnesinin 4 yaratığı hem aksakalların arasında bir kuzu gördüm. Hangisi ayakça durardı, sansın kesilmişti. Onun vardı 7 boynuzu hem 7 gözü. Angıları Allah'ın 7 duhu yollanılmış bütün yer üstüne. Kuzu geldi, dağıldı kolayı çorbacılık skemnesinde oturanın sağ elinden. Açan aldı kolayı, 4 yaratık hem 24 aksakal düştüler üzüm koyu kuzunun yönünde. Hepsinin elinde vardı birer arfa hem altın çölmek, dolu günlükle. Nedir Allah'ın Ayos halkının duaları? Bir yeni türkü çalardılar deyip, sana yaraşır alasın kolayı da açasın onun mühürlerini. Zira sen boğazlanmış oldun. Da Allah için kendi kanınla satın aldın insanları her senseleden, dilden, halktan hem milletten. Yaptın onları padişah hem popaz bizim Allah için. Da padişahlık edecekler yeryüzünde. Açan baktım, işittim çorbacılık skemnesinin yarattıklarının hem aksakalların dolayından çok angellerin seslerini. Onların sayısı 1000'den 1000 hem 10'dan 1000 10.000. Onlar büyük sesle deyardılar. Boğazlanmış kuzuya yaraşır kabiliyetsin kudret, zenginlik, ariflik, kuvvet, ikram, metinlik hem iyi sözlemek. Hepsini ne yaratıldı gökte, yerde, yer altında hem denizde, hepsini ne var orada işittim diyerek, çorbacılık skemnesinde oturana hem kuzuya iyi söz, ikram, metinlik, kuvvet olsun diveçten divece. Apokalipsis kağıdı 5. baş 1. 13. yerler. Burada metinlenir kesilmiş kuzu. Hani oturur dünyanın çorbacılık skemnesinde. Hristos zap eder hepsi yaratılmışı dünyada. Şimdi onun elinde zabitlik Allah'ın David'e adadığı padişahlığında. Hiçbir zaman sarsılmaz padişahlıktır. Onun padişahlık namı bozulmaz. Ama o satın aldı onu Stavroz'dan ölümden. Kimse yoktu nice beklesin böyle Mesiha'yı. Padişahı kim aşağıdır kendisini ziyete kadar hem Stavroz'da ölüme kadar. O aslan İuda'nın senselesinden, David'in kökünden, hem İuda'nın adanmış soyu, hem de adamaklara göre David'in tronu mirasçısı. Hristossuz hem onun yaşamasının, ölümünün hem dirilmesinin manasını anlamasız bütün dünya historiası, absürt spektakli, delilik hem zeyt hiçbir plansız bile. Sade Hristos'un aracılığıyla Biblia açılır bir bütün gibi. Sade Hristos'un aracılığıyla hep açılır historianın hem bizim yaşamamızın manası. Hristos bütün var olana anahtar. Biz onu ret edersek, biz ret ederiz her bir kolaylığı, ne zamansa bulalım yaşamamızın halis manasını. Mesiha'nın enseyişi başladı. Bu kağıdın çekitmesinde gördük nice Hristos var Biblia'nın ilk peyetinde. O var Biblia'nın bitki peyetinde de. Sahabe Yesus'un iyi vergisi olsun herkesle. Amin. Ne yakışıklı usul bitirmeye Biblia'yı söyleyerek Allah'ın hayrı için Hristos'da hangisi hakkına Biblia'nın kırmızı ipidir.
Apokalipsis'in sonundan 6 piyet önce buluruz eski bağlantıdan daha bir belli kaynak. Ben İsus yolladım benim angelimi ki size böyle şahitlik etsin kiliseler için. Ben David'in kökü hem senselesi, yalabık sabah yıldızı. Bil açıklar. Deyimler David'in kökü hem yalabık sabah yıldızı birleştirirler eski bağlantının iki prorokluğu. Onlarda lav gider vakitlerin sonunda Mesih padişahın düşmanları enseyişi için İsus'un kendine bu adları şimdiki zamanda kullandığı gösterir, hani o artık başladı tamamlama bu adamakları. Bunu hep temeller bu prorokluk edilmiş adın kullanması İsus'un dirilmesinde. Haber belli. Mesih'e enseyişi başladı da İsus onu tamamlayacak. İsus, Biblia'nın son tamamlanması. İsus gerçekler Allah'ın hepsi adamaklarını. Onun aracılığından tamamlanır hem eski hem de yeni bağlantının hepsi proroklukları. Bütün Biblia kableder onda kendi tamamlanmasını. İnsan Biblia'yı okumadı, nece lazım okuma. Hem onu yorumlamadı, nece lazım yorumlama o zamana kadar açan buldu onda Hristos'u. Bu doğru. Bakmayarak Biblia'nın hangi kağıdını ya da payını okuyarız. Başta hem sonunda. Biblia anladır dünyanın yaratılması hem bitkisi için hem de insan dünyasının istorisi için baştan sonuna kadar. Günaha girmekten Allah'ın kurtarmasına kadar hem fenalığı son enseyişine kadar.